Aleykümselam, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir daha bu mikrofonu kapatma. Mikrofonu açtım ya, kapalıymış yeni fark ettim. Maç başlayana kadar rank gireyim. Maç geç başlıyor, evet. Fark ettim. Ses var şu an, ses yok mu? 1, 2, 3, 4, 5. Hello. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Şöyle bir şey yapalım. Var işte bak. Özlediniz mi beni? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyi yayınlar. Raudon'a teşekkür ederim. Hoş geldin. Sen benim yayınları kaçırmıyorsun ha. TikTok yayınlarında da full varsın. Bildirim geldi mi la beyler? Yoksa yine her zamanki gibi mi? Anında mı geldi? Geldi ya. Aleykümselam, aleykümselam, aleykümselam. Serkan ne yapıyor? Serkan senin asker nerede ya? Özel askerin nerede? Yayınlara da uğramıyor artık. Hava bugün çok soğuk beyler. Hemen sağımda solumda şey var da. Biraz ellerimizi ısıtalım birazcık. My name is Change. Merebe, merebe, merebe dostum. Sana da merebe. Telefonum bozuk. Kuzeni alsın onu telefonu ya. Kuzenini çok seviyordu. Fedakar kuzeni. Salim aleyküm selam hocam. Hoş geldin. Hmm. Şey içiyorum ya. Paf içiyorum. Banyoda kırmış. Telefonunu banyoya götürürse kırılır tabii. Ne işi var telefonun banyoda? Bana ne bıraktılar? ADC bırakmışlar. XPS 3 diyor. İyi XP gideyim. Normalde gitmem de. Neyse. Azerbaycan bayrağı. Neyli? Bakayım neyli bu? Hmm, Muz bir de Smoti diyor. Şampiyon 12. Valla ben de 12'yi tutuyordum. Yani kazanır diye. Bakalım. Popol olacağını bilsem sana Gold Lane'i salmazdım da. Neyse canın sağ olsun bu seferlik moruk. Şu change varsa o takımda almaya hazır ol. Reis niye ya Ramazan? Kesine bereket hocam bu arada. O kadar mı diyorsun? Ben bu change'e güveniyorum. Onik tutuyorum da şampiyonu birine vermiştim.
XP lane'de kim var? Gadot var. Şiar'la gece yayınları ne zaman giriyor? Şiar'la... Sabah oynuyorduk la Şiar'la. 12 alsın. Mesela yani bir 200 tane üyelik atman yok mu? Niye üyelik atmıyorsun artık? Eskiden üyelik atıyordun bana. Herkes 12 galiba. Aleykümselam kanka, hoş geldin. Bir saniye şu kamera. Ersel iyidir, senden ne haber reis? Hayat mı? Şartlar diyorsun ha. Ramazan 10 tane üyelik atmış. Çok sağ ol, kesse bereket hocam. Bir kalet değişmişti değil mi lan? Unuttum. Aleykümselam. Bu kalet bozuk çar ya kanka. Popollo nasıl ölmeyi başardı ya acaba? Kaplumbağayı çok bedavaya aldı bence adam. Bu Gatot beni korkutuyor. Bu ilde baksanıza. Aleykümselam kanka, hoş geldiniz. Hı. 5 takımda tam karşı oynamak isteyen koridor hangisi oldu Furkan? Şu... Bir saniye. Şuradan kaçayım reis. Bir şey söyleyeyim mi? Bu adam çok güçlü şu an. Aleykümselam Ümit, hoş geldin. Change ne yapıyor? Çık çık, öldürteceksin beni. Ne yapıyorsunuz siz? Şaka mısınız? Yok yok kanka, geç kalmadım. İkinci skill dönmeden kesemem bu.
Keseceğim bu arada bu sefer. Bu ilde bak adamın. Çıldıracağım bu ilde bak adamın. İkinci skill'i basmak için kaçtım da. 4-0 olmaz ya kanka. 4-0 imkansız bence. Keşke şey yapsaydım. %7 girseydim. Bu çocuğu lane'de sürekli dövseydim. Kanka bu ne lan? Şu milyonları temizleyeyim. Angel'e bak bir de ulti atıyor ona. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. Senin ne güzel ip attı lan. Telefon Astrok 16. Grafik ayarları böyle kanka. Ölmez bu kanka. Adam bu ildine bak hayatta ölmez. Denemeye gerek bile yok. Seedar ara mı verdi? Yo. Oynuyor hala. Change'in bu ilde bak. Oğlum bu build'ler ne bizim adamların? Kaplumbağayı alıp geldi. Doğa rüzgarı bitirmiş Brody. Kesemem. Brody bu çimende. Değilmiş. Nerede Brody? Bitteymiş lan adam. İyiyim kanka sen nasılsın?
Aleykümselam. Bu chain cidden global bir mi? Bu orospu evladı nasıl girmiş globale? Ya küfür etmeyeceğim etmeyeceğim diyorum da. Yok, kazanamayız ya. Yayın mı açıyor bir de? Nick'i ne TikTok'ta? Neyse, bir şey demeyeceğim. Ay ay ay. Sadece lane itmek için item kasıyor ya. Hiçbir şey yap. Kendini satıyorsun Apex. Tamam. Oğlum multi flash yapmayı bilmiyorum ki kalette. Flash atmaya korkuyorum o yüzden. Of. Change yayını mı izliyor? Kanka sen çok kötü oyun oynuyorsun ya yayını izliyorsan. Şu build ne ya? Ya yemin ediyorum senden daha kötü bir oyuncu görmedim ya şu oyunda. Nasıl bu kadar globale falan girebiliyorsunuz siz kanka? Yani bu seviyede oynaman normal değil. Hak etmiyorsun.
ya. Siktir gitsin, gerçek Apex değil. Zaten kalede oynuyorum. Bilmiyorum ki hero'yu. Adam kendi hero'su oynadığı hero ile oynamayı bilmiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu kastı build'e bak, tipe bak ya. Herkes senden şikayetçi. Maç başlamadan chatte yazmaya başladılar zaten. Change geldiyse kaybedeceksin, çok kötü falan diye. Elinde tablet var bir de 50 tane kule görüyorsun, oyun oynayamıyorsun. O tablete yazık. Herkes şikayetçi senden kanka. Bu oyunu oynama bence. Şuraya bak, mal gibi bekliyoruz. Öleceğiz hepimiz ya, çıkacağım. Şu build'e bak ya, Change'in. Vallahi kaledi bilmiyorum arkadaşlar. Ya ben bilmediğim hero ile böyle oynuyorum. Adam kendi global hero'suyla oynayamıyor. Ben ne yapayım? Abi kestim seni. Mert sen misin bu Mert? Kimi keseceğim bunlardan? Angela'yı belki keserim. Karşıdakiler yayını izliyor. Mert, yayını izleme Mert. Niye yayını izliyorsun? Lavina üyelik için teşekkür ederim kanka. İzlemiyoruz diyor bir de, bak bak. Evet, Türkiye'ye geldim. Allah belanı vermesin senin, tamam mı? Change, Allah senin belanı vermesin. Tamam mı kanka? Ya bu oyunu oynama ya. Cidden oynama ya. Maç başlamadan bir maç girip şey yapalım dedik. Oyundan soğuttular. Ya bir insan kendi main'iyle oyun oynayamıyorsa bu oyunu boşa oynuyordur. Mert, dur. Mert, sen hangisiydin? Angela mıydın? O yazdığından sonra. Kanka valla kalet oynamayı bilmiyorum zaten. XP lane'inde oynamayı sevmiyorum. Mecburiyetten aldım da. Ee, Bana mı sövüyor? Onun anasını sikerim bu arada. Şımarmasın. Mert kanka, ben seni banlıyorum bu chatten.
anasını bacısını. Tövbe tövbe. İlla küfür mü ettirecek kendine? Bir de konuşuyor mu? Yani çok da önemli değil ya. İstediğini desin. Adam kendi main'iyle oyun oynamayı bilmiyor. Ben ne diyeyim adama? İnşallah karşıya gelir. Sigara içmiyorum ki. Puff içiyorum kanka. Puff daha mı zararlı? Bir şey olmaz. Zararlı olsun. Aleykümselam. Aleykümselam. Adam küfür etmiyorsa o zaman özür dilerim. Ben küfür ettiğim için de çok kötü bir oyuncu bence bu arada. Kendi main'iyle oyun oynamayı bilmiyor. Yani e-sporcu diye her maç mükemmel oynamak zorunda. Her maçı taşımak zorunda ama o nasıl mantık amına koyayım? İlk defa oynadığım hero'yu bile senden iyi oynadım. Ondan iyi change oynamazsam hiçbir şey bilmiyorum. Yani bizim Türklerde böyle bir mantık var. E-sporcuysa maçı taşımak zorunda. Kötü oynarsa anasına sövüyorlar. Demediği kalmıyor. Adam küfür etmiyorsa ben özür diliyorum ettiğim küfür için de. Dediğim gibi hani kötü oynuyor kanka. O build ne ya? Nasıl globale girmiş o adam? Aleykümselam. Maç başlamadı mı ya? Niye maç başlamıyor? Ya diyorum ya kanka hani her maç iyi oynayacağım diye bir şey yok ama şu an bir değişiklik yok. Ki zaten Khaled'le maçım bile yok. Ulti flash'ı bile yeni öğrendim. Mecburiyetten XP aldım. İyi oynamamı beklemez ama kendisi main'iyle iyi oynayamıyorsa bilemiyorum. Siye mi? Bana mı diyorsun onu? Oha. Oha. Bir dakika. Ne diyorsun sen kanka? Size de orman bilmeyen ama orman salmaya insanlar gelmiyor mu? Kanka sen ne anlatıyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun ya? Yayındakiler böyle esporcu mu olur diyor. Neyse çok takmayın arkadaşlar. Çoluk çocuk ya. TikTok kitlesi. Ben de TikTok'ta yayın açıyorum. Bana anlatmanıza gerek yok. Neyin olduğunu ben de biliyorum. Aynen. Çoluk çocuğa şey prim vermeyin ya.
Takılsınlar istedikleri gibi. Global bir change olur inşallah. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eder. Belki bir gün e-sporcu olur. Sonra belki change bu ülkenin değiştirir. Bazı şeylerin farkına varır. Mardin maçı sonunun Vanita'ya sunucanın olduğu yayını açması. Ya ben zaten yabancı yayını izliyorum ya. Yabancı yayını izleme sebebim daha çok gaza getiriyorlar bence. Fight'larda falan o yüzden. Kara listeden kaldırır mısın? M6'da change... Aleykümselam. Yok kanka change banlamaya gerek yok ya. Ekibe bir şey olmadı. Kara liste doldu benim ya. Şuraya baksanıza harbi dolmuş. TT Mandalina. Bu kim? Harbi burası dolmuş. Ha sen bana... Hasan'ı kaldırmayacağım. Kanka selam non-stop diye beni tanıyor musun? Yok kanka tanımıyorum ilk defa duydum. Kemal teşekkürler ederim reis. Kara liste önceden var mıydı? Yeni mi geldi? Sesim kısık değil ya. Ben buradan bakıyorum sesim gayet iyi Edge. Sende sorun olabilir mi? Emin misin kısık olduğuna? Ben buradan bakıyorum şu an gayet iyi gözüküyor. Yayınlar Apex bugün 4-2-12 diyorum. Ben de 4-2-4-3. Beni tanıyor musun kanka? Yok kanka sen beni tanıyor musun? Kara liste ne oluyor? Senin profiline bakamıyorlar, mesaj atamıyorlar. Mehmet yok. Hmm. Abonelik nasıl alıyoruz? Açıklamada üyelik linki var oradan alıyoruz. Profil inceler misin? Profil analiz diyorsun ha? Şöyle fotoğraflar niye koyuyorsunuz lan? Bilmiyorum çok değişik geliyor bana bak şu eee yani ilginç. Senin oranlar ne böyle? Yeni hesapmış lan. Ben dedim 98 oran ne? Abi beni de tanır mısın? Tanırım. Ama beni tanırsın. Valla ben arkadaşlar çok unutkanım. Hafızam iyi değil benim. O yüzden beni tanıyor musun demeyin. Bak kimleri tanıyorum. Chat'te şu an dur bekle. Bak NA'yı görüyordum önceden. NA nokta. Oğlum çoğunuz bu arada yeni galiba lan. Yani yeni değil de. Ya zaten şeyi falan tanıyorum. Onları söylemiyorum bile. Bu Sörlot'u falan görüyorum. Haksora'yı hep görüyorum. Flevle zaten benim mod. Burhan'ı hep görüyorum. Ya Burhan ara ara geliyor. Benedetta. Hafif tanıdık geldiğin gibi ama emin değilim. Yunus Emre evet seni tanıyorum. Seni görüyorum. Lancelot King seni de görüyorum kanka. Beni tanımaz. Seni tanıyorum. Yani söylenme gerek yok. Fahrettin sen tanıdık geldin hafiften. Yusuf sen de. Beni söylemedin. Yunus Emre Öztürk seni de görüyorum. Beni de tanımıyor. Vallahi Ramazan ne yalan söyleyeyim seni de çok görmüyorum. Belki de unutmuşumdur. Profil fotoğraflarınız falan hiç değişmeseniz unutmam bu arada. Fotoğraftan daha iyi tanırım. İsimden değil de Nedim'i görüyorum zaten. Yo Nedim seni hep görüyorum ya. Ne demek tanımaz? Zlatan var mı var? Onun ben hemen...
Goku benim hesabı inceler misin please yayınlar. Nerede senin hesabını inceleyeyim. Sen misin Servet Sayar? Eyvallah kankam. Ha bakayım ne atabilirim sana. Bir şey varsa atayım da yok ki ya. Varmış şanslı adamsın. Gözünüzü bir kapatır mısın? Şu şifreyi yazayım. Ramazan senin fotoğrafı Galatasaray şey var. TR saati ya bilmiyorum hep değişiyor. Zuyun sana hediye atmam boşuna istemem. Apex'imi al sana cam saklı çoban armağanı. Ha ben de sana bir şeyler atayım. Bize de bir hediye. İlla bana elmasla hediye attıracaksınız değil mi? Bak bunu Sun Skylar Endonezyalı yayıncılar 100 liraya yapıyor. Ben bedavaya yapıyorum. Değerimi bilin. Sana yeni bir kamera lazım. Kanka benim kamera çok kötü ya. Kapatayım mı? Beyler ben kamerayla bir daha kamera açmıyorum. Profil inceler misin? Bakayım bekle. Abi işin çok saçı. Eyvallah kanka sağ olasın. Başlıyor mu? Dur açacağım. Saber. Niş Goku. Bekle bakacağım kanka sana da. Burak çok iyisin. Nana'yı bedavaya mı aldın Burak yoksa elmas bastın mı? Aleykümselam hoş geldiniz. Üyelik için teşekkür ediyorum. Dur bir şey atmayın dur. Al sana da atayım. Şu çocuğun şeyine bakayım ya. 2 kere donate atmış. Goku bu sen misin? Bruno. Yok bu sen değilsindir bence. Goku senin nereden bulacağım ki? Çok fazla Goku var. Bana oyundan istek at buradan bakayım. Şuradan istek at ben buradan bakayım. Servet ne yapıyorsun Servet? Gerek yok bir şey atma ya Servet hocam. Apex Banana ve Aldous çevirmelerden çıktı. Ben ikisini almak istiyorum ya. Bedavaya çıksa iyi olur. Yine ertelenmiş galiba bakayım. Legend. Yeah. Şey var, tören var. Törenden sonra şey yapacaklar galiba. Bedavaya almış kostümü güzel. Ha, Goku istek atmış dur bakayım. Ruhum ağrıyor. XP main galiba çocuk. Güzel profilin var. Kufra'yı oradan çıkar full XP ya. Kimi'yi de çıkar. Tigrer Lancelot full XP yaparsan daha güzel durur bence. Servet sana melek gemisi hediye etti. Servet ne yapıyorsun reis? Bu pahalı bir şey değil mi? Seviliyorsun Furkan'ım. Hocam teşekkür ederim. Kesine bereket. Gerek yok ama ya atma böyle şeyler. Kamera güzelmiş. J.R. Wilson ben. Ha tam tanıdım seni tanıdım. Ben de diyorum ki bu fotoğraf bir yerden bana tanıdık geliyor. Kimdi acaba? As reis atma ne yapıyorsun reis? Dur atma ya. Allah Allah. Cennet adası falan atıyor bana. Orana bakar mısın abi? Abi bana bakmıyorsun dur bakayım. Vay. Güzelmiş hesabım. Ama galiba çok fazla klasik maçın var senin bakayım. Sıralı evet. İyisin. Güzel hesap. Hocam çok teşekkür ediyorum Servet. Çok sağ olasın. Ben sana bir şey attım mı? Atayım sana daha.
Aleykümselam. İlyas! Dostum ne yapıyorsunuz oğlum? Benim niye bu kadar popülerlik atıyorsunuz? Atmayın bir şey ya. Beleşe Aldous çıktı lan yazmış bana yere. Serveti ekli bence hak etti. Ekleyeyim. Ya normalde şeyden kimseyi eklemiyorum da. Çünkü birini eklediğim zaman öbür adam diyor ki beni de ekler misin falan. Yanlış algı oluşabiliyor. Apex bugün benim doğum günüm. Eyvallah reisim, teşekkür ediyorum çok sağ ol. Mehmet kesne bereket 22 liralık donate'in için. Sağ olasın. O doğum günü şeyini bir kere attık ya. O daha çalışmaz. Beni de ekleyebilirsin yani, sıkıntı yok. Abi ben attım ama görmedin. Atayım kanka. Baksana bakayım. Egoistler 2000'den SVB. Kanka sen galiba oyundaki bütün hero'ları oynuyorsun. Yok lan, Vendetta main'miş çocuk. Oğlum sadece Vendetta mı oynuyorsun? Git başka şeyler de oyna. Ben o tiplere karşıyım. Yapma. Beyler yetişemiyorum mesajlarınıza. Ay. Abi bugün benim doğum günüm aynen. Şey göndereyim sana bak. Sorlot. ROG Phone 6 var istiyorsan veya 13 Pro, hangisini istiyorsun? İkisinden birini göndereyim sana. Doğum günü kutlu olsun canım kardeşim. Hangisi lazım? Maç başlıyor mu? Açalım. Açalım hemen. Maç başlıyorsa açalım. Arkadaşlar oyundaki mesajlara daha fazla bakamayacağım. Yetişemiyorum zaten. Çok teşekkür ediyorum hediyeleriniz için. Şöyle maç yayınını verelim. Maça fokuslanalım. Anketi kapat. Hafif ses verelim. Ben bugün 12 kazanacağını düşünüyorum ya. Abi iPhone mu ROG Phone mu? Ben ROG Phone'la oyun oynamayı daha çok seviyorum. ROG Phone 6 evet. Şöyle oyundaki mesajları bitireyim. Valla kanka daha sonra bana hatırlatın, bakarım profillerinize, like falan atarım ya. Şu an maç başladı ya, daha fazla şey yapamıyorum, oyuna bakamıyorum. Çıkardım zaten telefonu bilgisayardan. Servet hocam çok teşekkür ederim tekrardan hediyelerin için. Zaten yayını izliyor sanırım Servet. Oğlum 33 dakika ara ne? I hope it's going to be a close series where objectives get traded a lot. Speaking of Gideon, I think it's time. We should ask him. Yep. I mean, we've been so very curious about it, right? If, just if, there was an opportunity for you joining one of these teams, better yet, facing off one of these teams, which would you prefer? Joining Ap Bren, facing Onyx, because I lost to them and I want to get my revenge. Imagine having one of these gentlemen on your side, right? You have a jungler as amazing as Kyrie, a jungler as amazing as Kyle TZ. We're presenting here how often they're able to get kills from all of the other lanes. You see here, Kyle TZ able to activate the Niye bu kadar fazla ara verdiler ya? bear down on Keyboy, that's theoretically. Bana da Cennet'e yok. 4-2-12 kazanın, abone olmayan var hala, Apex bir çağrı yap. Kanala abone olalım. Arkadaşlar beni 100.000 abone yapmamız lazım 2023 bitmeden. Yani bir şey yapmanız gerekiyor.
And I think that's the timing where the jungler and the XP cooperate a lot in Senin de that, prof. in that 5 to 7 minutes. In that window, I guess Onyx really utilizes Discord that window CC with ML Kyrie Turkey. and Boots, so that's probably where that statistic comes from. Safe to say, even Kyle Teasy would actually prefer that, 27 to 28. Secondary would be Rome. So I think it just makes sense. That's where Suikastçı how main the, that's where kardeşimiz. how the turtle fights break out. Yeah, I mean, we've seen so many types of like neutrals the way that Şu sesini EXP kapatayım da. Kid Bomba kardeşim konuşma yapıyor ya. Servet herhalde akşamaklar bir şeyler olacak. Bu analiz gelir mi? Bir analiz hemen gelir. Lancelot main. Bu da sadece Lancelot oynuyor. Başka hero'lar da oyna kanka. Yapma. Bak çok güzel tank ormancı hero'lar var oyunda. Leomord var. Fred'in Baxia, Hakai, Joy, Nolan. Sadece Lancelot oynama olur mu? Lütfen. Seni seviyorum. Sen bana iPhone gönder, ben sana Sörlot olmaz. Tamam. Turnuvada Gus oynanır mı abi? Valla biz Sidar Gusyon oynayacaktı bir maç ama oynamadı sonra daha sonra. Bir el gireyim mi oyuna? İyi gireyim. Bir el maç. Oğlum YouTube chatinden yazın lan, oyundan yazmayın. Valla kapatırım mesajları. Bro albüm like atayım. En- Tam Angela main diyecektim. Franco main çıktı lan. Tam Angela diyordum. Franco Zesk. Gord. Franco Zesk Gord ilişkisi nereden geliyor? Niye Franco Gord Zesk? Bir dakika. Maç başladı kanka. Maça fokus. Hoş geldiniz yeni gelen kardeşlerim, dostlarım. I swear to protect it till my last breath. Horology is my craft. Diggy is my name. 5v5 kulüp mü? Onu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bu maç bittikten sonra chatte Gaichi Çakırbeyli var. Ondan ID alın. 9 kişi odaya çeksin. Bir de beni odaya çeksin, başlayalım. Çünkü ben ekleyemem. Ya şunu banlayayım. Gaichi'yi ekleyin, sizi odaya çeksin. Bir de beni çeksin, başlarız sonra. Kulüp vs atarız. Maç başlayana kadar. İlyas ekli zaten. Fun is all that matters. İlyas ayarlasın onu. İlyas ona bir ayar çek. Maça sen yavaştan ekle. Bence oluşturma kampında Frank oynayak hepimiz. Oluşturma kampı mı? Ben onu yapmayı bilmiyorum ama. İlyas gitti mi oğlum? Ne yaptı İlyas? Yok lan, chat'e ID falan atmayın. Durun oğlum, chat'e ID atmayın. Chat'e bir şey atmayın. Bak İlyas ID'sini attı. İlyas sen ekle kanka. Gördüğün herkese ekle. Benim maç bittiğinde odaya çekersin bizi. Cengiz ne yazdın? Abi Gus, Valir, Brody, Hanabi içinden hangisine kolektör daha iyi sence? Kanka Hanabi oynanmıyor. Valir'in kolektör kostümü güzel değil. Brody veya Gus, ben olsam Gus'u alırdım. Yani ne main'sin kanka sen? Bilmiyorum ki, tank oynuyorsan. Şahsen ben olsam mesela Valir'i alırdım. Niye? Çünkü tank oynuyorum. Belki Valir'i bir gün kullanırım. Yani sen ne main'sen ona göre bir kostüm al kendine. Bana yine XP mi kaldı? Ya
XP oynamaktan nefret ediyorum ya. Yemin ediyorum nickimi XP salma AFK kalırım yapacağım maç sonu ya. Maç sonu nickimi değiştireceğim. XP salma AFK'yım. Kanka XP oynamayı sevmiyorum. Bak nefret ediyorum. Allah Allah. Ne oynayacağım? Ne alacağım? Allah'ım sabır ver ya. Barış buna ne giriyordu bilmiyorum ki. To live is to trick the Reaper. Kanka sevmiyorum XP oynamayı. Sevmiyorum yani. Oynayamıyorum da. Dolaşım var abi. Bayan arkadaşıma dolaşım aldırdım. Aleykümselam çatlı reis hoş geldin. AD Rabi ya zaten AP oyna tank Rabi oynamam. Zaten neydi ismi? AD'ye kasacağım zaten. M6 Malize'de olacakmış. Kanka sanmıyorum ya. Emin misin? Hoş geldin vatan toprağına. Hoş buldum kanka. Ha ben izlemiyordum. M5'te herhalde açıklandı. The bird of prey. M6 Mardin'de. Olur aslında niye olmaz? Şunu kız. Mal gibi oynadık ya. Tüm hasarı yedik. It's on. A moment of leisure. Denizde ne yapıyor reis? Reflect and act. Roger keser onu ben bir onları kaçırmayayım. Tamam, gir kaplumbağaya kanka. Oyuma gir. Az önce flash'a basacaktım basamadım. Oyun oynarken kafayı indireyim kanka.
Dur lan atletim gözüküyor. Şöyle yapalım. Şöyle biraz uzaklaşayım kameradan aslında daha iyi olur. Şu an daha iyi değil mi? Aa çekmiştim piçi. Acer kes onu kardeşim kes. Furkan Seher Yıldız. Ne? Furkan Seher Yıldız mı? O ne demek lan anlamadım. Bilmediğim bir şey mi var? Hemen açıklayın bana. Seher Yıldız mı ne demek lan? Atlet marka. Ha atlet markası. Bilmiyorum ki valla. Yok bilmiyorum markasını. Atlet giymem de normalde. Hava çok soğuk ondan giyiyorum. The fiery soul protects me. Güzel güzel. Gayet güzel. It's time we patch things up. Mid gitti. Mid gidiyor. Gitmemiş. Şöyle bir yapalım. Servet hocam oyundan da devam ediyor hediyeleri. Reflect before act. Ader abi çok güçlü arkadaşlar şu an. Dojlamak için öne doğru kaydım. Adam oto atmış skill'i. Yapacak bir şey yok. Ay, ay. Vallahi dojlamak için yaptım onu ya. Much? To battle. Maç başlamadı daha ya. Lan kaplumbağa burada. Senin tapı itmen lazım. Yoksa swap atardık. Kusura bakma dostum. Ney? Şey nerede? MSC? MSC nerede olacak acaba? Ultimi atmasaydı. Ultini bekletsen tutarımdım da. Hemen attı ultisini. Gor'un ultisi yok. This land needs peace, and it's my duty.
Kes onu. Güzel. Oyna oraya oyna. Base attırma oyna. O adamlar base atarsak kavga çıkar beyler. Matilda ulti atıp kaçacak. Sesi biraz açı... Kendi sesim mi? Mikrofonu yaklaştırdım. Şu an daha iyidir ses. The fiery soul protects me. Flash'ım var, tutarım midde. Dur bakalım. My feathers are blessed. Get burned. Of ya. Beni tutuyor ikidir çocuk yanlışlıkla ya. Ulti flash yapacağım. Gunniver zıplatıyor. Kenzo teşekkür ederim. Celestial spirits brought me back. Karşı exchange iyi oynuyor. Right. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz kanka? Ömer hoş geldin. Aleykümselam hocam. Ay Moskov güzel ulti attı. Matilda buraya gelecek. This land is peace, and it's my duty to defend it. The seven asters is above. Power on me. Get burned. Too slow. Valla teklerim o Clint'i. Hepsini ya. Teklerim şu an. Teriza'yı bile keserim. AP kasmış.
Happy birthday Mlbb. Saat kaç oldu? 43 geçiyor. Ne yapsak, bir maç daha girsek mi ya? Başlar mı başlamaz mı bilmiyorum ki. Ki yok, senle girmeyeceğim. Kötü oynuyorsun. 16 dakika ara vermişler, gel gel. Look, I made predictions in the past. Usually I'm pretty accurate about them. Sometimes and most of the time not. Yo ben şeye girecektim. Malaysia, right? Nobody in İlyas Malaysia çekecek about beni, this. özel mod It's a vardı. surprise even for us here in Malaysia as well. So I can only hope that the hive takes it Şigiyle away. girmeyeceğim ya, boşver. For the sake of Malaysia's chances a year from now. Kid Bomba, you want to go to Malaysia? I'd be happy to be İlyas, honest. çek askerlerimizi buraya. I heard. The World Championship's happening there, and maybe, you know, I'm hoping, I'm expecting for you to play your best in 2024 so we can see each other again. How about it? I'm pretty sure that will happen actually. I don't think anybody's stopping me in my Başla. Hiç bekleme, başla. Y'all heard it. Bombanatics all around the world. Book your flights to Malaysia. Now let's reel it back. MVP olanlara bir hediye falan. Tamam, bu maç MVP alana yıldız üyelik açacağım. Storylines that trump all prior. Ap Bren and Onyx on their Bu own maç MVP olana yıldız üyelik. cementing their stories in history, etching it into the Beyler, MVP olma ihtimaliniz yok. Make this tonight, for all of you watching online and joining us in the Coliseum, a canon event for all of us. Talking about Onyx, it's the golden road. No other team in the history of MLBB sports has ever done what they have done. Everything Onyx touched in 2023. MVP olma ihtimaliniz yok. Everything. And that's not all. AP Bren, after their success in M2, have been looking to make it to that world tournament once again to be one of the few teams, or at least a two-time. Sörlot'u niye çektin İlyas? Sörlot'u çekmeseydin. What would you prefer? To have an entire year Oğlum, İlyas hep tanıdıkları çekmiş. or to be Ya maybe tanıdık dediğim hep chatte memorable gördüklerin, başka birini moments in the World çekseydin. Championship? Some say people only remember the last tournament. So you're asking me if I want to be the most successful team in history? Or the Sarı most ikisi successful aşığım. in history? Yes, basically. I mean, in Dur, all şu yayın honesty, sesini kapatayım. for me, İlyas, bir dahaki maç bu isimleri aklında tut. Eğer bir maç daha atarsak aynı kişileri çekmedi. MVP'ye yıldız üyelik. O kim, öldü la biri? Vay dostlayacağım. İlyas oynayacak Sicilyon'u. W'yu kaçırdı herhalde. Stekleri boşa gitti. Kes İlyas, acıma. Acımayın kimseye. Kamyonları kesmeyin. Aleykümselam. Çuğlav, hatırladım seni. Sabah şey oynuyordum. Frank oynuyordum. Oğlum, yolları kesmeyin. İlyas rastgele tuşlara basmıyorsa hiçbir şey bilmiyorum.
Cyclops şurada bak. Şöyle bir alev atış atarsam. Ah be. İlyas bas tüm tuşlara bas. Selamlar 10 ban olacakmış finalde. Nasıl yani? 10 ban olacakmış derken zaten 10 ban değil mi turnuvalar? Anlamadım. İlyas çok komik adamsın dostum. Maçları izliyoruz da daha başlamadı hocam ya. Maç başlasın açacağım hemen. Birazcık uzun bir ara verdiler. Arkadaki hepsini tuttum valla. Onu kim kesti? Ben kestim. Dostum arkada 5 kişi tuttum ya. Sıkıntı değil. Chill takılın, her şey kontrolüm altında. Bana esaret aldırmayacaktınız aga. Kanka Şii kardeşim maşallah var vallahi, formunu kaybetmesin. Şiki formunu kaybetme. Sana bir tane form vermiştik ya, doldurdun mu onu? Ne oldu? O formu doldur, kaybetme. Apex bir dahaki maç beni çeksene. Kanka İlyas'ı ekliyorsunuz. Gaichi var ya, ID'sini attı yukarıda. Onu izleyin hareketi. Bren'i kim elemişti? Bren elenmedi ki. Ne zaman? Abonelikten çıkıyorum, flash attı benim için. İlyas'ın ID bak. Yukarıda yazmış da yukarıda benim hasar iyi ya şu an. Vallahi sizi oradan çıkarmayacağım. Ya infaz mı attı? Ne öldüm?
Bir şey öldüm de ne öldüm bilmiyorum. Branciler kim? Ben 12'yim. Ben 12 kazanır diyorum. Evet, final bir daha 12 Bren oldu. Mehmetcan ne yapıyorsun ya? Mehmetcan, senin üyelik bitmiş. Hayırdır dostum? Ayıp değil mi ya? Tövbe tövbe. Kanka başının çok önü. Valla kanka haklısın, Ramazan da artık alışkanlık haline gelmiş ya. Yani hiçbir şekilde şöyle dik oynayamıyorum oyunu. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ya yine mesela yürürken falan ona dikkat ediyorum. Aklıma geliyorken dik yürüyorum. Ama bir yerden sonra hani rahat oynayamıyorsun. İlyas sal beni. Sapık. 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 Oğlum hasar yemiyor bebe lan. İlyas'ı kim kesecek? Şaka yapıyorum ya Mehmetcan. Sapık. Öldüm ya la. Oğlum dün 12 Bren 14-0 önde olduğu maçı kaybetti. 14-0. Aleykümselam Vista diye hoş geldin. Bizim şeyin bu build'e bakın. Vexana. Bu ne lan? Bu ne? Adalet aldım ya. Bir de şunu alacağım. Biraz toksiklik yapalım. İlyas, yeni arkadaşları çek, MVP atana yıldız öğelik. Kim MVP aldıysa ona istek atacağım, yıldız öğelik atacağım. Zuyun almış. Apex seni koymuş ya videoya bağırışını. Nerede bakayım, görmedim. Ha, gördüm şimdi. Zuyun'u atmayayım ya beyler, ne diyorsunuz? Telefonu getirdim. Bak şu an oynuyorum Mehmetcan. Valla ne zamanlar açık olduğunu bilmiyorum da kapansa bile ben bu telefonu 20 bin lira verip açtırmam. Şey için kullanacağım. İlyas bekle. Ne? Evet, 3000 lira. Şey yapacağım. Neydi ismi? Ee, Wi-Fi bağlanıp oyun oynayacağım yani. Evde zaten telefonu dışarı bile çıkarmam. Sadece oyun için. Başka hiçbir şey için kullanmam. Pik ekrandalar mı? Emin misin kanka? Ben buradan izliyorum çünkü. İlyas davet atsana.
MVP alana yıldız öyle atacağım yine. Çık sen çık, başka biri gelsin, sen gelme. Her son bir kişi daha çekelim. İlyas bir kişi daha çek. Bu Internova ben artık FF'çi değilim diyordu. Valla kanka çok da önemli değil ya Mehmetcan. Sence önemli mi FF'çi olup olmaması? Internova. Artık Fireflux'çı değilim demiş. Bir şey yapmayacağım. İlyas başla hadi. I see lives fading away. Hemen geliyorum ben. Bir saniye verin bana. Benim internet iyi ya. Bedel iPhone 13 vermişlerdi. Kanka bedel iPhone 13 vermemişlerdi. Bedeli turnuvada oynamaları için 12 Pro vermişlerdi alışsınlar diye. Daha sonra turnuva bitince hepsini geri verdiler. Yani sadece oynamak için. Oyun olarak asıl çok daha iyi Mehmetcan. I was born from shadows. İlyas bırak peşimi sapık. Make your choice. Ya oğlum bu nasıl 4 level oldu? Öldük. İlyas! Nasıl ya? Okan aleykümselam hocam, hoş geldin. Sağ olasın. Aa! Bilerek bana oynuyor bu İlyas. Furkan telefon senin mi oldu? Evet benim oldu reis. Her gün. A real villain is remembered longer than a false hero.
Nasıl hiçbiri yemedi ya onu? Aa, ormana çarptı. Milyonları alamıyoruz ki biz. Bunların en güçlü silahı Sophia Soup'muş. Onu düşürürsek maç win arkadaşlar. Ay, Lapu çok iyi oynadı. Lapu çok iyi oynadı. Çocuk Luke gibi oynadı vallahi, helal olsun Lapu kardeşim. Bay bay. Bu ildi kestiniz mi? Bu ildi kestiniz mi yalnız? Ba- Oğlum İlyas'a yıldız elik atmayayım ya. MVP alın şundan, başka birini atayım. Ha, İlyas'ın parası var. Öldüm. Güzel bir final bekliyoruz bugün ya. İnşallah böyle şey geçmez. Sıkıcı bir şekilde geçmez. Beyler, esaret almazsak bu adamları kesemeyiz. Birinin bir fedakarlık yapması gerekiyor. Oy! I don't play Magi Chess. I'm so bad Magi Chess player, bro.
VS şu an olmaz ya kanka. Bu maçtan sonra zaten M5 maçları başlıyor. Onu izliyorum. Lütfen bir onları ben de alayım. Hı. I was born from shadow. Hadi beyler. Yeneriz bunları. Çok kötüler. A real villain is remembered. Lord alalım. Hayır. Dakika 12 Lord'u alalım. Sesimiz ölmesin bize lazım. I was vulnerable once. Aa! Bu maçı kaybetmeyi hak etmedik beyler. Elinize sağlık. Bitiriyorlar ya. Ya Javier'i kesseydim bitmezdi ya. Kesemedim. Oğlum çok tankmış. Benim itemim olmadığı için mi ölmedi bilmiyorum da. Neyse dur. Amongst the Sky Kings, the Golden Boy Ben hak Kyrie ettim. is arguably the best İlyas jungler hariç out birine. there. İlyas'a The 750'lik stellar yok. lineup also has Boots, the tank, CW, Apex the herkes silent uyandı carry, mı? and Pardon, Key pardon, Boy, the pardon. playmaker, and Sans, the maniac. Gua dulu belum ada kepercayaan diri dan mental yang kuat, dan sekarang gua nggak peduli siapa lawan gua karena gua yang terkuat. Looking at Ap Bren, we have few flat teasing, the M2 champions. Since then, they haven't seen much in terms of results. It wasn't until recently that a promising lineup emerged, with rising stars like Supermarket, Bana atayım özellik Kyle doğum günü TZ, sallama. and Oakwood. The pressure now falls Hayatımda on oynadığım you ilk DSM to maçı. lead the team. Sonda ilk saver'ı kesseydim bitmezdi. Kesemedim. Pinakamalakas sa buong mundo eh. Pero nung Oğlum bago bu lahat Usta ng niye yun, işlem nung yok? nalaglag Sattı mı kami ne sa yaptı? playoffs nung MPL Season 8 tsaka Season 9, lalo na't di kami nakapag-qualify ng M3 tsaka M4. Ngayon nandito na kami sa M5. Gagamitin ko yung tiwala ng mga teammates ko sa akin para i-lead sila sa tagumpay. You're not fighting this alone. Let's win this together. Ben geliyorum 15 saniye. If Ap Bren takes the series, it's a double win. The first team to secure a second M Series title and the first to win on home ground. Kami ang unang Filipino team na nanalo ng M-Series at kami rin ang unang Filipino team na mananalo ng M-Series ng 2 beses. For Onyx, this moment is equally defining. Indonesia will finally take back their throne and claim the title as the best in the sport. Lu bisa coba untuk menang, tapi kita pastikan Indonesia yang akan membawa pulang piala M5 ini. A grand opening!
opening that's fitting for a grand finale. Honestly, it brings chills to my spine and tears to my eyes, man. That was emotional. Welcome. This is the Mlbb M5 World Championship with me, LaFell, as well as Mirko and Wolf. How are you guys feeling? Great, better than great. It's the grand finals. There can only İlyas be hile one word to kullandınız. describe it. Sayılmaz. I love Aleykümselam, LaFell, hoş and I cannot geldiniz. wait to get into the games. Yabancı That's what I'm feeling right yayını now after izliyorum ben. seeing all of those videos that we've come together. I mean, imagine Doldurup spending the year for this specific moment. It's a Telefonları very şarjda emotional for oynadık me, çünkü man. şarjda Gentlemen, I takmazsan need your help şey olmuyor. because you Oyun guys need sesi to falan tell the yanmıyor. world. Because all of this, the M5 World Championship is powered by who? Moontide. And it's presented by Kadia. And it's supported by ROG, the official gaming phone. And here's the thing, when you want food, when you want to travel, I like to grab. What is the grab? That's the official super app partner. And we're on the amazing gaming chairs. What is it, Wolf? It's Secret Lab, our official chair partner. Thank you to all of our sponsors. M5 wouldn't be possible without your support because look Akşam at the kamerayı crowd, şimdi. look at the support. And a special shout out as well to our global presenting partner, Kadia. Kadia is a giga project, a city that's being built in Saudi Arabia. It is the future capital of entertainment, Bu arada sports, sen and TR'yinden culture. kendisini With all izlemiyorum that de hype git though, lan. sit back, relax, because we're gonna get into the best of 7 with Secret Lab. İngilizcemi powering us geliştiriyorum, o behind yüzden us here. Don't şey just izliyorum, stop at İngilizce. the best Yoksa hero Türkiye builds yayını and izlerim. combos. Get ahead İngilizcemi of the geliştirmem competition and gerekiyor. reach Mythic or Mythic Glory or Mythic Immortal with İşi Secret Lab, giyenim the nerede? Titan Evo gaming chair, outfitted with the pro grade ergonomic features. Yoksa biliyorsunuz beni. Sen az önce tokaş... Match winning comfort and keep yourself Sans az önce tokalaşmadı. Sence neden Apex? Now, I'm hearing the crowd. Kanka bilmiyorum ama Sans çok değişik bir çağrı ya. Çok değişik bir çocuk. Anlamadım ben de. Genel olarak yani değişik biri ya kısaca. Let me hear. Are you with Onyx? Yayın donuyor mu oğlum? Let me hear. Are you with Ap Bren! Filipin'in hepsi oğlum. Ap Bren tutacak tabi. The crowd Kid bomba. spoken. And while they're speaking, the M5 is still ongoing. Unlock Yuzong's M5 exclusive Dragon Shade skin and Prime Cosmic Dragon skin when you buy the M5 pass. Accomplish all activity tasks to reach level 75 for free. A ton of M5 exclusive rewards are also waiting for you. Get yours or give it to a friend right now. And I gotta say, Wolf, Okay. I love being in Manila right now. The energy No, is beyond electrifying. it's crazy because I think that even the teams that aren't Filipinos, even the players that aren't Filipinos, are being cheered upon, and that is what I love about esports. We just want to cheer for the best, and right now we're the world. Hadi ya bir güzel maç izleyelim. Lütfen bize güzel maçlar izletin. Lütfen. Best of 7 grand finals to define who is going to be the world champs now. All I can full. say is I love my job, Mirko. I love it more. Man. I love it better. It's a full best of 7 and we get to It brings Rising stars like super 5 world championship. The match with Great. Ladies Ben burayı izleyememiştim. Şimdi izliyorum. Ap Bren dünya şampiyonu olursa ikinci dünya şampiyonluğu. 12'nin ilk dünya şampiyonu. 12 MSG'de şampiyon oldu ama o MSG ile M serisi çok farklı. Both silent. Now, the steadfast Onun finale çıkış şeyine bak. leaders, the players who are ever willing to adapt based on their team's needs. Give it up for Boots and Black TZ. That the roamers, the playmakers who make miracles happen. This is not Miracle Boy. This is not Spicy. Güzel Boy. yapmışlar ama sahneye falan çıkış şeylerini. Bence çok güzel olmuş. And Ogwan!
is your midlaners. One's a maniacal genius, and the other is a perpetual idol of idols. Make some noise for Sons and View! Presenting the Junglers to Mechanical Genius. Şaka maka bir yana da iki jungle da aşırı iyi oyuncu. Kyle Teasy de çok iyi. Kyrie de zaten söylenme gerek yok. And the TZR, Kyle Teasy! Finally, the masterminds of both teams give it up for Coach Jeb with Adi and Coach Ducky with Red. Suns bak emin değilim. Sadece tahminim ve gördüğüm anladığım kadarıyla söylüyorum. Suns sanırım Filipinli takımları çok sevmiyor. Is it a bird? Is it a plane? No! It's the Sky Kings, the champions of Indonesia. Onyx versus the Bees from the Hive, the champions of the Philippines. Ap Bren. Sodayı döktüm lan. Let the M5 Oğuz abi hoş geldin. Aleykümselam. Grand Final. Güzel yapmışlar bu arada. Sahne şeyini falan. Super Marco mu CV mi? Yani şöyle söyleyeyim kanka. Her takımın bir ADC'si vardır. Yani mesela belki Marco Onyx'te oynayamaz. CV'de Brand'de ama hangisi daha çok ön plana çıkıyor derseniz kesinlikle Marco zaten. Ama CV'de çok iyi bir oyuncu. Onyx için harika bir oyuncu. Tam Onyx'in takım oyununa göre. Çünkü Onyx'te genelde işleri Kyrie yapıyor. Hani öyle CV'nin çok ön plana çıkmasına gerek kalmıyor. Ama Brand'de öyle değil mesela. Brand'de biraz daha farklı. Ama dünkü maç tamamen Marco'ya yazar. Bu pozisyonu zaten dün yayını izleyenler az çok bilir. Ban ekranını açarız. Sıkıntı değil ya. Açın. Açtım bile. Yayına bir like atarsanız bana destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Çok sevinirim. 12.000 abone olmama da son 200 abone kalmış. Kanala abone olmak isterseniz beni mutlu edersiniz. Cheering for the Matilda pick. Yep. It's a comfort pick, right? Not just the Matilda, but also the Brody. Hemen şöyle bir bilgi vereyim. M5'te Ovgüev'in en iyi oynadığı hero Matilda arkadaşlar. Genel olarak M5'te en çok ön plana çıkan hero'su Matilda oldu Ovgüev'in. Matilda aldı galiba yanlış görmediysem. Yabancı yayını izleyeceğim. İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum kanka. They're doing exactly what they did to Blacklist yesterday. Tigreal, obviously one of the heroes that is gonna be rising from. Ben de şahsen ben de Endonezya'nın şampiyon olmasını istiyorum ya. Her sene Filipin. Bir yerden sonra adamlar diyecek ki hani biz boşuna turnuva yapıyoruz. Zaten Filipin hepsini kazanıyor. I gotta talk about the timings here because looking at Ap Bren when they do have the Brody, the second turtle, the Brody will rotate to that. Brody aldı diyorlar işte. Takım fightlarında şeyler yapacaklar. Bir kere daha Ap Bren aynı salaklığı yapacak mı? İlk kaplumbağada Matilda Brody'ye hızlı farm attırabilir ikinci skill sayesinde. Alter Ego duruyor kan kendi ülkesinde sürekli kaybediyor. Şimdi Onyx'in şu an en güzel yanı ne biliyor musunuz? Sol tarafta saf girebilecek hero yok. Brody saf giremez. Zaten Freddy Jungle bir tek Matilda saf girebilir. Brody saf giremeyeceği için çok sıkıntı yaşayacak Tigreal ile karşı. İşte bizim niye bu kadar çok Tigreal aldığımızı görebilirsiniz ama bizim bir salaklığımız vardı. Biz rakibe hep saflı şeyler salıyorduk. Digi falan da salıyorduk. Kamerayı üste alayım kanka. Unutmuşum onu pardon. Özür dilerim. Direkt şuraya alayım daha iyi. Or a Fredrin in, oh sorry, a carry in fact, because carry is great against the Fredrin.
And in a way, it can man up against the Brody, or at least hand-to-hand combat against that Brody. And we know for sure that CW is a player that can actually play that hero. That's something that maybe Onyx are looking to attack from the angle that they can actually secure. Well, maybe not a gold laner here. Save the gold laner for last. Oh, yeah. I want to bring up the point that for Onyx, I think even in yesterday's series, right, we didn't get to see Onyx on the red side at all. Ap Bren decided to take it away from Onyx all 3 games. And the fun fact is, I feel like Ap Bren did that intentionally. They know that Onyx have sublime win rates, phenomenal win rates on the red side, Yeb's favorite side, to try to outdraft their opponents. With a Bruno ban here, they've already secured the Brody. They want to really Marcel, but Onyx doing the same thing, but to few. They have first pick in second phase. They can deny even more heroes from Ap Bren. Right now for Onyx, Bu arada bu maç Bo 5 değil arkadaşlar. Bo 7. 4 olan kazanıyor. They don't want any flanks coming in. What kind of marksman are they thinking to pick up? Yeah, that's why I felt carry should be the pick for them, as well as something like a Clint that we know that CW have played before, maybe not in M5. So that's should be Claude. Bruno ban. Başka banlanacak hero kalmamış. Coming in for Onyx and okay. So I got a big question here, right? They pick up the Claude. So Brody'yi alma sebepleri şey kanka. Neydi ismi? Kyrie'nin aldığı hero neydi? Kyrie mi aldı? Hem Dairot için aldılar hem de Kyrie'nin aldığı hero neydi lan? Bir tane Dairot aldı, unuttum onu, bekle bakalım şimdi. 12 time. For the Arlet, and it's also a flat TZ special. And then you supplement that with something like an Angela. Yok, Valentina'ymış lan. But they can also go for burst heroes, maybe Kadira in fact for a few in this particular matchup, because you want to go for burst now. You don't want to go sustained battle against Onyx. My question is it Tamuz mu? risky because there's a Fredrin as well as a Brody. Picking up any assassin. Biri Tamuz mu aldı? I know Kyrie is the master assassin. Banladılar mı, aldılar mı, ne yaptılar? Is it even possible with this kind of draft from coming from Ap Bren? Aynen Tamuz aldı. Onyx Tamuz aldı. Onyx veya Bren aldı. Bren aldı galiba. Cloud için aldılar. Looks like Ap Bren finished up the draft with a Novari as well as Thomas. That's right. I think you want to park your Dairot in the XP lane and maybe get something like a backshot, for example. Is it actually still available? Yeah, backshot is still available, and it's actually pretty good for Onyx. You can go back to that, or maybe a Martis, in fact. Full aggression in the early game could definitely work, more mobility as well. But if you want best of both worlds, the Assassins will be a solid choice to go for. Dairot flex into the jungle. Bu elemanlar sizden pick çalıyor. Dairot Orman, Terize XP. Kyrie Dairot Orman'ı bu turnuvada 3 kere oynadı. Bu 4. veya 3. maçı, emin değilim, ikisinden biri. Ama en az 2 kere oynadı, onu biliyorum. Late game damage. I would say though there is a massive combo between like all the physical damage leaders here coming out from Onyx. They have sustain from the Charizla, so that will be the guy to be in the front lines, and then the Target to follow it up. Then you have the combo Dairot plus the Claude, right, for the additional penetration. That will be your damage source for the side of Onyx. Bunların hepsi oyuncu bu arada. Şu gördüklerinizin hepsi M5'te oynayan oyuncular. Çoğunu tanıyorum zaten. How are they going to survive this onslaught? And moreover, Ap Bren, can they overcome onlar orada what kalmış. happened yesterday? We'll witness, can they do it in the Land of Dawn? Let's see if they can, man. The Dairot into the Thamuz lane. Thamuz perhaps with vengeance, and then it Kumar mı oynuyor la biri solda? What the Dairot loves it to do. Hadi maçı göstereyim bize, maçı. Kamerayı düzelteyim. Early game pressure. We're fighting head on, guns blazing into the early game. Lavelle Wolf. Sounds like we're in it already. Oğlum kamerayı, şu oyunu gösterin artık ya, ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Ne yapıyorsunuz? Kanka Allah belanızı vermesin ya. Lan maçın başladığını unuttular. Pause aldılar. Kamera sağ üstte kötü duruyor ya. Sol altta en iyisi.
Yo pause aldılar kanka. Türkçe yayında da böyle. Türkçe yayında da şu anda yoktur ekran. Ne? Neyse. Olabilir. O 500.000 falan olur bugün. Paranoid abim 1800, 1458, 43, 48.000 İngilizce, 43.000 bir tane daha İngilizce, 29. Endonezya yayını 500.000 izleniyor arkadaşlar. 500.000 sadece bir yayın. 500.000. Oha. 192.000 öbür Endonezya yayını. Bu ikisi zaten 700.000 ediyor. Oha. R7'ye bakayım ne kadar izleniyor. R7 çok izleniyordu. R7'ye 60.000 izleniyor. Bir 100.000'e çıkar birazdan. Oğlum Mobile Legends şu an herhalde LoL'den sonra dünyadaki en çok izlenen turnuva oyunu. Aşırı fazla izleniyor ve ciddi anlamda bu çok iyi bir şey ya. Mid to bottom, for example, or bottom or Milyonlarca kişi yayında. Then you utilize the guiding wind, maximum range, and because of the wilderness blessing and Mobazin 10.000 izlenir bu. You really cover so much ground, and the guiding wind it looks like a massive teleport spell after. Arkadaşlar sağ taraf Tigreal avantajı çok üstün olacak çünkü rakipte saf girebilecek sadece 2 tane hero var. Matilda, Novaria. Onun dışında kimse saf giremez. Zaten Novaria falan saf girse Cloud'un işine gelir. Yani ben sağ tarafın draftını daha çok beğendim. Özellikle Tigreal, Terizla, Valentino üçlüsü çok güçlü oldu bence. Tigreal çok rahat oyun oynatır buraya. Ben 160 izleniyorum sorma. Şu an en az 1 milyon izleniyordur. Canlı olarak şu an tam şu anda en az 1 milyon. En az o da. 1-1,5 milyon. O yükselir bugün 2-3 milyona. Like tanking all of the damage, Baduk Smith gonna be there, so the levels as well as EXP is important for boots. Then you have the Tigreal coming up from Keyboy for the surprise place. You would not see Kyrie as well as Sans leading the charge because of the two big boys from Onyx that might be their setup for the box. And with that box, that's the big 515.000 kullanıcı izliyor. Bu chat'i şey yapamazlar bu arada. Bir şey yazayım bakayım. Mesajım gözükmez bile. Bak yok oldu. Yok oldu. Kyrie 1v1. Sen niye 1 milyon izlenmiyorsun? Beni sevmiyorlar. Let me misuse my power at the moment. Misuse? Yes, because right now, while the players are on stage, I want the players to hear the crowd cheer. If you're with Onyx, chant Onyx. If you're with Ap Bren, chant Ap Bren. And Mirko, I know you're with Onyx, so let me hear all the Sonics. Onyx! Başladı maç hadi. Oh, we're in the game! We're in! Let me hear Ap Bren! Bir anket oluşturayım ben o ara siz izlerken. Bir saniye. We're in alright. Onyx vs Ap Bren in the early stage. Really 1 minute has elapsed. Siz izlerken hemen bir anket oluşturayım. Maybe we can take it slow with the emblems first here, Wolf. Yeah. We haven't seen them actually right now. Yeah, we're gonna be looking at towards that later on. I'm actually surprised that Braves. Yeni gelenler bir like atarsa çok makbule geçer arkadaşlar. Beni mutlu edersiniz. Bana destek olmuş olursunuz. On that particular hero. And Zapteezy going in for Impure Rage. Now, one thing that we do know about the Brody is it's a great laner. Like 1v1 almost wins almost all of the matchups. And right now looking at 1.40 yapmadı Ap Bren ama 12 yaptı. Kiboy kaplumbağaya giremeyecek. Canı çok az. Kaplumbağa ne kadar yavaş alınırsa şu an o kadar Oni'nin işine gelecek. Çünkü Ap Bren 4 level olamayacak. Kiboy 4 level olacak. Bir an önce Ap Bren'in burayı bitirmesi gerekiyor. Kiboy 4 olursa kaybederler o fight'ı. Çok güzel ulti Boots'tan.
K-Boy who shoves them back. Kyrie winning the retreat battle with implosion coming down as well. Sans kesti onu. Tamuz'un gücü burada belli oldu arkadaşlar. Tamuz'un early'deki gücünü şu anda Ap Bren çok güzel kullandı. Tamuz'un early gücü. Ya tek başına Kyrie ile şeyi kesti, 2 boyu kesti adam. Ve misillemesini kullanmadı. Ap Bren. But a wonderful placement coming out from Mlbb, just keeping his stabs up to Kyrie. Bu arada chat'e telefondan bakıyorum, kafamı yersem o yüzden şey benim. Hatta biraz kamerayı şöyle eğeyim, chat'e bakarken falan. Kylie nasıl çıktı oradan? Kanka Kylie nasıl çıktı? Flap Teasy Kyrie'ye fokus attı. Kyrie vuramadı ki. Yani kim kesecek Kylie? Sansa gitti, Matilda'yı kesti. Pardon, şeyi kesti. Ross çok sıkıntı bu arada Bren için. Dairut'un ormanını basmak zor biraz. Çok vuruyor. On the CW under his tier 1. Ogwin's looking for a dive angle. Jumps into the guiding wind. Super Marco looking for a stun. Battle mirror image out. Super Marco gets one hit on the turret gold and backs away. Taraftar çok iyi, evet. Birazcık sesini açayım. Şöyle mikrofonu da yaklaştırayım. The coverage that they have because of the guiding wind and the sustain that they have with you from long distance. Woo! Tigrel orta oyunda yavaş yavaş gücünü gösterecek. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Lan düzeltin şunu. Oğlum seyirciler her şeye bağırıyor. Bu Filipinli taraftarlar çok değişik. Kyrie'nin uğru indi. Kaltizi çok zor bu kaplumbağayı alması. Kiboy var, Boots var. Ama şu an çok akıllıca oynuyor. Adam rakibinin üstüne koşuyor. Kaplumbağayı da bozdular. Burayı kazandı Bren. Bren burayı kazandı. Ogwen çok güzel darladı. Oy! Sans niye en iyisi biliyor musunuz arkadaşlar AP'lerde? Hani diyorlar ya Sans çok iyi oyuncu. Gold Lane gangini çok doğru zamanda atıyor. Öyle bir zamanda gidiyor ki hani kimse olmuyor orada. Sadece o oluyor orada. Rakipten kimse gelmiyor. Onu en iyi yapan oyuncu Sans bu arada. Dün Gus oynadığı maçı hatırlıyor musunuz? O maçtan örnek verebilirim. Ap Bren wants to tell the Sky King, stay down, stay grounded. We're not going to allow you to fly. But looking at the Maç başlamadan önce de söylemiştim. Ogwen turnuvada en iyi oynadığı hero Matilda'ydı. Ve şu an çok temiz oynuyor. Rakibi falan güzel darlıyor. Ya Bren dersini aldı kanka. Bren 3-4 maç üstüne Nolan saldı. Niye Nolan salıyorsun? Kyrie gibi bir oyuncu var karşında. Hani hero bozuk. Bozukluğu geçtim, Kyrie var karşında. Rakibe saygı. Öldü bu arada, CV öldü. Aa Kyle. Ha şey gelmiş. Niye bıraktı diyecektim de iyi ki bırakmış, yoksa ölebilirdi. Map'e bakmıyorum. Right now, I gotta ask, what is Onyx able to lose out in terms of trading? Bren hani hata yapmayacak, dün yaptığı hata yapmayacak. Bu arada üstte şeyler var. Bu nasıl yayın ya harbiden? Herhalde test etmeden mi açtılar? Test etseydiler keşke, her şeyi test edip. Arayüz niye böyle kaldı? Ben de onu söylüyordum şimdi ya. Kötü oldu. Just to answer a question, that's the most that they can have. Matilda'nın hasarına bak. Matilda'nın hasarına bak. If they want to make sure that they are still breathing into the game.
They gotta make sure when the Lord happens. Organizasyon kötü değil ya. İlk defa böyle bir şey Looking at oldu. the mid, very healthy. Looking at the EXP lane, looks like is generally Ya Filipin'de zaten genel olarak sorunlar var arkadaşlar. İnternet falan altyapı sorunları çok var. In favor of AP Bren. İnternet iyi değil. Three members of Onyx getting Kötü spotted out. bir Boots internet walking up şey now. olarak. Flapteasy doing some damage on a keyboy, poking him down with an astral spear. Flop'ın sabahtan beri şu attığı zonla var ya. Şu piklere karşı çok rahat kaplumbağa alıyorlar. Flop ve Ogwe'nin attığı zon çok işe yarıyor şu an. Düzelse neyi düzelteyim? Ya ama bana soracak olursanız maç uzadıkça onun işine geliyor. Cloud faktörü var, Tigreal, Terizla. There's always that Ogwen factor where no matter what happens, he's gonna be safe. That's why the two of them just go together, and there's nothing that Onyx can do. The early game tempo from the side of Ap Bren was dictated by this Thams as well as this Matilda. Well, good news for Onyx fans because EW is still deathless. Sans is able to protect himself with the all coming in from Matilda. So far, a pretty slow-paced game. It looks like Onyx, again, this is the kind of pacing that they are forced to go into. Oğlum Tamuz yerine göre kötü hero değil ki zaten. Can Kyrie farm up enough that he can cause trouble for Ap Bren? It's not just about himself. I mean, the answer is yes. Çallamadı. Smite attı Kyrie, güzel tepki verdi. The answer is yes. Başka bir jungle olsa o tepkiyi veremezdi bu arada. Find his teammates. I think, you know, when you look at the Dairoth, you would think that this is a singular hero or an individual kind of hero, but it's not. It's a combo-based hero. You need someone ADC ile XP zamandan sonra neden swap atıyor? Farm atmak için kanka bu. Rakibin kulesini açtığında swap atmalısın farm atmak için. Yoksa ölebilirsin. I guess for Kyrie, yeah, surely you can farm up, but you need to utilize your teammates as well. Exactly right. It's not a Farm atamıyorsun ve rakip dondurabiliyor lane'i. Kule olmadığı için çok rahat kendi tarafına çekip lane'i dondurabilir. Farm atamazsın ama kulenin olduğu lane'e gidersen hem kuleyi açabilirsin hem yolları kesebilirsin. Yani sana bak şöyle çok basit şekilde anlatacağım. Şurada botta kule var diyelim. Burada mı minyon kesmek istersin? Burada kule yok, yoksa bu iki kulenin arasından mı kesmek istersin? Botta kesmek istersin, ilk kulenin önünde. Tig ne yapıyor? Tig'in öyle yapabileceği çok şey yok şu an kanka yani. Ne? Ha, Kiboy mu? O yeni gördüm. Yeri çok iyi. Pev akıllı bir oyuncu. Onu tahmin edebilir mi sizce? Pev akıllı bir oyuncu. Belki tahmin eder onu. Uzun bir süre görüşünü almazlarsa tahmin edebilir bu arada. Flop dikkat et Flop. Dairoth zırhını kırarsa çok hasar yiyebilirsin. Oy. Şu an Pev'in hasar bayağı iyi. Bu arada Novaria da saf girmemiş. Boş konuşma. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Allah Allah. Adam orada önde izliyoruz boş boş. Yalan söyleme. Tig ne yapıyor kanka? Şu an Tigreal'in yapabileceği bir şey yok ki yani. Pozisyon arıyor. Yanlış bir şey yapmıyor aslında. Ya güzel bir pozisyon oluşturabilirdi. Şu an Tigreal öyle rahat giremez arkadaşlar. Tamuz o kadar önde duruyor ki, bir de yanında Matilda var. Flop 1v5 atıyor. Evet, Flop 1v5 atıyor. Ya şu an Flop çok kusursuz oynuyor bu arada. Ap Bren's lineup with this Matilda, with this Brody, they're very strong at this moment. And the thing is, because of the fact that Few had a great time in the early stages, he's gonna be the one to supplement the damage in the latter portions of the game. Marco 0-0 KD ya. CV 0-0 KD ya. Technically just an early to mid kind of a lineup. They do have the Arkadaşlar gold lane diyorsunuz ya. Sadece şu KDA'lara bile bakarak hani şu anki metadaki gold lane'lerin ne yapması gerektiğini anlayabilirsiniz. Yani gold lane yok sunshine diyorsunuz ya. Ya bak iki gold lane'de hiçbir şey yapmadı şu an. Diğer mid ve XP'de oyun bitti zaten. Hani oyun orada dönüyor. Dakika 20'de gold lane'lerin işi başlar.
I believe, 15-20 and I gibi. kind of feel like all the Sonics believe. Bren finalde kaybetmez aga. Belli olmaz kanka. Dün Bren şu anki senaryodan daha iyi bir senaryodaydı. Kaybetti. 3-0 kaybetti hem de. They will find a way. They will be able to do the impossible. Dude, was that against the Valley, dude? Maybe. Tigreal oynatmıyor. Tamuza Matilda oynatmıyor ki Tigreal'ı. Defensively as well. Onyx have fended off the first lord, but I would say it's quite value. Ap Bren got half of the HP for the turret in the bottom lane. That's right. The Twilight Armor picked up by this is, Ya şu an Onyx defe atacak tamamen. Öbür Lord'u bile salacaklar. Çünkü fight atamazlar. Şu an Flap ve Özgüven çok sıkıntı yaratıyor onlara. İçeri giremiyor hiçbir şekilde Kairi. Keşke... Bilmiyorum ya. Buraya Kairi Lancelot gibi bir şey atsa daha iyi olmaz mıydı? Gerçi oynayamazdı ki. Şey var tam uzak. Evet evet, dün ben söyledim zaten hani ilk maçta mental damage yiyecekler. %100 yiyecekler çünkü hani kaybettikleri maç normal bir maç değildi. 14-0 öndesin, kaybediyorsun, düşünsene. Yediler mental bozuldu adamların. Var sen merak etme. Mobile Legends'da var. LoL'de falan öyle şeyler olmaz. Ya mentali sağlam olan tek ülke bana göre Koreliler ya. Kore, Çin falan. Onun dışındaki ülkelerin genel olarak oyunlarda mentalleri zayıf ya biraz. Bir dakika dur fight'i izliyoruz. Kairi öldü. Kaçamaz. Kiboy'un yeri güzel. Kiboy 4 kişi tuttu ama ne fayda. Marco görüş vermiyor. Marco görüş vermedikten... Marco çok iyi oynuyor. Ay güzel kar... Sans şerefsiz çok sakin. Çok soğukkanlı bir oyuncu ya. Çok. Marco bu fight'ı güzel oynadı bu arada. Hiçbir şekilde Tigreal'e görüş vermedi. Bitti bu arada ya bence. Bitmez. Bitti. Bren'den çok temiz bir oyun izledik. Ben MVP'yi direkt Tamuz'a veriyorum tartışmasız. Tamuz ve Matilda'nın yaptığı o kadar iyi bir şeydi ki hiçbir şekilde Kaplumbağa fight'ına giremedi. Baksana hala bu ekran gözüküyor. Hiçbir şekilde Kaplumbağa fight'ına giremedi Kairi. Ve Teriza'yı da sokmadılar. Sadece Kairi değil. Teriza da giremedi. Çok sakin, çok soğukkanlı oynadılar. Tebrik ediyorum. Çay koysana. Ben bir çek alıp... Türkiye'deyiz Mustafa, biz şu an Türkiye'deyiz. This is the level of world athletes. They made sure with 123 heroes in the game. MVP Flap ya. Çok temiz oynadılar, kusursuz oynadılar. They've mastered the heroes. They know how to execute it well. Even though it's not meta right now, they are the ones that create, that shape the meta. And with that being said, this has been an amazing game, but we need the assistant of both Leo as well as Gigi şey diyor bu arada. to tell us what happened in this game. Koç hep muhtemelen şey diyor, güzel oynadılar falan diyor yani. O bile şaşırdı. Hani ciddi anlamda temiz oynadı Bren bu maçı. Hani Onyx kötü oynamadı aslında. Bren çok temiz oynadı. Bro, Flap TZ is amazing. He's so good playing. What the heck happened in the draft? They've learned a lot. Burak abi hoş geldin. Tayran sen niye üye değilsin kanala Tayran? Kufra neden az tercih ediliyor? Hemen sana söyleyeyim kanka. Kufra bana göre oyunun en zor tank hero'larından biri, oynaması da olsun, şey de olsun ve çok kumar bir hero. Turnuvada şu an Kufra oynamasını bilen bir oyuncu var, Kiboy. Onun dışında kimse oynamayı bilmiyor bile. Ben kendim için de söylüyorum, ben de bilmiyorum. Zor bir hero cidden. O yüzden oynanmıyor. Ben hemen geliyorum, bana bir dakika verin arkadaşlar. Oh my goodness, this man continues to roll harder and harder every single day. From level 1 to 4, he continues to dominate. He decided to pick Thamus this game. Have you heard his name? David Charles, the Filipino Cannon! I can't believe that Thamus debuted here in the knockout stage 2 with a dominant victory like this. He built the vengeance, you see that? Yes, and honestly, for most Thamus players, that's the way to go. You're looking to be able to withstand the damage and honestly utilize your ult in the same manner to buy that extra bit of time.
But you could see, for the side of AP Bren, it was clear that they wanted to play early game, and more importantly, so they had no real answer to the Slammers for at least the first 6 minutes, unless they were sending their gold laner over. But I don't know, CW, he was not leaving that lane anytime soon. Quick flashback to what happened exactly in game 1. First turtle was scored by Onyx, but at the behest of the rest of the team, it turned into a bloody trade. It was unfortunate that when Flap came to his senses, when Flap said it's go time, it was a canon event. He just started to Boots now under level, under farmed in a matter of Hava fact. biraz While soğuk, at the üstüme same şey time, giydim ya. You would imagine that CW would have a strong lane until AP Bren Sadece kaplumbağa fightlarında Ap Bren zaten oyunu bitirdi ya, dediğim gibi. İlk kaplumbağa fight'ında sadece Flop'ı izleyin arkadaşlar. Şimdi ilk kaplumbağayı açacağım. Sadece Flop'ı izlemenizi istiyorum. Sadece Flop'ı izleyelim. Anlayacaksınız neden maçı kazandıklarını. Kyrie's holding it, resets it. Suns and Boots rotating over. Both teams looking to go and contest. Boots çok güzel girmişti aslında. Regaining that prio in the bottom side of the map. But both teams are still hovering over. Yeah, right now again, Ap Bren, they do have the Astral Echo to find the opposing side, but Boots goes in. 3-man penalty zone out the Suns' damage coming down. Flop'a bak, Flop'a bak. Arkada şeyi kesiyor, Kyrie'yi kesiyor. Bak Kyrie'yi kesti. Direkt Tigrel'e döndü. Boots da öldü, flash'ı yok. Matilda banlanır. Ben olsam Olguen'e Matilda banlarım bu arada. Çocuk turnuvada en iyi oynadığı hero Matilda'ydı. İkinci kaplumbağayı izliyoruz. Aynı şekilde Flop yine izleyin, Flop ne yapıyor. I love the crowd, man. I really do. They're cheering for the screen going back to normal Onyx. Flop ve Olguen'in ikilisi güzel şey yaptı. Ha, saldırıyor direkt. Bak Kyrie'nin üstüne dümdüz koşuyor. Kaplumbağa da bozuldu ya, o kadar işine geldi ki Bren'in kaplumbağında bozulması. Şu çok iyiydi ya, bam. Çok iyiydi o. Yine güzel, bu kaplumbağayı da kazanmış. Bu kaplumbağaya girdi mi Onyx? Hatırlamıyorum, bir izleyelim. Now looking at the turtle, it's in favor of AP Bren with 3 members of Onyx getting spotted out. Boots walking up now. Ve kesemiyorlar. Hasar yemiyor. Direct olmasına rağmen hasar yemiyor. Baksana 3 kişiyi direkt şey yok etti ya kaplumbağada. Flop'un build'ini merak ediyorum. Çok temiz oynamış ya ciddi anlamda. Vallahi övüyoruz çocuğu da hak ediyor abi, çocuk iyi oynadı yani. Ap Bren is giving them going up against the Novaria. And if I'm looking at the heroes, İlk Lord the muydu? composition Aynen. of Onyx, there's really İlk no Lord'u dive izlemedik. that can get Novaria. Even the Lizard did not. Massive. Look at the poke come. But AP Bren's damage as well is quite massive. Look at the poke coming in. Boots is already down to half. Şu an Onyx'in hasarı da yok. Hani Flop'a vurabilecekler hasar da yok. Boots'a şey oldu artık, sikerim ya gir. Bekleye bekleye kaybedeceğiz diyor. Bizim gibi oldu adam da. Zaten oyun bitiyor burada. Yani. 14 dakika ara ne kanka? Niye ara verdiler? wherein the Matilda was just watch him. Gelecek maç Ap Bren Geeksem. Oğlum her şeyi yanlış yapıyorlar bugün ya. Oho.
yaptığınız iş değil aga sizin ya. Vallahi iş değil bu ya. Vallahi billahi iş değil ya. Ne yapıyorsunuz belli değil ya. Ya dediğim gibi hani çok temiz oynadı Flap bu maçı. Beyler maç başlayana kadar paranoid abimle şey yapalım dur bakayım. Kulüp videomuza kanala atayım. My Bro Apex will be M6 şampiyon. Thank you brother. Thank you so much. Thank you. Allah razı olsun ko. Paranoid cezalı. Paranoid niye basmadın abi? Evet bugün bu arada çok hata yapıyorlar yayında. Çok fazla hata var. Güzel. Yani 1 milyon izleyici var. 1 milyon hatta 2 milyon vardır ya. Maç başında 2 milyon falan olmuştur o. Klas girim. Valla kanka direkt kulüp açtılar kulüp oynuyoruz. Sket klas falan. Yeni gelen kardeşlerim yayınıma bir like atarsa hızlıca bir 200 like yapalım ya. Bak Paranoid'in 200 like var. Benim ne farkım var Paranoid'den? Ne farkım var abi? Diyor benim Paranoid'den ne farkım var? Şaka yapıyorum ya Paranoid'den çok. Paranoid'in bizden çok fark var arkadaşlar tabii. Üç tane tankımız var bir de balangımız var. Hadi bakalım. Burada bile duvar atıyorum. Tayran kesine bereket kankam. Teşekkürler üyelik için. Adamlar diyecek ki milyonlar nerede? Hadi. Aa! Yemin ederim pentam vardı. Vallahi pentam vardı. AD'ye kasacağım tabi lan. Bak burada 2-3 tane.
infazım boşa gitti. Son vuruş bekletiyorum. Sen şaka olmalısın ya. Beni vurduğu duvara bak. Komik bir şey mi var ortada Can Hocam? Evet. Ne geliyor? Şige ne boş adamsın sen kanka ya. Happy birthday, Mlbb! Ben orada yalnızdım. Bir tane vurdum elemana. Ne? İçerik beleş. Hani ne? Ya ne ıhlamur? İçeriz kanka. Zararlar mı Ya Şigi uzatma, içeriz işte. Moskov sen değişik bir elemansın dostum. İnfazı şeye attım. İkinciye can çalma girebilirmişiz aslında. Vallahi ölmeden önce yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Değil mi? Yapmadım mı sizce? Ben orada yalnızdım ha. Annem bir şey getirdi de ne getirdi bilmiyorum. İçelim. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Çok kötü tadı lan. Ne bu? Şu sandan bir çıkabilsem. Lan ölmüşüm. Çete bakıyordum.
Vallahi bilmiyorum, annem bir şey yaptı, içiyorum. Paranoid nerede? Bilmem. Bir maç daha atabiliriz ya, maç başlayana kadar daha çok var. Bakayım. Oğlum dalga mı geçiyor bunlar? 15 dakika olmuş. Zaten ben maçı başlattığımda 16 dakika yok muydu? Dosti 500 İlyas'ım. Kanka özel değilsin, ne kadar kazandınız takım olarak M5'te? Takım olarak 30.000 dolar kazandık ama bu paranın yani belli bir kısmı kesiliyor. Falan filan, öyle böyle işte. Tam olarak ne kadar kazandığımı bilmiyorum hani ben kendim. Yani takım olarak 30.000. Blacklist kostüm mü? Bu yoksa başka bir tane. Apex küfür yedin. Blacklist skin bro. Is oh my Venus skin amazing. Woo! Böyle bir şey mi yapıyordu oh my Venus? Nasıl yapıyordu? Şöyle mi? Ahmet nasıl yapıyor lan onu? Oğlum bu çok değişik bir şey lan. Oğlum bu nasıl bir içecek Şigi? Yemin ederim içtiğim en değişik içecek olabilir. Beğenemedim, bir canım şu an. Ay. Oğlum alev atışı atıyor bir de. Alev atışı atıyor bir de utanmadan. O kadar can basıyorum size. Bir de utanmadan alıyor musun? Leyla ulti attı Leyla. Leyla ulti attı. Oo Muhammed abim hoş geldin. Sefalar getirdin.
Efendim. Dostum nedir bu laylalardan çektiğimiz yazıyor. Bu laylalardan çektiğimiz nedir hocam? Zio iPhone 15'i satmış ya. Niye? Beğenmemiş. Ne alaka ya bak. ...50 tane can bastım valla. Ölmez diye şeyi basmadım da öldü. Yanımdaki Shiki kanka. Bir adet can mı istiyorsun? Can Abim gel buraya, abim can basacağım. Telefon Asus ROG Phone 6 şu an oynadım. Hı. Kim yayında? Telefonuma mesaj geldi. Happy birthday Mlbb. SS'i büyütemi çıkanlar var mı ya? Ya bunlar niye bu kadar ara veriyor kanka? Gonik. Apex the Hillman Sheath. Yeah bro, do you know ananı avradını? Anılar, anılar, şimdi gözümde canlandılar. Anılar, anılar. İnşallah rakip dediği vardır. Hemen başka bir beddua et. Hemen. Hemen. Aleykümselam Emre Kılıç, hoş geldiniz. Siz de selam söyleyin. Abi 20 TL çok ucuz oldu. Tamam sana 30 lira olsun. Özür dilerim Ramazan abim. Özür dilerim. Şimdi Tigreal'i görünce anılarım canlandı. Ne yapayım? Osman hesabından gördüm geldim. Hoş geldiniz hepiniz kankam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Valir varmış.
Hadi bakalım. İtem almayı unuttum. İtem almayı unuttum. Ananız item almayı unuttum. Flip'in serverı çok iyi. Dört level olmam lazım. Anılar, boşuna anılar demedik arkadaşlar. Boşuna anılar demedik. Gözümde canlandılar. Lan ben ne öldüm? Chat'e bakıyordum. Bir daha chat'e bakmayacağım. Yanlışlıkla roam aldım da. Neyse sorun değil. Bu bidonu almayın, hepsini kestiririm. Bidonumu almayın lütfen. Rica ediyorum. Valir am... Aa! Valir'i yakalamam gerekiyor yoksa sıkıntı. Happy birthday MLPP. Şu maçta yaptığım tüm kombolara biri böyle video alıp bana güzel bir yerden atsa, ben de YouTube'a veya Short TikTok'a atsam çok güzel olur da kim yapacak onu? Bir delikanlı adam lazım ama Instagram'dan falan atmayacak bana, böyle Instagram'dan yazacak sonra Gmail'den atacak. Çünkü kalite düşüyor. Güzel bir edit yapabilecek biri varsa çok güzel olur. Var mı öyle delikanlı? Ay ay. Mlbb bana Shigi yapamıyor ki onu.
Şu bidonu alıp geliyorum. Tam ortalarına bidon. Harbi ya, adamlar da mal gibi yan yana duruyor 5 kişi. Şimdi ben bu adamları tutmayayım da ne yapayım? Adamlar da mal gibi duruyor. Boşuna anılar demedik. Her neyse beyler. Şunu kapatayım. Kairi Joy almış. Going up against the Cloud. It's like a Minotaur, right? Almost like a Minotaur with a second skill, but this time it's a passive. So I'm interested why Onyx went for this kind of play. Klip aldım edit. Bakarım kanka ama versus the Bruno though in the latter portions of the game. But şimdi ben de atmak istiyorum, böyle bir güzel bir short videosu olur benim için de, nasıl yapayım? yapayım? Neyse dur bakayım, ona yayın sonrasında. Because he has a lot of Ap Bren Joy salmış. Kaja banlamışlar. Ben mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Şahsen Tigreal alacaksan niye Kaja banlıyorsun ki? Gerek yok. Keşke Joy'u banlasaydılar. Güzel, ilginç bir maç izleyeceğiz. Ekran büyüt, kaliteyi ortaya al. Kamerayı ortaya al. Kamerayı ortaya aldım. Joy buraya rahat bir oyun oynayabilir ama şöyle bir şey var. Pakito Joy'u güzel counterlıyor arkadaşlar. Niye diye soracak olursanız, Joy bir dakikadan sonra farm atmaya çalışıyor boş lane'de. Pakito'da da şöyle bir özellik var. Pakito boş lane'i kapatabiliyor. Yani Joy'un karşısında durabiliyor. 2 tane Q attığı zaman Joy yarı canlıyor. Güzel bir maç izleyeceğiz. Ben Digi bekliyorum Onyx'ten. Şaka yapmıyorum, Digi bekliyorum. Alabilirler. Onyx'ten bir Digi bekliyorum ben. But what is the safer pick here? Valentina picked up. Yep, very safe. I'm looking and I'm thinking, I don't know, a Cord maybe even? Because wave clear as well? Yeah, or Onyx? For Onyx for sure. Yok, şu an Digi almaz. Valentina aldı çünkü. Valentina'ya Digi ultisi vermek istemez. Takımlarında Teriza var. Teriza'nın hiç gücü kalmaz. Yani biraz sıkıntı yaşarlar. Digi alacağı almaz. Ap Bren jungle'a ne alır sizce? Baxia, Fredrin bandı. Akai'ye açık ama ben Akai'yi alacaklarını düşünmüyorum. Alabilirlerdi. Almaz ya, değil mi? Feni... Feni açık lan! Evet, Feni açık. Kalitesinin Fen'i kaliteli. Gord picked up as well as the Ruby here. Kiboy'dan ilk defa Ruby görüyorum bu arada. I feel clever. M5'te oynadı mı daha önce? You guys are clever, right? The Gord and the Ruby here. The Ruby is going to be quite good at actually stopping any of these initiations, especially the dashes. Fen'i istiyor mu? Merak ettim. What if they go Phobius for Ap Bren? Fen'i istiyor mu? That's going to be pretty good. Joy Ruby, Claude. Yeah, and then just flexing the Paquito in the jungle. I mean, if that's the case, even the play-by-play can call it. Yeah. Lancelot da olur. They can even Lancelot emin olamadım. I mean, you can be proud of yourself. It's fine, man. Yeah, for sure. People love you. I don't like the Phobius though. Like, all right. I mean, I get it, right? I mean, Feni Lancelot. You can actually jump in and distract a lot of the backline members. Ya ben Leomord alır mı diye düşünüyorum da. Şimdi Martis. Güzel. Kötü değil, güzel. Güzel hero. Ben kimin piki daha üstün derseniz, kimin piki daha üstün ya? Ne bileyim, bana Tigral'li pik daha üstün gibi geldi ya. Son iki pikleri çok güzel oldu. Martis, Valentina ikisi aynı anda almaları bayağı iyi oldu onlar için. Çok avantajlı duruma geçtiler bir anda. Maç şu an 1-0 kanka. Ap Bren önde.
That's evident on the side of Ap Bren. They Ben hemen don't have telefondan the chat'i best açayım. defense against the Joy as well as the Claw, so that's going to be a problem. But in the early stages, that is where this Bruno Martis lineup snowball coming out from the side of Ap Bren might be what we can expect. As we go into game number 2 in the grand Aleykümselam, hoş geldiniz yeni gelenler. Bir like atarsanız bana destek olmuş olursunuz. Abi sence oyunun en kötü suikastçısı kim? Hangi anlamda en kötü? İşlevsiz anlamında soruyorsan en işlevsiz suikastçı şu an aklıma gelmiyor ya. Çünkü çok suikastçı vuruyor oyunda. Resolve Memorial Coliseum. Anything interesting to note down here as we get into the game, Will? Well, I'm surprised that there's no Tigreal. R7 56K izleyicisi var. O 100K olur. I don't think that they'll ever be considering it because Keyboy is keeping tabs on Ogwen. This is what we said, right? There has to be a hero for Keyboy that kind of mirrors where Ogwen wants to go for. And going in for the quantum charge on Ogwen, interesting. He wants to be part of these skirmishes and carries. Ya odaya sürekli girip geliyorlar. Kamerayı kapatmak zorunda kalıyorum arada arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Ogwen öldü mü? Ölmez. Ölmüş olabilir. İkinci skill'i döndü mü? Öldü. Güzel. Ya Joy'un ormanına basmak çok da mantıklı değil arkadaşlar. İlk ormanını yakalarsan anca öyle. İkinci ormanını basmak mantıklı değil. Yani Red'e gitmek yerine maviye gidip mavi itseydi olurdu. Ama adam maviyi aldıktan sonra bir de Red'i alıyorsa seni %100 keser. Kaçamazsın. Double buff oluyor. Kaltizi smite'ını attı. Keyboy'un flash'ı yok. Keyboy'un flash'ı yok. Shigi yatıyor ya yatakta, o gelmez. Yayın yapmak yasak değil mi? Yo değil. Niye yasak olsun Sancho? We've seen that Ap Bren did really want to win out the lane, but I've been looking at game number 1 as well as game number 2. Ap Bren has been putting a lot of pressure inside the jungle of Onyx, but why are they putting in the pressure there? It's mainly because of the Joy. They don't want carry to snowball. Kaltizi bir tane orman alırsa 5 level olabilir bu arada. Smite level farkıyla hatta Smite daha rahat atar. Bu kaplumbağayı istiyor 12. Bu kaplumbağayı oynayacak. Çok güzel flash ulti. Şu harika dojladı Martis. Giremeyecek o kaplumbağayı. Ya Kaltizi çok az canla geldi kaplumbağaya ya. Keşke ormanı dönseydi. Daha iyi olmaz mıydı? Bence daha iyi olurdu. Onyx is starting off very, very good. Even though Mlbb was able to zone Sans away, but looking at how Kyrie is playing the game and the engage coming in from Boots. Küçük ormanı vardı ya şu Red'in oradaki. O küçük ormanı alsaydı hem 5 level olabilirdi hem de canı dolardı. Hasar değmezdi. Daha avantajlı gelebilirdi ama çok da önemli değil ilk kaplumbağa. Ya işin kötü yanı şu arkadaşlar. Joy kastıkça Ap Bren'in kazanması zorlaşacak. Ne oldu lan? Oh my. Ne oldu acaba, orayı görmedik. Keyboy ulti atmış. Sans ulti atmış. Ama Piv nasıl yakalanmış orada onu bilmiyorum. Not much, not right now. Pops in at go on it because he farms back, but Wolf being kept at bay. The Smartest gets outscaled by quite a bit. For sure. Joy rahat girip çıkıyor. They still have what 5 minutes to go with this. If they find the opening finally with Kaltizi, they can just run over and then. Şu an çok güzel farmlıyor Kyrie. It's definitely what Ap Bren is looking for. Right now we're looking at 2 minutes to 3 minutes. We see how CW is double farming. Dediğim gibi Pakito Joy'u tutarsa öyle kazanır Ap Bren. Tutamazsa yavaş yavaş maçı kaybedecekler. Yes, in a way that all he needs to do is to Cloud şu an 2 lane iterek farm atıyor. At this point Sans, he just needs to prolong the game. That's what he needs to do. It feels very adaptive, right? The way that they are actually giving CW these waves. Pev şeyin ultisini aldı, Rabin ultisini aldı. Rakibin tek artısı Bruno mu? Bruno oyun oynayamaz ki buraya. Teriza var, Joy var. Rabi var. Çok kolay focus yer. Bence tek artıları Tigreal'in ultisi yani. FDP, the full damage Paquito, and it's gonna be utilized up top. A lot of damage onto Boots and implosion committed as well. Onu kesin bu arada. Kesemezseniz Smite'e gitti Kaltizi'nin. Kyrie'nin yaptığı şu an harika bu arada. Mavisini aldı.
Kaplumbağa da duruyor. Mid'i de gittiler. Mid'den gold da aldı Cloud. Şimdi botu da içecekler. Şimdi oyun flash'ını aldılar. Kairi ormanı da aldı. Şu an Kairi çok avantajlı arkadaşlar. Çok kolay farmlıyor. It's going to be a massive battle spell to not have for 2 minutes. Knowing full well that the 5 to 7 minutes, that is actually the power spike of Ap Bren. Onyx, despite them leading, when it comes to the goal, they should not be that comfortable. And burning boots as well. Kairi mavisini öyle bir ayarlamış ki şu an Martis maviyi de çalmaya gidemiyor olmadığı için. 9 level, 8 level. Bir level fark var. They get the more valuable one by calculation. Flicker implosion, bringing him back. Now the shove in, but a mystic gush does a lot of damage to the back as well. Keeper gonna be knocked out by the worldie. I'm offended, not connecting to Decimate does though. TPZ by Boots. Defensive penalty. Yani Goldwing Kulesi gitti. Ne kadar mantıklı bilmiyorum. Emin olamadım. Just the turret here as Ogwen screens him and pushes him back again. I mean, we saw in the interview, CW can get money, man. He can get the gold. Kaltiz aldı mavisini. Kendi mavisini de alacak. Bu güzel oldu işte bak şu an güzel. Ap Bren için güzel bir sahne. Bak şundan bahsediyorum arkadaşlar. Joe'yu görüyor musunuz? Pakito karşısında farm atamıyor. Bak kulesi gitti gördünüz mü? İşte bundan bahsediyorum. Pakito bu yüzden Joe'ya karşı çok güçlü. Maç başlamadan söyledim zaten. Yani Pakito olduğu zaman Joe rahat bir şekilde gidip lane itemiyor. Ama mesela Terizla varsa, Labu falan varsa gider lane iter. Hiçbir şey de yapamazsın Joe'ya. Pakito'ya yapamıyorsun. He has the goal advantage over few. Yeah. I guess because of the kills that he was able to get, as well as the assist. But Onyx, they don't need to panic. All they need to do now is Flop defend en iyi their XP lanes. mi? Make sure that the middle is going to be intact. Bilmiyorum ya. Keyboy and Sans might throw their bodies just to Flop defend Edward arasında kararsız kalmam. Filipinler'de bana göre Sanford ya herhalde. Endonezya'da Luke çok iyi oynuyor XP lane'le. Sonra Bats falan. Ya Bats'ın öbür XP'lerden çok farklı bir özelliği var arkadaşlar. Bats biraz support tarzında oynuyor ama mesela Flop öyle değil. Flop'ı daha çok keriliyor maçları yani. Flop bugün yargı dağıtacak. Ogwen 3 kişiyi falan tutmuş ama izleyemedik orayı şeyden dolayı. Kaplumbağa bozuldu. Aa! Kairi Smite'ı yetmedi. Kairi ölür mü? Ölür mü? Öldü. Marco aldı kili. Çok iyi oldu Bren için. CV ölür mü? CV ölür mü? Ah be, keşke kalkan alsaydı. Bu işte birazcık kötü oldu. Keşke denemeseydi veya kalkan alsaydı. CV'nin farmı 6k bu arada. Dren ev sahibi olma avantajlarını kullanıyor ama bak şöyle bir şey var. Sahnede şeyin de çok fazla taraftar var. Ay çok güzel dojladı Kaltiz ama hangi birini dojlayacak? Oh! Onyx right now making mistakes. We saw the mistake just now. Kyrie unable to secure the turtle. Good thing by Ap Bren, they actually reset it so that the retribution was not enough. Now what does Onyx have to do? Well, Onyx will just have to defend once again. Very unfortunate. Güzel final oluyor evet. Dünkü gibi değil en azından. Dün çok sıkıcıydı arkadaşlar. Dün 6 saat yayın yaptım o kadar sıkılıyordum ki. Because Onyx was trying to run him down but he lasted for such a long time that Ap Bren was able to trade it off. With the Radiant Armor as well as Blade Armor picked up by this Kaltizi Martis. Now you know that they have the snowball. Definitely needs to secure the second, Maç bittiğinde bana hatırlatın, size maçın koptuğu yeri göstereceğim. Ya kopmadı da Ap Bren'in birazcık da olsa öne geçtiği yeri göstereceğim. Sence Pak mı Teriza mı? Rakibe göre değişir kanka.
planning? Yani Are they just biri want to fight get hero'su, biri kills, or they split just want böyle to zone Onyx away? şey hero'su. It's just about zoning Onyx away. They do have a lot of potential when killing. Valla But at the 4-3 same biterse time, bugün if çok they güzel bir just final secure the Lord izleriz. and then just take the turns, they're gonna be fine because what happens Blacklist afterwards de bunu oldu. will Blacklist be 3-0 for them kazandı. to take out the jungle of Onyx. Well, right now, looking at the goal, looking at the positioning, it is definitely Ap Bren favorite, and Flapteasy is doing the most amount of damage in this game. Looks like he's fine being alone. Ap Bren doing this 4-1 positioning is good for Ap Bren. Kairi Lord'a deneyecek mi acaba? Kyrie looking for an angle, gets shoved back by Open, electrifying. Hey! Kyrie has just stolen it away. Kyle had the retreat. Kyle nasıl böyle bir hata He yaparsın? had the level advantage as well. The magical man. My goodness. Only one time, man. Kyrie was like, don't worry. It was Kyle nasıl böyle bir hata yaparsın lan? Oğlum Lord'un zıplatmasını bilmesi gerekiyor adamın. Says Kyrie. Brings me back to the time where I was able to work with this man. Wow. Oğlum oyunluk bir şey cidden yok. Kyle'nin yaptığı hataya bakın arkadaşlar. Bu Lord zıplatması nasıl? It's good for Ap Bren. It's massive for Bak them. bak. Kyrie looking for an angle, gets shoved back by Open, electrifying. Kaltiz'in hatası. Vallahi oyunluk bir şey yok. Adam hiçbir şey yapmadı. Gitti boş smite attı. Geçti ultiyle yani. Bunu aranızda rastgele bir oyuncu da yapar bu arada. Kaltiz'in telefona bir şey mi olmuş? Şikayet ediyor. Neyse dur bakın size şeyi göstereyim. Bakın size dedim ya Joy farm atamayacak bu maç diye. Bakın şundan bahsediyorum. Joy Pakiton karşısında 1v1 kaldığında Pakito Joy'a ne yapıyor? 2 tane skill atıyor. Kyrie'nin canına bakın şimdi. %50 can kaldı. Daha bu kuleyi tutamaz. Teriza o lane'de durmak zorunda. Yani Joy'la beraber. Joy'un farm atmasını istiyorsa. Aynı şekilde Cloud da farm atamıyor. O yüzden muhtemelen bunu planladılar. Pakito'yu planlayarak Joy'u saldılar. Do they have to force things, or they're fine taking it at the tempo that they're taking it right now? I guess with the hero that they have, they cannot. Like if they had something like an Arlen, perhaps they can force things. They have the Tigreal as well as the Paquito, which is a committal kind of lineup, as well as the Martis. You cannot just Boş yapma. get out. But surely you can because you're fast, but it's not that kind of hero. But then it gets too risky. I mean, if you do, Lan Lord zıplatmış da yani o Lord zıplatması çok saçma aga yani. Onu ayarlaması gerekiyor. Ama çocuğun telefonuna bir şey mi oldu acaba? Bakın ondan şikayet ediyor. We have Dive. They have a Joy, a Claude, a Terizla, and a Ruby. Everyone wants to dive. And the Gord, he's playing the best defense is offense. Yeah. The best cover is if my team dives in and I deal free damage. Yeah, because looking at this game, it reminds me of a Diggy, an alarm time bomb. Because right now, Ap Bren, hoot. MC Facts, Sky King. Wow. Well, I guess he's saying it's true. This is not a Lord confirmed. It's a Lord steal. Steal. 8 times. 8 times. In M5. And this is the season, or this is the M series where a lot of people are saying, you know, Kyrie's retry is not as good. It's so-so. It's so-so. This is so-so, apparently. Dude, 8 steals is so-so. Oh my goodness. Okay, maybe when we hit double digits, maybe that's the threshold that people are looking for. Maybe they... You're the Sky King, aren't you? Yeah, maybe they didn't finish their sentence so good, right? Okay, here's the thing. You want to know my reasoning of why it's only 8 times? Why? Because they've been dominating the map so much. You're right. They don't have the opportunity to steal. They just claim it for themselves. And still 8 times. So only a few teams give Kyrie the opportunity to even steal it Hello because they Apex. started it. How are you? I'm good Takane. They're dominating so much that they actually don't lose so much games. Actually, their only loss might be against Blacklist, right? And one against in the knockout stage. Apex'ler finale kadar fikrimde kalmadı. Erken gönderdiler ki bizim için de daha iyi oldu ya. Ne yapacağız orada? Remember the 1-1 from See You Soon? Where they were turned around? Hey, look, I man, believe it was 2-0, bro. I got ADHD. I can't remember anything much, but right now we're looking at the players again. Thank you very much to all the audience here in the venue as well as watching at home. We are gonna provide the best, I would say, services for the players to make sure that they are having a good time in game. But either way, right now, again, Ap Bren, back to the topic. Yep. No losses from Onyx. They've only dropped to
The two PH teams. Two games against Blacklist, one game so far in AP Bren. The Atas Langit Adonic. Yep. That's how you be the Sky Kings. What You does that gotta mean? be untouchable. What does that mean? There's the sky, and then above that, there's Onyx. Yeah, that's basically the Yeah, the Atas Langit Adonic. Above the skies, There's where Onyx. Onyx lie. flashback to MSC 2021. That's the gist of it. LaFell, you just gave us the gist of it. You know what? The first time I met you, that was the first thing you said to me. Yes. Niye durdu? Now you know why. That's Why we're working together now. Şey where ya. our friendship began. Monto böyle devam ederse Wild Rift'e geçiyorum. Wild Rift'i bir sene oynadıktan sonra Yes, we are special. hamburger sipariş edecek So paran special, kalmadıktan special. kalmaz bir sene içinde. Daha sonra da muhtemelen A101'de veya BİM'de falan kasiyer olarak çalışmaya başlarsın kendi. He had to go there. He had to go there. He went from soft selling to hard Wild selling. Rift Türkiye tarafı, Türkiye hiçbir oyuncusu para kazanmayacak. Bu bir gerçek. Yüzyıllar boyunca. Me too. AB Bren right now. LoL tarafı da öyle. Is there a good Türkler hiçbir şey chance that they kazanamayacak. can end this game Wild in the Rift next ve 10 LoL'de. minutes? There Because is in a my great head, chance. that's the timeline. There is a great chance. Max bir especially sene, bir sene since içinde they're- parası I biter think they have diğerlerinin. they still have their Geri battles döner, still, so ML that means oynayayım, that para even if lazım. it's, Lord push, they're gonna be able to defend and then try to make Baby take turtles, and they have the Bruno reaching the critical mass. So yeah, to answer your question, yes, they do. Oh, here it is. Top player KDA in M5. Wow. Wow, even Hoon's there. So Hun mu? 14.92 for Sans. TLB. 14.08 for CW. Even though TLB didn't make it, but Hoon Rosa has nerede, been Rosa? spectacular with his KDA. Kyrie's not here, but Hoon is. Hoon is here. Kyrie So does that is mean he. Hoon is better? He is he. Hey, numbers don't lie. Numbers. Numbers don't lie. So Sagan is top 5 players in M5. Let me just say, Onyx might be looking at Hoon. Onyx may be looking at Hoon. KDA Who knows, man? oyuncuları. Hoon is showing up. No. Okay, fine. Maybe not. Maybe BTR. I don't know. Maybe that's a reach, but Yeah, another Oğlum question is, M5'te right, zaten is it stat padding or is Seigen it legit? kaç maça çıktı ki? Toplam kaç maç oynadı? Okay. 3-6, I think if M5 dokuz or mu? any M Yok. series is a difficult tournament to kind of 8 maç oynadı toplam. Digits KDA, man. Yeah. Almost 14.92. Shoutouts to Mobazane. He must be loving this asset right now while he's restreaming. Yep. Dude, you know what? Shoutouts to Mobazane. Shoutouts to all the restreamers out there. Maybe you guys don't hear this enough, but we love you. Yeah, Hadi they're the başlayalım real ya. MVP. No, I think we are. Anyway. anyways. Again, looking into this game, Onyx has a chance because talk us through this, Mirko. The scaling of the Joy as well as the quad. Oh, and with that, we are going into the game. But you can still talk about it. All right, so the scaling, right? I mean, for the Claude, it's going to be amazing towards the later stage of the game. You deal so much DPS. Whoa! Just as I say it, the mere Ne olmuş real, oğlum? and I say his name and he dies. CV ölmüş, And nasıl Flapteasy ölmüş? gets knocked out. To the family Wow. of CW, I'm sorry I mentioned it. We're sorry. We're sorry. We're Damn. special. And with Flapteasy not even having to commit the flicker. That's gonna be a... I don't know what happened, but that's gonna be great for AP Bren. They must be feeling great right now. And now, what they can do is to control the long lane once again with Flapteasy, then just continuously siege against AP Bren. Right now, Ogwen is looking for a target. Sans able to stun him up. Looking at the position here, Ogwen is going to figure out where the majority members of Onyx is. Having Kyle TZ is Biz de anladık oğlum. Joy'la orada çaldı. Ne oldu sonra hiçbir şey anlamadık. But the more important one is, look at Flapteasy. He's hiding. He is. He's doing a good job at it too right now. And Calteezy is just going on to the purple buff. Trying to steal away a good steal back, or I would say recovery from Onyx there. Was Sans yıldırım çapı bu ultimi kasmış evet. Ama BS bot almamış. Büyünüsü bot almış. Looking at the goal here, even though CW has Sans'ın bu ultler güzel ya. Bu ult konusunda akıllı bir oyuncu. only a 300 gold. Kyrie'nin farmına bakın, farm atamadı. 7K 7.7k kaldı. Double lane setup that was given to CW. And the fact that they're defending mid, this is the most important resource now for Onyx. Getting the mid lane intact means that you will have access to your jungle so much easier. And that means also that you can position yourself around the Lord later on. Yeah, losing the side lanes is like losing a sock. And then sock. losing the mid lane is like losing a shoe. You can still wear a shoe without a sock, but you can't Orada wear 25 saniye a var. shoe with a sock without a shoe. Fakito Wait, what? I think you can. avantajını kullanıp yeah, we lane'i can, we itiyor. can, right? The mid lane is more important. Listening from the crowd, I guess we can. Yeah, we can. We All can. right. Thank you, crowd. Thank you. Sometimes you gotta get them to correct us, right? Yeah, but, you know, I'm running out of ideas. What can I say? Special.
I think Miracle wears his expensive Tik shoes bitirici without hamleyi the- yapar, Hey. Bren alır. Don't get to that, right? Kyrie now trying to steal it. Oh, he doesn't get Kyle it. Tease'de kaldı. Kyle Teasy takes it away, snatches it away from Kyrie's hands. Marco double By the buff way, oynuyor Super Marco şu anda. went for the RG. Bizim Rose TNZ Gold Sunshine'ı Reaper salmıyor versus buffları arkadaşlar. aggression Bak that can come Kyle from Tease Kyrie. salıyor. And now the Lord dance has begun. We got to talk about Ap Bren 1.3k gold lead. Onyx here, they are at a disadvantage. Sans keeps trying to figure out where the members of Ap Bren are, and he's been finding them. Looking at the HP as well, Ap Bren, they are chunked down just a little bit because Kyle TZ has been absorbing the damage coming in from the Lord. Keyboy, can he find a good opening here? Kyle might have to reset this. CW's walking up right now. Calteezy finds a good pinch down, but CW takes in a half HP. Boots doing the same thing. Mortal Coil. Lord'u used up bozmayacaklar. defensively. Kyrie takes control of the Lord. They're not going to look to reset it. I'm offended. Ay, Keyboy ne yaptı? As Boots distracts the back line. Few Marco very, nerede? Very low. Now going to be chased down. Kyrie finds a Marco, little kill gel right artık now. oğlum, oyun Calteezy's going to be bitti. forced to use the Mortal Coil defensively. Flapteezy running for the hills. The Mystic projectile connects at max range. And Calteezy falls. Now Ben anlamadım, ne oldu bu fight'ta ya? Dur zaten Lord gidecek. Doing the same thing. Mortal Coil used up defensively. Keyboy'un yerini görüyoruz. Kyrie takes control of the Lord. You're not going to look to Abi yani niye böyle bir şey yapmış Bren ya? reset it. I'm offended. It's a Mystic. Çok Dodge free, into the çok. rising duet as Boots distracts the back line. Few very, very low. Now going to be chased down. Kyrie finds a double kill right now. Calteezy is going to be for the Lord. Run İlginç. What happened there? How did Onyx immediately take control? It was the Lord that's in the bait and switch that you saw coming out from CW went it forward so that he will force some rotation from Oğlum canlıda kalacak bir şey yok ki amına koyayım. Zaten adamlar Lord'u alacak. 3 kişi ölmüş. Bruno tek başına gidip Lord'da penta atıp Lord'u mu çalacak? Detaylı izliyoruz. Oh man, 7-7, game number 2. Dude, Onyx has been waiting. They waited for CW. They waited for Kyrie. Look at the items now. This is the power spike they were looking for. So the 3 items now onto Keyboy. That means that he is not easily taken out. You can see that CW eventually gets to the wind of nature and the Tekrar vermezler oranı bu arada. Dude, right all now, about listen to the defense. crowd. It's all for Ap Bren. They're still looking at Ap Bren to defend this, but Onyx with just one more dance. It was 1,000 gold lead for Ap Bren. Mystic Now it's Gush. 2.7 with them. Implosion only onto Keyboy. That's the roamer for the team. Kyrie with electrifying Ay, Keyboy çok güzel çekti. Ama öldü işte. Knockout strike brings Boots back to the turret for Ap Bren to do what the crowd's been chanting. Ogwen aslında mantıklı yapıyor. Keyboy'u gördüğü gibi ulti atıyor. Keyboy hamle yaparsa Pak full AD, o çocuk hep AD'ye çıkıyor ya, hep öyle. How did they do that? How did they defend so well? That was the Ogwen. Oh, right onto Calteezy, blazing duet. Donating to use that Mystic Gush as well. Lan Kyle ulti atsana, doğa rüzgarı ultisi yok muydu? But Ap Bren, how did they do that? How did they defend so well? That was the Ogwen. Ultisi yokmuş. Ultisi yokmuş bak. Yeni geldi. Tam ölüyor geliyor. Ultisi yok oğlum şu an, ne var amına. Ultisi yokmuş çocuğun, yeni geldi. You can see the damage output now from Gabriel, from Kyrie as well as Sans is now. They really do hurt now. And the thing with Lord is that even when it's a defensive kind of hero, and it's strong at when he's able to land his spells, it still is a pretty good scaling hero as well. The Impure Age versus the spells that he has and the items that he picks Ultisi up. yok, niye öyle giriyor? Sans Ultisine will bir be a threat saniye vardı, to o the yüzden portion of the girdi. Looking at the damage dealt here, Flap TZ was number 1, but Sans was able to Sidar sen kaçta overcome it. uyanıyorsun ya? Sabahın köründe kalkıyorum 7'de, 8'de, 6'da. Absorbing Bu nasıl uyku seni ya? minions. Teknik ekip ne dedi? Ne bileyim kanka, nasıl yani, anlamadım. Sharing it with CW and now Onyx, I would say this is their win condition, no? CV baba taşıyor. We're reaching the point where they're stronger. I'm offended. Flicker already. Oh, You no. keep burning this away Ogwen'in from flash'ını Ogwen. aldılar. Now what do they use to catch? They practically can. Kyrie dashes forward, forces that mortal coil, even pops in that electrifying beats. Oh, that's a problem for Ap Bren. That flicker. Aha. The sole reason why they were able to defend the bottom lane and get 2 kills afterwards. And now that the Lord is going to be available for both Flop. teams. I mean, if you're looking at Kayri the fact he's yakalayamaz mı bir making şekilde? the Yok. lane pushed against Onyx, but not having the flicker implosion, that's gonna hurt. Yeah, right now, the Lord Dance is started by Ap Bren again. We got to remind ourselves that Onyx was able to win it out with CW using himself as bait and then giving the opportunity for Onyx to bite back, to go in, to get an engage. Flap'la Joy orada kalacak. And now it's Onyx
Yok, Joy Lord'u bitirecek. Lord'u bitirecekler Flap. Flap Lord'u bitirecekler. Reis gitmen lazım Flap. Concealed play. Keyboy finding with the position of Super Marco. Caltizi forcing his way in. Ogwen looking at the back right now, but Caltizi, his immortality is going to be popping down. That's a retribution from Kyrie. Super Marco free hitting. Caltizi öldü. Sans. Ne oldu? Kim öldü şeyden Bren'den? Kimse ölmedi. Lan biri öldü sandım. Oğlum Sans nasıl çıktı oradan ya? Sans'a bak. Trying to predict the maneuvers from Flap. But for Onic and AP Bren, who wins it? Definitely Onic. Hepsi aynı takip etmek The good zor. thing for AP Bren is that they only lost their immortality in exchange for the turn in the middle. So they're still trying to get some kind of trade. And AP Bren, unfortunately, with just Caltizi manning the front lines, it's not enough. You see the damage output from Onic. It's always a threat. Everybody's a threat now from Onic. Yeah, but Keyboy taking quite a lot of damage. And speaking of threats, man, I'm looking at Super Marco. The damage that he dished out was a lot. Yes. Onyx, they have to respect it. I gotta say, either CW or Kyrie, they gotta Bu find a way Lord'da to bir şey get yapamazlar zaten 4 kişiler. Oy! Flap'ın hasarı kes. Full AD, full. But that's a big, big kill in the 19th minute of the game. And Onic, whatever playstyle they're doing with CW, it worked in some of the moments, but in that crucial one, it didn't. What I'm trying to say is, CW in the first Lord fight, he went for the min-max play where he's trying to bait on AP Bren and become very CW öldüğü yerler hep önemli yerlerde ölüyor ya. Flap'ı bu sefer yakaladılar. Şey aldı. Yani böyle bir şey gerek var mıydı acaba ya? Flap'ı satsaydınız daha iyi değil miydi? Keyboy ölür mü? Caltizi'nin ultisi de var. Kyrie ulti açtı. İki takım için de kötü bir şey değil yani. This is the best players in the world. Do one mistake and it feels like 10. Onic, after CW made a crucial mistake, AP Bren controlled the map. AP Bren won that fight. Wow. And they have equalized when it comes to the economy. Flap'ın build'ını merak ettim. Full AD şey almış bir de. Joy var ya hiçbir şekilde kesemez Flap'ı 1v1'de. Kyrie şey almamış. Kar sopası ölümsü kalmış. Muhtemelen item al sat yapacak. O yüzden almadı. Squad were able to find something even in this stage where Onic has a lot of strength with their items, with their natural scaling. Yeah, looking at how AP Bren has been positioning as well. You need eyes in the back of your head, man, because the flank Keyboy Flap'ı oynayacak muhtemelen. Flap'ı düşürmek istiyor. It's like whenever you're focusing, something else is going on. O iyi vurdu ha. Kyrie de iyi vurdu. He doesn't. Yeah, I don't think so. No. I don't think so. I think it's all from the Festival of Blood. And Kyrie esnek bot çekmiş. For sure. Muhtemelen Tigreal falan tutar diye belki dojlarım kafasıyla almıştır. Ogwen'in yeri güzel. But here's the thing, man. Wait, do they not know? Okay, Caltizi sees it. They see it. Flaptizi sees it too, but he might be too late right now. They're gonna go on to Caltizi. Oğlum Caltizi öldü lan çocuğu. Boots çok güzel atladı. Super Marco flash'ını attı. Ya şey kötü oluyor. Ogwen tuttum da kim kesecek o adamları? Bak Marco gelemiyor reisim. Bak gelemiyor. Oy! Keyboy 4-3 kişi çekti. Aa bir can. Bitti oyun. Kyrie tutabilirler mi? Bilmiyorum nasıl tutacaklar ki. Onu sikeyim. Tutamazlar mıydı ya şey Marco ölmesi? Marco ölmesi yok ya tutamazlardı. Baksana Lord gelmiş bile. Lord ne yaptı lan? Lord bir gitti geldi.
And now it's going to be two members in desperation going in. 1 second. Güzel güzel. Böyle maçları izlemek istiyoruz ya, evet. Kiboy şurada 3 kişiyi çekti ya direkt. A penalty zone on the Super Marco. Holding him back. Now Flap joining the team fight. But Burası mıydı? an implosion to the back. CW finally lays into Webber. Flap teasy goes over the punch. Aslında Pev'in flash ultisi varmış bak. Pev'de flash ulti varmış aslında, var ya. Keşke direkt ulti flash yapsaymış buraya. Çok daha iyi olmaz mıydı? Yani yapabileceği bir sahne aslında. Şurası çok iyi oldu, baksana, iki boyda 3 kişiyi çekti. Ah, ölseydi iki boy yine tutarlardı maçı. Buraya Martis olmadı sanki. Ya ben Martis yerine Fen'i falan bekliyordum da almadı. Able to defend. Don't offend Keyboy! Oh my goodness. Keyboy goes in and he's gonna bring all you in. A big shot, but an even bigger shot from Kyrie. I'm sure. Their own place. But in the end. MVP Kibo'ya mı verecekler? Kime verecekler acaba? You gotta help us out here. We'll do more than help you out. We'll actually break down this game. Again, Onyx showing exactly why they are a force to be reckoned with. On the road to claiming the Golden Road. Going past 20 minutes, taking Mlbb into their own hands. What a game. Truly a beautiful game here from both of these teams. We saw some really good moments, but more importantly, the adaptations in the draft as well has been spot on. We're really seeing these teams target each other in the most painful areas, finding those pressure points to make the difference, to find those advantages in the game. Vazol, Muz bir de Smoti mi ne o kanka? Ap Bren to respond a certain way, play a certain way. Come execution, Onyx is second to none. The way that Keyboy and Sans would set up an almost just two-man Yine mi 20 dakika ara var? Vallahi bilmiyorum, bakacağız. Resources from Ap Bren, flickers, ults being spent out. It just compromises what Ap Bren wants, especially in the late game. Absolutely, right? But before we even get to the late game, turtle fights were already a bit of a struggle. We did see that Onyx was struggling in the first couple of minutes, and all of this coming down to the flexibility of Super Marco as well as Flapteezy. Full damage Paquito as well, swapping the two and making sure that once he has that full item and having an early game marksman, gives them the flexibility of deciding who gets to participate in these upcoming turtle fights, not Lord fights, turtle fights. Because if Mr. CW knows anything, once Flapteezy had 2 items, he was definitely in the danger zone. And that's why throughout the early to mid, it was Ne ya? Ha, tamam. still playing with fire. They had Ben ne dynamite in diyorum? their hands, and by dynamite I meant a Filipino cannon. But that Flapteezy gambit can only do so much, because as you'll see throughout the highlights, he was positioned in a way that if only Onyx were to bite down onto the bait, if only Onyx were to be fooled by what he was trying to do, then it would work out. That aside, he was just a flanking XP laner. We're going to award our MVP for game number 1, putting 1 on the board for Onyx. Game number 2, we're giving it over to Gilak Sans. Oh my goodness, this guy is still Let's crazy as ever in his name. İlk defa He's İngilizce bir playing terim a kullandı. difficult Let's go dedi. position. Mid lane, yes. Did he get his comfort pick? Well, you would make an argument for it, but Gord, Şerefsiz Sans çok iyi especially ya. once you're up against a Tigreal, especially when you're up against a Paquito, your positioning must be crisp, smooth, and most importantly, clean. Looking at his item build, something might be sticking out to you folks. That is indeed a Guardian helmet. Something tells me this was but a result of a juggle. This is an item that was built in the heat of battle, wherein this battle mage, this Gord, which has, I don't know if you'll read it the same way as I did, respectfully replaced Eve and Farsa. He's weaving out of combat. When you go into the late game, you're taking damage the way that Super Marco is throwing out them balls. You're going to want to space out and then come back. Yeah, and I think, you know, Bu dakikadan sonra bence combination of Keyboy and Bren'in kazanması gerekiyordu şu Sans fight'tan is sonra. what's most important here, right? Keyboy is going to try and slow down Burası and çok keep saçmaydı, people zaten away burayı from Sans' söylememe gerek yok. position, because Sans is the safe haven. He is the person that they can fall back to O kadar bedava aldı ki Lord. when all hell breaks loose, because time. And it's because of what
Sans is putting on the board, that's actually making AP Bren's movements all the more awkward. You see Kyle TZ here building full tank Martis. Even he can't stand in front of the Burası gush. da zaten He ultisi has to yoktu be Kyle choosy. TZ'nin. He has to choose and pick which angle to come from. See, look at this. Pow! Flap TZ coming in like he had to dodge. So again, those little micro adjustments compromise AP Bren's approach. I mean, we eventually have to come to that bilmiyorum, bu one maçı big fight at the end, right? Bren kazanması gerekiyordu ya. It was going well, right? You're hoping that Keyboy is going to get punished in these small moments. You're hoping that Kyrie gets into that backline, but it really boiled down to one fight, especially once things got Tecrübe super farkı var even. bence, o çok The büyük etken. three-man, Bren I'm yetenekli ama offended, I tecrübe. saved it all. Even Bu arada prior to Bren that, the blockage of the Bren champion tecrübe stance, olarak daha jabs from Flap TZ, 12'e göre. literally Çünkü making all Bren the difference. And yani it seems like now we're M2 looking dünya at a şampiyonu olmuş new bir takım. roaming matchup. In the making, a rivalry between a roamer that displaces the whole team and another roamer that displaces the whole team. The Ruby Ara vermeyeceklerse and the bekleriz, Tigreal. hemen We're yeni gonna maça see more of geçerler de. these two heroes Geçerler inşallah. in the future because there's a few left in this series. We're just at 1-1. Real quick, Gideon, come on over. I want to talk to you real quick. Yeah. You know who got the MVP here? The Season 11 MVP of MPLID. Dude, I heard that this guy, he moved from jungle back into mid. He was once in a rivalry against Kyrie. And diyorsun? since then, Vallahi öyle tutmak değil de yani 12 kazansın No, bence. that's crazy. That's crazy. That's Gilak. That's Gilak? He's Gilak Sans. M2, M3, M4 hepsinde Filipin kazandı. See how some of these small M5'i moments make Endonezya the kazansın. difference, right? Number one, right down here. Guys, the laning has changed. It has evolved to a certain degree. Master Assassin on both side laners. This is what's making the difference. And this is why Mr. CW gets one shot even in the later stages of the game. He was playing the defensive emblem, the tenacity. That's why he was so open about his BMI. It was so generously used to save himself from both Flap TZ and Super Marco, which was fine because it was actually Onyx front Deli gibi izleniyor şu an. liners Mobile that was Legends. compromising Deli gibi. AP Bren. I thought he was okay to just work on the waves and then come in, deal the initial damage so that Sans and Kyrie get cleaned up. That's why we did a lot of magic defense items from AP Bren. And even so, right? You gotta think ahead. You gotta start thinking like a scientist. The mad scientists themselves ending the game with the Guardian's Helm. Again, you don't expect to see your mage decide to go for this item, other than the fact that Mr. Flap himself, or arguably if he did get caught by Ogre, which is the worst case scenario possible, he had an opportunity to live. With the extra HP, maybe that's all they needed. It's this that's actually really frustrating for AP Bren. I can imagine. There was a solid amount of time when they were in the lead and that it seemed like the Lords belonged to them. But that's why their long lane control relied so much onto Flap TZ getting it right because not a single Lord went their way. With that said, you're looking at the post-game stats here. A lot of damage coming in from CW. This is spread out between heroes and waves. You have CW also farming his mind out, 803, and Kyle TZ using his iframes, using his build, and just hopping in and out of combat to be AP Bren's sandbag. I mean, that's just the next level after you've been practicing your mind out, right? And we've look at the damage taken. Kyle, he understands his role, and the same goes for Ogwin. They're the punching bag of this team as much as you would like to believe. But even more so, good guy Boots is throwing away his life, and I would make an argument that it's an interesting trade. He's using the penalty zone to start off fights, to slow people down, just so that Kyrie can even the score, and more importantly, be able to prioritize neutral objectives. Check this out. CW was actually third in most damage taken from Onyx Indo. And what that means is he almost just barely gets away with his life. And that's because of his smart use of his battle spell and his BMI. Now back to the damage dealt story. Of course, a lot of it was on Super Marco, a lot of it was on Few, but when you're playing with a lineup that actually compromises your spacing, which the Valentina is very reliant on, it's kind of hard to lean on that. It makes Few play only a certain way when Onyx allows for it. And the worst part, once you start playing into Nokta these war yazarak kendi dances, takımında ortaya information is yaşamamış daha super KB important. ülküyor. And Ortada unfortunately for kaldılar. Few, Ortada his eksilmek abilities zorunda are quite kaldılar. short range if you're comparing it to the extra bounces that you get from the Mystic projectile at times. And that's what's really frustrating, because people who need to open up the map risk themselves putting their lives on the line just to figure out where is Sans. So with that said, you're gonna have to wonder what's gonna go down in game number 3. How are they going to adjust? Because truth be told, despite what happened in the draft, despite how long this game went, and where Onyx actually pressed down on the pressure points for AP Bren to fold in this way, again, they went the distance, 22, 23 minutes.
What's AP Bren to do? Again, it's not like there's anything wrong clearly with their approach. I think this is one of the few situations whereby somebody has to take a back seat. And in this particular game, they have very similar win cons. Take away the trigger finger, make sure that you burst down your targets, and you've got to win, right? But I think specifically for Few, when he's going up against someone like Gilak Sans, he has to go toe-to-toe now. He knows that Gilak Sans has too much of a pull. Maybe there's somebody else that they could target. Maybe they could be looking into CW's side, right? Or if that's too much to ask for, maybe Good Guy Boots needs to get put down a peg. If you beat down on Good Guy Boots, it's got to be more than just beating the lane up. That's exactly what happened in Game 1. If Game 1 was any indication that by attacking Boots, you get some payoff, then that's just half of the solution, half of the way Furkan bu towards the Jonathan winning Lian'da kim strategy. 80 bin If izleniyor that's çocuk. what Bakayım AP Bren does Jonathan once Lian. more Tanıdık biri in geliyor bakayım. Game number 3, then there has to be a follow-up because Coach Eb and Coach Addy, they're always a step ahead. Yep, it's spilling influence. It's converging down into the jungle. That's how it always happens. Start from the EXP, melt it down into the jungle until the mid lane gets affected too. With that said, we'll throw it over to Marakino. She's with the crowd here in Rizal Memorial Coliseum. Let's see what they're up to. You're watching the M5 Grand Finals. Evet. It's 1-0 for AP Bren and Onyx. Now I want to hear. Kanka bu kim, ben bunu tanımıyorum the ya. AP Bren fans. Alamıyorum, ben bunu ilk Let me defa hear it görüyorum from hocam. Onyx. Muhtemelen Okay, I think the influencer'dır ya Onyx fans in Endonezya'da here falan. need a little bit of help. So how about we call Clara all the way from Filipin, Endonezya neresi bilmiyorum Indonesia? da bizim şey gibi işte, ne bileyim. Clara, Bizim how influencer'lar are oluyor ya, you? ondan Jahreyn falan. Ekran mı gitti, hemen veriyorum. I miss you so much. We're so excited here to meet you in Philippines. Mabuhay! Mabuhay, Clara. It's 1-1 right now. Tied game. Are you guys nervous? Are you nervous right Of now? course, we're nervous, but we are so happy to see Ne kadar gerizekalı Onyx insanlar var ya. play. And they're so energetic and we trust Kızın Onyx sesi with gitmiş all ya. of our heart. Okay, I want to see the energy there in Indonesia. Yeni gelen arkadaşlar bir like How atarsa many yayına shows çok around? sevinirim arkadaşlar. Cheer, cheer. Mara kepengen lihat guys. Semangat dari kita, kita tunjukin ya. Kızın sesi gitmiş la. Only, not a half. Geliyorum bir Only dakika ya here. arkadaşlar. We are still have there, and in this side, we have some new ton because they win the battle this early evening. We want to show you and the word, guys. So Let's hear it. Let's hear it. let's go. Semuanya! Di atas langit ada Odin. Di atas langit ada Odin. 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 Love it. Okay, okay. Empire sekarang Indonesia. Sekarang Indonesia. I love it. You know what? Clara, Here with energy. I love the energy there. So I'm gonna need backup. Bees, where are you at, Bees? Come on over. Come here, come here. I need a little bit of help. I'm gonna need your help here. Indonesia is showing us their energy. So we need to show them how we do it here for AP Bren in the Philippines. You go first. Okay, okay. All right. Filipinos! When I say AP, you say Bren. AP? AP? When I say AP, you say Bren. AP? AP? AP Bren. AP Bren. Louder! AP Bren. Stronger! AP Bren. Fiercer! AP Bren. Let's go! AP Bren. AP Bren. Okay, Clara, what do you guys have? Oh my God, I'm amazed with Filipinos crowd, but we got more. We got more. We have more. Kita punya satu spesial. Tadi ini baru. Coba ini boleh. Let's go. Kalau saya bilang siapa yang juara,
Semuanya paham? Siapa yang juara? Champion. Siapa yang juara? Siapa yang juara? Onyx yang juara. Pasti Onyx. Go! Onyx! Go! We said, who's gonna be the champion? They said Onyx. Who's gonna be the champion? They said Onyx. So we got here. 12 taraftarların sesi kalmamış. Çok bağırmışlar. Crowd and the champion, Mara. It's so lovely to have you here. You know what? How about everybody in this stadium? When I say go, you all say Onyx. Go! Onyx! Go! How about for AP Bren? When I say AP, you say Bren. AP! AP! Clara, this is one intense fight. 1-1, it is tied. This is anybody's ball game. So how about we go back to game number 3? We're gonna head it back to our casters. Bye, Clara. Casters. Hadi başlayalım ya hadi. What do you mean? What do you mean listen to you? What do you mean listen to you? What do you mean listen to you, man? Vallahi İngilizce bilsem keşke ya kanka. Vallahi İngilizce bilsem full İngilizce yayın yaparım bu arada. No, 1-1. LaFell, say something, man. I'm a Malaysian. I can't relate. Okay, that's I fair. want to cheer too. That's fair, you know. Okay, you know what? Let's stop for his sake, right? 12'ndo. It's time 12. At least next year you have Malaysia. Dude, if only the camera was on us, Yeah. they could have seen something cool. But either ways, going into game number 3, man, this game we start off like this is a boxing match, man. Yeah. One takes a punch, and then someone else dishes it back. At this point, I'm impressed that the players have room to breathe. Onyx'in forması şey olarak renk olarak değil de yapı olarak Homeboys'unkiyle aynı lan. Team fights, crazy mechanical duels, and now we get to see even more. We've only seen the start of it. Remember, 2 games out of 7. Yeah, and here's the thing, man. Speaking of a 1-2 punch, you guys can get TikTok drops. Şu an izlediğimiz kadarıyla Bren daha üstün oynuyor ama bazı makro hatalar yaparak kaybetti maçı bence. Ama bana soracak olursanız Bren şu an daha iyi Onyx'a göre. Ya izlediğimize göre. İlk maç zaten kusursuz oynadılar. İkinci maç yani Lord Fight'ına anlaşamadılar bence. Okay, what is crazy in Tagalog? Baliw. Baliw? Baliw. Baliw view. Baliw view. Baliw view. That might be it. Doesn't work that way, but yeah, sure. See this? Guy who made the joke, guy who said it first. Something like that, right? Yeah, It cut out before. Başladı draft. I'm amazed that even Koç without hep your aldı glasses, eline you can still telefonu. see. Yeah, man. Shout out to Mirko. He broke his glasses, but he's still moving in strong. Yeah, somebody with the Grand extra final glasses can. I feel like I cast better without the glasses now. Hey, you know what? You're better Great. than great. You're better than great. You're better than Exactly, great. exactly. Going into this game, we saw the difficulties coming in from both teams. CW on that Claude. Does it have to be respected with the ban? Oh, and we see Cheryl Yao here Okay. going for Onyx. So SG is with Onyx. Is that right? How is that? Wait. What This is guy's like, Onyx next on to the me is left? Onyx, and next to me is Ap Bren. He's neutral. Are you Malaysian? Are you Malaysian? Abi sinince bilmemeniz bir yandan iyi. Sanırım Either ways, going back to the topic. Yo kanka çok etkilenmiyoruz. Az çok anlıyoruz yani. O kadar değil de. The clutch should now be respected. Ya rakip sana sövmüyor ki zaten kanka. Adam mesela şey diye bağırıyor. Sensui, Edward, Kairi diye bağırıyor yani. İsim olarak bağırıyor. Veya takım ismini söylüyor. With that being said, we're jumping into the drafting phase for game number 3, where both teams, they can take a punch, but more importantly, they can dish out the punch. We're looking at here, looking like both teams have already Kıza banned bakmadım quite ya. a Niye few bakayım heroes kıza here. dostum? İşim We're just olmaz. waiting on the first pick. Looks like Ap Bren will be the first pick, and Onyx will be second pick, banning out the Kaja, the Joy, and 1-1 for Onyx. banning out the Tilda. Bu arada bu maç was draftar Twitter, çalışılmış. first pick, Instalok for Ap atıyorlar Bren. çünkü. Onyx follows up Direkt instalok attıklarına göre çalışılmış bir draft geliyor. Ooh, great choices here, but we've seen from the 2 games right now. Seninki çok kötü kokuyor. Şunu içme ya. Aşırı kötü kokuyor yemin ederim. Çok tırnak yiyorum. Kanka ben tırnak yemem la hiç. Çok nadir tırnak yemiyorum ben bu arada. Şey yiyorum kanka bak. Kamerada gözüküyormuş şu an. Bilmiyorum. Şurada mesela biraz et falan kalkıyor ya, ne diyorlar?
Onları koparıyorum. Yes, we do want Gözükmez 7 games. kamera Let's çok go. kötü. Amına Let's koyayım go, böyle 7 kameranın games. You ya. also have a picture Ya of bir Alien 10 bin 20 there. bin lira atın kamera alacağım ya. Fireflux. Shout out to Alien if he's watching this. That's right. And again, looking at this, I agree 100% with you, Wolf. But looks like they're going for a different angle here. They're picking up the Totally different. Brody. Ne dedi la, bir şey dedi anlamadım. Fireflux, Alien, Alien. They can fight a lot of CC here. Oğlum That's a combo. That Fredrin Alien falan izliyor dedi de biz orada değiliz ki amına koyayım. It is gonna be banned out for a year. AP Bren. Fermis. 7 games. Oh, Okay. Aa oğlum Alien değil mi bu harbi? want 7 games. Let's go. Let's go, 7 games. You also have a picture of Alien there. Alien Alien diyor amına koyayım, ne alaka? Supplementary stuns that can allow the Ana artist to have so much dashes, unlimited dash, unlimited ways to sustain himself. Yep. I mean, you said it 4-0, and it's not 4-0, so that part of the curse is real already. Okay, all right. So Ha, Alien fanı. I like what you said, Wolf. A lot of vengeance coming in from this early because of all the CCs coming in from Ap Bren. Most wanted, Nolan is the most contested hero. Banner pick 143 times in 145 games, 99% ban and pick rate. And now on it, they're going with Kai, banning out the Novaria as well. Now my question is this the most like contested pick of all time, or was the Fredrin even more contested at M4? I don't know, but either way for M5, it's not a Nolan, it's a Yeslin. Yeslin. Well, technically Nolan, because we don't get to see him a lot. Okay, you know what? Never mind. Yeah. Neverland. Well, we do get to see him, so it's not never. Never say never, man. All right, Wolf, take over. Yep. Benim iPhone şarjım nerede ya? Obviously, Nolan is one of the strongest heroes, but so is the Novaria in the hands of AP Bren. I think their few is very comfortable with this hero, despite, you know, having to face the Faramis. The thing with Novaria is it's a threat when you don't have the dive. So Onyx banning out this Novaria kind of tells me they will not go for any kind of dive kind of composition. Maybe on the XP lane, but overall they will close this out with a front-to-back composition. Maybe secure the Minotaur, maybe secure the Tigreal. İdare eder ya, beleş mi? Again for Keyboy. Yeah, honestly, having that Novaria with the Fredrin as well is going to be very difficult for you to fight around the turtle here. With Onyx, it looks like having the Kai is going to protect the backlines here, so perhaps they're fleeing again Devu for yenerdik CW. ya, So evet. Onyx going into this match, going up against Ap Bren, they're really putting a lot of Pinas pressure on Lang CW's Malakas. shoulders. What's interesting is the fact that they are ignoring the Valentina completely. It feels like Akai Faramis Bruno. we will overload you with more ultimates. Already an Akai and a Faramis. Which is crazy Allot, because Brody you have Fred'in so many karşı. good ultimates to copy. Durum and they're 1-1 kanka just şu an. forcing the Valentina out. Meaning to say that 4 olan kazanıyor. they know that Ap Bren will not have a good time with that Valentina. We gotta have this conversation as well. Going up against the Bruno, I kind of feel like the Yayına bir like distance atarsanız Valentina bana goes destek in, olmuş it's gonna be a olursunuz little bit easier arkadaşlar. for Bruno Çok to teşekkür deal out ediyorum. damage compared to the Novaria as well as the Lilia. So I think this is solidifying Wolf's theory about how the draft, they're not gonna go for dive. Yeah, they're not gonna go for dive. So Minotaur should be the ban here for AP Bren. I wanna give that. Even when you have access to Valentina, that's a hero that will make Onyx really comfortable. What was that? Wait. Let me just see here. I'm not seeing a ban. So Seems like there's no ban. No ban for AP Bren? AP Bren ban atmadı. Has to be, right? It has to be. We're talking about Nolan. Muhtemelen not yetişmedi, anlaşamadılar. Whoa. I mean, I don't know how we're... Okay, they're solving it. They're solving it for sure. yeah, for now, again, we're just looking into the situation. And when I say Relok looking into the atacaklar bu situation, arada. we're turning around and we're looking at the players. I don't know. I don't see a lot of reaction coming in. No. Right? No. Okay, but okay, we can see here that they are discussing. So yeah, I feel like Onyx, they're just waiting to see what is going to be the result. If not, O we're hep just going to bence. continue to pick and bans like normal. It's not getting picked up. There is a bit of dive. If this draft goes through. 4-1. How do you 4-1. Bakalım. recover now if you're AP Bren? I mean, obviously we were talking about Minotaur, but could be mind games. Could be, right? AP Bren still has the Valentina, but maybe they consider Angela now with their heroes that they have. And then, how about Diggy actually for AP Bren? Diggy and Lapula, or Diggy and perhaps Valen. You know? That's a good choice. Digi alır mı o? Ben ne Valentina, diyorsunuz? one of the ultimates and then the Yani other güzel one is olur used buraya da to alır mı emin force the değilim. team. Spicy. Valla çok güzel olur Digi Spicy. buraya. I'm not against it. I'm really not against it, especially going up against Onyx here, where you want to Allo contest tank da yapabilirler. neutral objectives. Having a lot of Tamuz damage falan before the çekip. 5 stars is going to help out, especially because they ban out the Novaria, probably because of that reason. Gord, Oh. And the Lapu. Allo tank Lapu Hey, aldı. the panelists talked about it. Hey, listen, right? Okay. So we got word that, okay, we're going through with this, but we got to talk about the score because even the panelists has talked about this is the new age of an Eve, new age of a Farsa. So it's all about zone control.
Gord is great versus Faramis overall. But against Yuzong But against Yuzong, no, against Akai. Oh, Oh man, that's a you know, that's a weird pick. But of course, AP Bren. Kiboy they kaldı. might Ne be alacak able to acaba make it Kiboy? work. Which means Onyx can just go for something like Ruby to defend themselves, right? Someone who can tank the damage of the Gord, the front lines. They still have the Minotaur as well. They have so many heroes for Kiboy. Even a choke could work. Gord'u bunun için tutuyorlar. Definitely against a Brody, right? I mean, that's usually the green light Verdiği to slow'dan go dolayı mı? for a big pick, and hey, you There you called go. it, Mr. Wolf. The choke comes in. But yeah, to confirm to everybody who's still wondering, Fahri no amcam ban, İstanbul'a that is geleceklerdi. Fahri indeed kim bu? what you see. No ban coming in from Mind AP games. Bren. Mind games. Mind games. AP Bren wants to give a statement. Kiboy çuvaldı. Against Onyx, we just need Hadi 4. bakalım. And here's the thing. Is What if it they not, lose, is right? It, no, but is it not impressive if they win though? It would be. If they win though. If they win, it would be If they win. impressive, Digi çok güzel olurdu amazing. buraya ya. Digi. But then I gotta ask, if they lose with 4 bans, that mistake could be like a Oh man. bit costly. Oh, obviously. I mean, you're gonna be scratching your head so much, and you're gonna be filled with regret afterwards. Well, this just tells us that AP Bren just needs to win. Yeah. Well, we're jumping into this game. Head scratcher or not, we gotta see. With AP Bren coming in with the mind games, is it Hadi enough bakalım. to shake the Sky King Sonic, or will they continue to show that they are untouchable? We're going into game number 3. Scary. Ya Tianzi Valdrift geçsen de sike yarayacak. Boş boş oynayacak. Mainly because Para of the Yuzong, kazanamadıktan the sonra Akai, and işte. then you have the supplement of this show. And even then, we're talking about no dive from the side of Onyx, but then if you realize after the Yuzong as well as the Joe pick, with the Faramis intact, that means that they have the green light. They have the license to get into the backlines now. The first 3 Yine aynı şey oldu bak M5 yazıları ha geldi. might not be dive heroes, Bir tane mandalina soy da with the yiyek ya. Faramis in combination with the Ne? Joe as well as the Yuzong, that's gonna be scary. Ne, I'm makarna. legit scared for this Oh, Gord. Flicker very aggressively in the start of the game. Yes. Super Mario taken low, but look at the decision to not flicker Ver bir back. tane He yeriz ne decides olacak? to walk away, but he will pay with Bak a Kiboy lot öldü. of HP. Now we gotta see how Ya CW bak bana ne manages amına the koyayım. lane, because looks like Super Marco is Şigi really mal gonna mısın come sen back Ago? quite a bit. He is gonna be able to last hit that gold minion there. So Bu ne ya, good effort mandalina coming in bozuk. from Onyx, but Super Marco Çürük. sticks to his guns, staying in the lane. Going at the other lanes, it's Lapu Lapu versus the Yuzong. I believe Siyah that Kiboy Flap neden Easy ilişkin will ne have a yapıyor great ki time this koydu? game. I think that O overall, ne lan? this was Aleykümselam. probably the best pick here for AP Bren. Great versus the Faramis. Obviously great against CWs, and CW did not go for the Purify, went for the Flicker. That's gonna be a target for sure for Flap Easy. And right now looking at the battle here, Sans started the battle off, being very proactive around the map, trying to target Super Marco here. So the question is for Onyx, as well as AP Bren, which is the lane that's going to be targeted? Erik medik Are yok they mu? actually going to put a lot of pressure on Çilek, the gold erik, lane? kiraz. Or they're going to put a lot of pressure, as we see right now, perhaps in the EXP lane? EXP lane for sure, because they need to make, they need to team fight around İki the jungle'da turtle. XP lane'e geliyor. Very important İkisi for de AP Bren as well, XP so lane Onyx hero'larını Turtle Fight'ına The sokmak için turtle is gonna be the name of the team, and we destekleyecek gotta lane'i. look at the boots coming in. If he gets level 4, Özgüven kaplumbağayı çekerek güzel bir hamle yaptı. Sans'ın flash'ı gitti. Flash'ı yokmuş Sans'ın. Güzel dojladı ama Sans niye öyle bir şey yapıyorsun aga sen? Kaltizi istiyor kaplumbağayı. Kiboy PV sokmadı içeri. Ay Lapu nasıl aldı lan onu? Kiboy 4 level oldu. Çık çık. Yani ay Ogwen çok temiz oynadı. Baba hareketlere bak Ogwen piçinin. Dedi çok yavaş alacak Kairi. Smite'ı da yok. Lan tamam zorlamayın, çıkın, şımarmayın. İyi ki zorlamışlar abi. Biz niye konuşuyoruz ki, adamlar oyunu bitirmiş. Oyun bitti beyler. Ne yazdı adam sildi? Ah be Ogwen'im. Massive play coming out from Sans, but my oh my AP Bren with Ogwen as well as Flap Easy. Early game aggression coming out from them, and Carry was holding on to the retribution because it was cooling down. He was 2 seconds away from the retribution to be off cooldown, but then Flap Easy steals that orange. Dual hero here, statistic as well, 70% win rate for Bruno and Faramis whenever they're paired up together. I was about to say,
I kind of feel like Boots made a mistake because he was going down and he was going. CV'nin to flash'ı open gitti. before that. CW gets engaged on. Hatta öldü. Stun over, flicker, Yok. backwards from CW. Keyboy with Wader's Dragon defensively now as that's the missing projectile, not connecting. Keyboy has got some Marco stacks ulti up to run, atsaydın but lan. Super Marco won't decide to pop that torn apart memory. 2 level fark He var. will decide to invade the enemy jungle 2 levels ahead. Who gets it? Was that Kyle? Dude, at this point, even though Kyrie was able to scare it, but again, the difference there, 2 levels, that's a big impact, Wolf. Absolutely. And this is going to be a big problem for Onyx, especially because they're facing up against Brody Lapu Lapu. We're talking about the problems for few, but now Kairi kaplumbağaya giremeyecek. 2 level fark var. Onu geçtim. Ogven onu çok dürtüyor. Kairi niye suikast çalmıyor? Yani tanklar daha güçlü diye. Lapu'ya baksanıza nereden lane gidiyor. He's just moments away from his second item, and then once he gets the second item, he's moving with the team. Okay, but Flap TZ on the other side. Flap çok zorladı ya. Flap'ın ölmemesi lazım. But Kyle will be able to trade it back for a neutral objective. He knows the info. Lane'i itti de yani ölmesine gerek yoktu ki. Aga. Kairi'nin ultisi duruyor. Connecting on his first skill. Now Onyx will lose out on the purple buff. Kyle TZ steals it away, invades Onyx jungle. Right now, I think it's a little bit rough for Kyrie, but I think it's fine for him, especially as an Akai. But right now, the space given to CW having one. Marco'yu oyunu açtırıyorlar. Zaten Lapu çok rahat orada durabileceği için Keyboy güzel attı da takım çok uzak yani. Keyboy abim attı da. Ah be o kill'i Marco alsaydı daha iyi olurdu da. Ogren şu an gayet iyi oynuyor bu arada. Bayağı iyi oynuyor hem de. Flap ölmez. Ölür. Getting onto the back, CW forced a slight tackle defensively. Ap Bren bought enough time for the rest of the members to come through in the mid lane. And even with that play, that's going to be net positive for AP Bren, forcing out the heavy Gilang Sans. Cannot do anything at this point. Sağ altta 12 oyuncuları gülüyor. Neye gülüyorlar bilmiyorum. This is going to be massive 3.4k compared to Kyrie. He's only secured 2,500 gold. And even the XP is going to be bad. This is going to be a snowball. The AP Bren, Kairi farm especially atamadı their ya. jungle. This is what they need and Yo, this is niye what they tek get. oldu? O mentali sağlam. Flanking maneuver on the CW, a bravest fighter from Flap TZ. Ogven ölür mü? Ölmüş olabilir ya. 3-4 tane ulti yedi. Şeyin Lapu nasıl öldü ya? Lapu kim öldü cidden? Kyrie looking to go for this orange up right now, and Appraiser's Wrath secures Kairi the aldı orange buff away buff'ını. from Kyrie. 2 levels ahead, and they're looking to go for the purple buff. Kairi o buff'ı da alamasaydı var ya, çok sıkıntı yaşar. Just got that malefic roar. This is what all he wants. This is what all he needs. At this point, AP Bren can say, Kairi smite'ını atacak mı abi? Kaplumbağayı alamazlar. Kalti'yi attı. Because he knows there's no way Onyx can contest. He knows, and that's because Kyrie is half HP. No matter what happens, they will be able to win the Kairi red'i alamadı mı? Aldı oğlum. Wins the retreat battle afterwards. Ben aldı diye gördüm. Almış ya. Almadı mı? Almadı mı lan? He almamış. Ha özür dilerim almamış. Şey var ya, bu Lightly Mife'nin küçük temi var ya, o yanıyor diye ben aldı sandım ya. Pardon. Evet almamış ya. Maybe when they have level 15 on Kyrie, maybe if they have level 15 on CW, that should be the only option. And when will that happen ever? 16 minutes, 18 minutes? They have to buy the time. They have 9 minutes to buy everyone. Onyx definitely not in good shape to fight now. Yeah, looking at the items as well, a 1-item lead for the mid laner for Ap Bren. Yeah, it's a 1,000 gold lead between the mid laners. That's something we don't get to see a lot from, but few on the score so Bren hata yapmazsa maçı absolutely kapatır. lethal Ogwen. Şu an hata yapacak gibi durmuyorlar ya. Çünkü dün çok büyük hata yaptılar. O hata yüzünden 3-0 yenildiler direkt. Aynı hatayı bir daha yapabilecek bir takım değil yani.
So try to beat Ya as dediğim much gibi goal Bren as bugün you genel can. olarak Onyx'ten daha Looking üstün at how oynuyor. Bren is playing, Sadece Kyrie birkaç is gonna makro be hata a yapıyorlar little diye bit kaybediyorlar. scarred, so he's gonna get Kaybettiler bir that tane level maçı. 15 much Onun later. dışında yani Onyx hiçbir şey yapamıyor Engaged Bren'e. on his signature Joe. Final slash cancelled away as shot boom. Getting out, but not from the taunt and the mystic gush. Gilan Even ulti the attı Netherrealm da. comes in late. Super Marco turn of memory. Boots gets out in time. Ogun diving in. Petrify locking him down. Suns pulls Kyle. Ogun flickers out Saz'ın of flash'ı Stampede. yok. Up top, a turret traded in. Kyrie'ye baksanıza. CV'yi supportluyor. No. He falls back. The good thing about that is Ap Bren were able to force out some of the battle spells, the Petrify coming up from Boots as well as Sans' Flicker. They did have to spend some of their flickers, but Ney? the fact that they have forced Onyx to remove all of their resources means that they Bitti can artık take the ya, Lord fight Kyrie'nin so işi easily. bitti. 12-9. That's the difference. Daha oyun oynayamaz between çocuk. Cal, TZ and Kyrie. Belki Looking CV at the taşır formation maçı. Onun here, dışında Lord Dance initiated by Ap Bren, doing quite a lot of damage to Lord. Onyx, they're spread out. Ap Bren, they're clumped up together. Ogun sees Boots. Conceal. Conceal coming down. bu sefer de çalsaydı var ya. Teasy. And now they're looking to collapse. They're looking to punish. Bir an çaldı Maneuver. sandım. Kyle Teasy locking Keyboy down. Kyrie walking on the other side of the map, and Onyx will be able Niye to donuyor disengage. amına koyayım? The Lord given over to AP Bren. Suns now having the lightning truncheon is going to help him out when he wants to defend the base. But is it enough? bro. It's not gonna be enough for now, for sure. I think that the best scenario now for Onyx is if Flap'ın they emojiye don't bak. lose any of their Flap onu iyi inhibitors. sevmiyor ha, öyle şey bakmayın. Order. One stab. Kyle takes it. Dude, damage dealt? Is this for real? It is for Ogun real. doing the most. Şey diyordu, Ogun with the 10'u most, 3-0 few yeneceğiz second falan place. diyordu Flap. But the damage from Suns looks like it is going to be enough. So I kind of feel like I agree with Wolf, just lightning truncheon can't do it just yet, but Keyboy goes in. That's a lockdown, but a Mystic Gush connects to the Oğlum, backline. flop Flap will attıkları fall Fox'a before bak. Onyx frontline does. Now it's a lockdown. Oh, Suns Gilan gets kimi öldü right. Gilan? AP Bren Gilan puts him abi, down, ne bursted him out. And now AP Bren, 7,000 gold lead. Bir daha ölmesin lan Gilan. Looking at the inhibitor. Holy defense use. Gilan ne yapıyorsun Gilan? Öleceğini hemen anladım bu arada Gilan'ın. Gilang dediğim sanız arkadaşlar, Gilang ismi Gilang. Sadece Gilang, soyadı yok. Yani yok, Wikipedia'da yazmıyor soyadı. Herkes Gilang diyor. Ap Bren iki maçı da iki maç demeyeyim de. Ölmedi. İlk maçı ilk Lord'da bitirdi, bu maçı da aynı şey yapacaklar mı bakalım. AP Bren, their mind games is working. Yep. Bot oynayacaklar, Ogwen Flash ulti infosu veriyor. Botu istiyorlar, botu istiyorlar. Ogwen verdi infoyu, Flash ultim var, bot oynayalım dedi. Duydum, o infoyu duydum. Losing him the second time meant that they will not be able to defend two of their turrets. Oğlum Kyrie... Super Marco içeri attı ama hasar yok arkadaşlar. Öldü Marco. Duvar rüzgarı bastı, öldü. Ya şunu içme ya. Çok kötü kokusu. Look at the items. Well, what else does Onyx need? Dandik şeyi içiyor, çok kötü kokusu var ya. Seninki çok kötü kokuyor, içme. Lan çok kötü kokuyor, içme. Even when he's not dying, he's put so low that the heavy spin is not going to be utilized properly. So he needs a second item for sure. We have Sky Guardian helmet eventually for him to be able to tank up, and then eventually a Radiant Armor. They definitely need Radiant Armor here from Onyx. Somebody has to take it, otherwise Few will just destroy them. Game Pro aleykümselam bro, hoş geldin. Like he wants a Demon Hunter Sword as well to be able to deal enough damage because Kyle TZ has been soaking up so much damage coming in from CW. Right now Onyx, they're at the back foot, but again, they've been in this situation time and time again. So I kind of feel like Ap Bren, they can't fall asleep here. They got to make sure tighten the gameplay and make sure they don't make a mistake coming in. Stampede from Suns. A resource used up. Kyrie poked down by Ogwen. And also by Few. Kyle holding the Lord. Pinned down. Final slash used up already. Suns. Kyrie deneyecek bu Lord'u. Chunking Suns for a bit. Ama Kyrie çok güzel yerde tuttu Lord'u. Right now. Keyboy used the conceal, but immediately found out. I don't know how Keyboy can go in. Hiçbir şey yapamaz buraya Onyx. Bren ne kadar yavaş oynarsa o kadar çok şey kazanır.
Onyx looks like they have to disengage. Ogren dikkat et There's no way reisim. they can contest an Durma AP savaşı Bren. ortamı. Capitalize a free lord in the 13th minute. Right now, Onyx, they have to defend. At this point, Flop too much şerefsine bak. damage, man, being dealt out by this Gord. They got the Yuzong, but the Yuzong can't even go in. He Botu itseydiniz flies, ya la and başkan. Botu niye immediately AP itmediniz? Bren strikes and 4 forces level him diff. down to the ground. Boots can't do much here. Tutamazlar bence. Yani Ogven ulti flash infosu veriyor şu an takıma. Ulti flash'ım var, oynayın diyor. Kibo şerefsizine bak, Kibo'ya bak. Kairi yok oldu direkt. Oy çok güzel dojladı Marco. Marco aşırı güzel dojladı Chu'yu. Bitti. Kaltiz öldü mü? Flap'tan güzel bir ulti flash geldi. Kaltiz öldü muhtemelen. Evet öldü. Ha, Marco burayı keser ya. Oyun biter zaten. Tutamazlar. Sans'ın pasifi var. Doğacak tekrar. Doğdu Sans. Güzel bir maç izledik ya. Ogren'in yaptığı early'deki çok iyiydi. Direkt Kairi'yi 5-6 level bıraktılar. Çok güzel oynadı. Çok güzel oldu. Zaten Red'de yaptıkları direkt oyunu kazandırdı onlara. Ben bir 2 dakikaya geliyorum arkadaşlar. Bana 2 dakika verin, hemen geliyorum. Criticized at the first try with the Gord, but the Lapu Lapu made so much sense in combination with his art, that tempo that AP Bren played in. Onyx just can't breathe. I gotta say, man, this mind games is crucial for this best of 7. With that being said, here's the thing. A lot of things happen in this game. We gotta throw it over to Leo as well as Gideon. Darn right, LaFell. A lot of things that need to be broken down here at the panelist area. So far, so good, but the real question that I think it's on everybody's mind. Coach Ducky, Coach Bren, was that a mistake or was it all part of a big grand plan? Given how amazing AP Bren controlled the early, late to mid, I can't even say if the mid or the late happened where it did because of how well they forced the advantage. They bulldozed through Onyx, choked out all of their resources, and made it seem like they got all the heroes they wanted anyways and put Onyx where they needed to be to go 2-1 already, this deep into the series. Like, truly, it's interesting to see. Did it come to a point where everything fell according to plan, so much so that they didn't even need that final ban at the end of the day? Or was it really just nicely done? The team played perfectly well. Let's not forget the fact that they could stack their CC almost immaculately. But I think we have to talk about our MVP here, brought to you by the Republic of Gamers. Give it up for your boy, Few, leading the team, but playing hard to get. The way Few played this Gord, one could not believe that he even went deathless, all right? There's a Yuzhong on the other side. There is an Akai on the other side. All heroes meant to find and displace Few, but still he went 4-0-5. Hell, homie's not even rocking Wilderness Blessing. He's not. He's being greedy with it. Just the quick agility. He even takes Mystery Shop on top of it all. I don't know. He gets away with too much, and I think, a lot of these older picks, as we jump into the highlights, is going to make a lot more sense here, right? Early stages of the game, you have to admit that Ogwen was doing a great job, not only disrupting recalls, but better yet, slowing down Kairi in his own jungle. Not just, you also have Kyle TZ, who's constantly pushing the advantage. He knows that if I can take everything away from Kairi, his heavy spins are almost always constantly going to be defensive. And if that's one out of the equation, the Yuzhong isn't even really a problem. Exactly. Now, the best part about the composition is that you have a lot of these enablers with strong CC, but you can't cash it out without the right damage. And that's where Few comes in, right? Great communication between Ogwen and Few. Great communication between Kyle TZ and Few. And I would even make an argument that even Flap was being part of that equation. That's right, constantly threatening with the bravest fighter, and that just left Super Marco with what we would like to call in the business a gold lane experience. What a performance by Few. What a performance by the MVP. And Gideon, come here, let me tell you a little something, all right? Few,
is a two-time SEA Games gold medalist. He's two-time SEA Games gold medalist? No way! I mean, that's not even all. He was part of the original roster when they crushed it at the World Championships at M2! With that said, let's go ahead and check out the emblem loadout here. So far, we pinpointed the fact that it was a little greedy. Check it out. Oh, yeah. Not even a single wilderness blessing from Ap Bren, save for Ogwyn, right? Ogwyn needs to be where he needs to be, and he needs to save up his kit for Geldim. when he's going to Selamünaleyküm. compromise Onyx with those final slashes, which he did, like, say, almost on the dot whenever it came off of cooldown. Yeah, no, I think what's really interesting overall, right, when we're looking at the emblems, even the item builds Daha start to bitmedi ya. get just a little bit greedier. Let's hop onto it right now, Daha because çok var. as we can see, clearly Kyrie is so under-farmed, right? Can't do much about it. But then we jump over to people like Owen, people like Super Marco, people like especially when it comes down to few. He needs to be greedy, right? He's looking for the ice. MVP kim aldı? Ya. Pef. Gord. Bugün Gordçulara MVP veriyorlar ya. Abi Kyrie'nin ustası chatte. Gord alan maçları alacak. Aslında ondan değil kanka. Rakip Bruno alıyor ya. Bruno'yu Gord counterlıyor. Bruno almazlarsa Gord almazlar herhalde. Herhalde o yüzden alıyorlar. Aleyküm selam. Ultiyi açamadım. Ulti açsaydım ölmezdim. Basamadım. Bastım ama basamadım. Ne yapıyorsun kanka? Endonezya chat'in herkes kariyer sağlığa beklesin JG diyorlar. Endonezyalılar Filipinleri sevmiyor arkadaşlar. O yüzden. Harbi öyle bir şey yapıyorlar mı Oktay, yoksa şaka mı? Cidden öyle bir şey yapıyorlarsa yazıklar olsun. İyi de öldür hakkını yeme diye bir laf vardır. Bekle, hepsini tutacağım.
4 kişi tutmuşum ha. Gözükmediler de 4 kişi tuttum ben bu arada. Tüm chat Kairiot Albert diyor. Yaptıkları saygısızlık aga, ayıp yani. Çocuğun hakkını yemeyin ama çocuk sizi şampiyon etmedi mi? Hadi etmedi desenize. MSG'de etmedi deyin. Kesin lan hepsini hadi. Zizi o anı hatırlamıyorum ya. Yani valla unuttum. Yani o an heyecanını da biraz unutmuş olabilirim ya. Ama bayağı hype'lanmıştık. Direkt oyunun bittiğini anladık zaten onu. Nasıl kesemiyorsunuz la bunları? Aa, ne yapayım? Duydum ki bensiz. Ya item alamadım. Neyse. Bir dahaki geldiğimizde. Kaç dakika ara var ben bakmadım arkadaşlar. Ara çok mu uzun? Ara çok uzunsa bir iki maç daha girelim. Esmeralda çok tilt olacak. Taş falan atıyorum ya. Ay ay.
Sus oyuncu değil mi? Draft'a geçmiş ya. Bizim maç şimdi bitiyor zaten. Şey yaparız. Onik bu turnuvayı kazanamazsa bence beni var ya hayatta kesemezler. Hayatta kesemezler hayatta. Kolaydı. Oh. Draft'a geçelim, kamerayı hemen şuraya alırsam. Brody, man, I mean, based on what happened just now, I don't hate it. I mean, let's face it, Sans went to gank, and it wasn't enough to get a kill. Super Marco is just like, I'm fine. As long as there's minions here, guess what? I'm here. I'm Super Marco. He is super. Super Marco! Yes. And also, It's whoa! different, totally Completely different. different. Super duper. AP different. Brent Super saying, oh, duper. Man, curious. Audience cheers. Kyrie, audience fall silence. Onyx, understand. This guy is making memes on the go, man. Yeah. That was just literally a few minutes ago. Wow. Dude, Meme dedication. machine. But now, the 1-1 as well as the Akai. Talk us through this pick. Obviously, the Kanka bugün beraber Akai's maç curious ödüyor the fact that you Eline can get sağlık. the stacks Sağ ol. for the ultimate of the 1-1 for the crossbow tank. But that opens up here. I think at least the COD we still got correctly. And then the Valentina is open for Onyx. I still think it's good, right? Especially going up against this. Yeni gelen kardeşlerim bir like atarsa yayınıma beni çok mutlu etmiş olursunuz. Right now for Onyx, that would be great for them. I'm curious to see, yeah, Valentina as well as a Lilia. But instead they go Kaja. The constant ban of Ap Bren now let through. Here's the thing. I was thinking of the Kaja, the classic matchup against the 1-1. I hesitated to say anything because there's an Akai. Wouldn't the Akai be a problem for the Kaja? That is definitely 100% true. But I think that they just want to make sure that the 1-1 will be locked down. And the flicker as well as the ultimate coming out for the Kaja. It doesn't matter whether Teşekkür or not ediyorum kardeşim benim. they get scrambled because of the heavy spin. They can dive. And so I think that Onyx will eventually close this draft out with 2 dive heroes. Let me just say, it's usually the cat going after the bird, but it looks like the bird wants to go after the cat. The Angela. The puppet. Well. The puppet. Angela 1-1 Akai. Kaja Cloud Freddy. Angela 1-1 kombosu güzel o. Late'de çok güçlü oluyorlar arkadaşlar. Yani eğer AP Bren bunu çalıştırabilirse kolay bir win alacak. If Bren becomes a champion, oh, I didn't see it. Yeah, We're hoping for you, man. It was too fast. I think if Bren becomes a champion, he will ask somebody out to be his girlfriend, something like that. You're the only Tagalog speaker here. So Van Van niye açık kalmış? But now we're looking at the bans. Kadita ban out, and now for Van Van'ı açık bırakma sebepleri kanka Kaja bait'e atıyorlar. Kaja Van Van'ı tutuyor ya ultiyle, ondan dolayı muhtemelen. Ama ne kadar çalıştırabilirler emin değilim. Any dive heroes after this, maybe Onyx might consider something going really, diving deep into their hero pool. Maybe a Farsa actually, because Farsa is traditionally a hero that you combo with the Kaja to take out the 1-1. My question to Marco, you don't like the Fredrin EXP, right? No. I'm just throwing it out there. What if? What if? Is it okay? Is it not okay? I think for this case it's okay, right? Onyx have Dairut'u da banladılar. Kaja'nın çektiğini kesmesin diye. Öyle Kaja'nın adam çektiğinde burst atacak hero'ları banlıyorlar. Dairut Kaja, Dairut Kadita gibi. Böylelikle Kaja çekse bile o adamı kesemeyebilirler. Şöyle bir ihtimal var. Aha. Bas. May you have luck, my friend. Ne çıktı? If it's a bad skin, it's a boo from the crowd.
If it's a good skin, it's a boo. Lolita, Tamus, Another Hayabusa. boo, man. Anything that's not the aspirant skin is a boo. Bu kim? Wait. O kimdi lan? O hangi kostümdü? Oh. Oo! Uranüs Epic. Oğlum adam kaç kostüm çıkardı? Bu nasıl bir etkinlik lan? Hey, overall. Ana Lunox Epic'le Uranüs Epic çıkardı. Daha ne çıkarsın? It's not a win, man. Hey. That's an L. Hey. Yeah, that's Let's go back to the Dire Dude, track. by the way. Shout out to Dire Dude. Idiot. Angela değil Lunox Epic'ti kanka o. I'm thinking like Eve or Farsa for Onyx if they want to be. Gord? Gord is great, by the way, but it's kind of, you know, boring. Listen, you doubted the Gore earlier, man. Yeah. Like, I mean, no, I'm saying it's good actually, but it's kind of boring, you know. I don't want to see Sansa that kind of hero. O etkinlik çok iyi bir etkinlik ya. Çok fazla kostüm veriyor. Gideon hates the Uranus, you hate the Fredrin EXP, and you hate the Gord. No, I don't. Bana Saber Uranüs ve Raja Epic aldı. Man's got stabbed. Oha oğlum bu nasıl bunu almış? Kaç elması var? Wait. Who's this? That's a flex. Kaç elmasın var senin? Look at the face. Who's this man? Okay. Dude, you're a W man. Kaç elması vardı o piçin? W. Should we give the one on the... No. Elması kaçtı ben bakamıyorum şu an arkadaşlar. Okay. Kaç? Okay. 1500 elması mı var? Hayabusa. The jungle. Mirko, talk us through. En az oraya 50.000 elmas falan basmıştır, abartmıyorum. You're right. The Hilda would O be kostüm quite değil deadly. kanka, That was oyuncak. 110 M5 oyuncağı böyle sana kargo ile gönderiyorlar evine. Ama genelde Türkiye'dekilere göndermiyorlar, onun yerine Türkiye'dekilere 10.000 elmas mı ne veriyorlar? That's a nothing lane, you know. Oh wait, yeah, I was talking about the Fredrin EXP. Oh, we're doing it again. Aa bir tane daha Alright. oldu. Are you Make it ready? quick, make it quick. The stadium. Are you Sarıyorlar, ready? güzel yapmışlar. Aç. Mr. Diamonds? Bro. Oh, It's the Mr. Diamonds? Bro, come you're on, man. Bro. It's impossible. This guy's the richest. Mondon acil elmas ver çocuğa, ananı üzüldüm la çocuğa. Oh. Against the Fredrin. All right. Bring it Aga back be. to the draft. Bring it back into the draft. Looks like my prediction about Fredrin EXP was there. Hayabusa here, 0% win rate in M5 so far. The Thamus, again, performing extremely well. Everybody's just flexing. Bu da açmış. Oğlum bunlar nasıl 150 yapıyor? Şaka mı bu? Okay, so he's the richest caster. Bunlar elması bedavadan mı alıyor? No chance to defend yourself. No. All right, jumping into this game, well, what are we predicting here? Wow. I'm just happy that Hayabusa was big. Remember the last time that Kyrie picked up the Hayabusa M4. Gidiyor kanka. Were made. And I do want Kaçta? to go to a game 7, so please. I think that this could be an honor. Akşam bir CS yayını gelmez mi ya? CS oynasam izler misin CS? CS You Go. know, Mirko, if we see a assassin on Kyrie, it'll be Kyrie! We're jumping into game number 4! Hayabusa mı aldılar, görmedim. When he was told to imitate Şey mi yaptılar? Freddy'nin XP'ye gönderip Hayabusa mı aldılar? You know what? The Bu arada böyle bir şey bekliyordum ben. Vallahi bekliyordum. Because again, 0% win rate on M5. I cannot emphasize that enough. Yeah. I think it was used like maybe twice. Yeah. And Ne girmiş? but then again, this is Kyrie Hayabusa. Yok, That's, bakmadım, ne it's gonna girmiş? be very different. The thing is they go Geriye alamam yayını. went for the Edith, which is a hero that doesn't really necessarily lock down the Hayabusa. But they do have the Akai, so I think that's good. And also Ap Bren, we cannot forget the fact that they still have 1-1 Angela, a very strong combo. So I think that Ap Bren will have the more comfortable draft heading into. Görmüyorum ki, bakmadım ya. My only question here. going Bakamam, to yayını the- geriye alamam diyorum, hala Like baksana a diyorsun ya. desperation coming in from Onyx because if Ha, AP şey, wins the next mana- one, it is going to be match point. But with that, let's look at the emblem set here. O da ormancı girmiş ya. Gonna be a %7 girmiş. in fact for Kyrie instead of the typical lethal ignition, right? For your RG, typical RG. But yeah, you can see the thrill as well as the season hunter, and then of course that imperate from Kyrie. We're gonna see if he's really good at it so far. Flexing is. Kyrie'nin de önceyi ormanı kalmadı. Bunu da alacak, başka orman yok. Now looking at the Ay. fields here. That's flicker. Güzel Looks denildi like AP olmadı. Bren right now as well as Onyx. I'm looking at the timings here because this is Ogwen using the Edith as a roam. We saw earlier in game number 1 how Platzi was so Ölmez ki impactful. Marco. Marco survives against Kyrie as well as CW. Now, back to the question here, the timing from AP Bren. Yep. What time should they strike? Every time they have the heavy spin up. Fortunately, they have Tams, Edith as well as this Akai. So I think that they Flap çok hasar don't yedi. really have the timing.
But every Yo, time that the çok Lord, the dememiş. turtle fight is there and they have the heavy spin, they can absolutely fight against Onyx. Basically with the Kim? assassin pick though, they have to give everything Hayatta away to oynayamaz. objective Nereye wise, oynuyor? right? Flatteezy Hatta doing Red'e that de right gitti now, stoning Kyrie'nin. Kyrie away. The quad shadow going to be used up as well for Kyrie. Getting full stacks. Hard guard ready. Sun steals away the primal wrap, but the vengeance keeps him at bay. All for the turtle to be taken for free by Kyle Teasy. Flap taken very low. Hard Çık guard çık gets çık up zorlama, down çık on the gerek yok. Flap, giving him enough HP, enough to 12 kazansın ya, survive 12. and disengage. Something that I do worry about as well, because we got to talk about Flatteezy with vengeance here. A Claude going up against anyone with a vengeance. Şu an Kaja hiçbir şey yapamaz bu It's arada. not going to be looking good for the Claude. CW has to think a lot before he goes in with the Blazing Duet. Yeah. It's like Ap Bren got the Ya Kaja chance çekse of, bile öyle hasar faster atabilecek biri yok şu damage anda. build kind of Terizla. Cloud I'm not zaten saying that atamaz. Thanos is better than Terizla, because Terizla still is better Kyrie mavisine yeni overall. gidecek. But the thing is, that's what they get. It has good lane prio, because if you're going to be looking at Terizla, it's quite slow when it comes to walking. 2-1 Bren önde Because kanka. of the passive as well as the first skill of Flatteezy, he's able to traverse the map from bottom to mid lane faster than Dördüncü Terizla maç would. oynanıyor. That's how they can keep up the pace against Onyx. So that's the general idea why Flatteezy went in for the Thams against Onyx. So AP Bren, Level farkı they yok. got Kyrie to eşit know in terms tuttu of şu ana being kadar goal difference. XP'sini falan. Not really, because the only one that has a goal advantage on AP Bren is Few, where he has a 100. Like, isn't that negligible at this point? AP Bren, they're trying to slow down Kyrie, but I saw his farm just now. It looks pretty alright. Buradan bir şey çıkmaz gibi ya. Just recovered his own Gidip bottaki ormanları alsanız daha iyi değil mi? straight into the bottom side, so he's actually leading despite not having the turtle. It's gonna be the trend now for Onyx. Try to find ways to. Maç ne kadar uzarsa 12 için o kadar iyi arkadaşlar. Ama dediğim gibi Angelo Van Van ikilisi de çok güçlü, onu unutmamak lazım. Could try to contest, but I think that overall AP Bren, this is their jungle. This Kyrie is şu an level olarak öne geçti hatta. XP'de Kyrie they önde. will take care of the neutral objectives easily. Well, I kind of feel like if AP Bren, as long Güzel as kaçıyor. Rakipten kaçarak farm atıyor. Güzel yapıyor onu. they are separated. So if Kyrie finds a moment where AP Bren is not moving as a unit, he can get his snowball going by catching the mistake of AP Bren. But during this turtle fights, it's going to be a little bit difficult. I am wondering if Kyrie wants to contest for this, because we've seen him on his assassins, man. He wants to try. Flicker, everything used up on Çok the B-boy, temiz. taking first blood. Super Marco gets it. Kyrie in the midst right now. Quad Shadow in and he finds it. Kyrie öldü ama. Right now, the Quad Shadow gonna be popped in. Kyrie versus the Ölecek world. ki. AP Brent chasing him down. Kyrie. Shadow kill. Boots is here. Sans also with the primal wrath. Kyrie going in the back with the crossbow. A tag. The Super Marco and the heavy spin. Yani Kyle Teasy locks bilemiyorum. it all down. The turtle traded in Bot for kulesi two. açılacak, bir de kaplumbağayı aldılar. Karşılığında 3 tane kill verdiler. 4 minutes in. AP Bren move as Top kulesini açar ama muhtemelen Brent. Just so happens that top lane Açar açar. there was the turtle and obviously Top the kulesini gold açar were there. karşılığında. Mavisi gitti See, for Kyrie'nin. Onyx, my main reservation for the Gitti mi Hayabusa mavisi? is that Gitti. Ya kimde avantajlı diye if soracak you olursanız the bot neutral kulesi de objectives, gitmemiş. you can easily be Top taken kulesi de out. gitmemiş. You gotta look at Kyrie. Does he have the Brent daha No, he avantajlı does çıktı. not. Kyrie'nin Does mavisi okay. yok. Stolen Ama away. AP Bren has started CV'nin this. farmı iyi arkadaşlar. It's just 100 gold behind. That's actually very surprising. Where is he getting the farm? Ne diyorsun Şingi? We gotta look at Kyrie. Does Yanlış he have şekeri the aldım, purple pardon. buff? No, he Because if doesn't. not- He doesn't. Okay. Stolen away. AP Bren has started this. It's just 100 gold behind. That's actually very surprising. Where is he getting the farm? Well, he got the farm, he also stole the turtle earlier, so technically not that far, but now without the purple buff, right? That's where the problem starts. We gotta talk about the Trojan side as well on this Hama. So whenever he tries to create space, even though he doesn't have defensive items, he can take care of himself. Yep, for sure. And it's a great rundown on the Frederick, for example. You can slow down so easily. The Kaja might not escape your sights. And that is going to be good for AP Bren. Oh, some good damage. Onward and the Earth Shadow, the Appraiser's Wrath deals nothing. O güven Not güzel even helping şey to yapıyor. sustain, and AP Brent Güzel finds hazırlıyor another kill takımı. on Super Marco. Looking for the siege in the mid lane, tier 1. Another Shatter down, Kyrie with the Quad Shadow and the Retry. İki tane suikastçı çok rahat split atıyor. Will eventually defend. Another Mert problem hoş here geldin, that, aleykümselam. is Hayabusa Mert might senin face kameran ne? Sen hangi is kamerayı the kullanıyorsun ya? sustain that you can get out of AP Bren. Markası ne? Angela Modeli ne? Bir be a yazsana. big problem there on. That's why later on they definitely need both Kyrie Ne? and CW to deal the damage, because Yani bakacağım. it's gonna be CW to kind of mess with the shields as well as the sustain, and it's Kyrie for the sweeps. Now the turtle has been started by AP Bren. CW Sans as well as Keyboy is there. Ogwen finds Boots'un çok güzel. Van Van ulti açamadı büyü direnci botu sayesinde. Oh, and you hear the crowd's reaction. Bu şaka mı? For a big team fight.
But ladies and gentlemen, please do be patient Oğlum with aldıkları us. pause'a bak. We will try to solve this technical issue as fast as possible. Lan böyle Now bir we gotta pause yok. talk Çok about the possibility because I'm looking at the draft coming in from Onyx. They could play with the Şu match. an hepsi They got the smite'a basılı Hayabusa. tutacak. They got the Claude. And we saw at 4 minutes, AP Bren was very much willing to group up together. So is there a possibility of Onyx just spinning the map? Yes, that's what they need. But at the same time, you're facing up against Thams with a... Actually, his emblem, looking at the emblem, no speed up. Oha but that's Mert, okay. bunun fiyatı But the Thams is 8000 naturally lira. very Sen speedy bunu ne when it kadar comes aldın like lan? Bu going çok from pahalı. one lane to another. So the split push might not be that fast for the side Yok of, moruk, almam bunu, kapat. of Onyx. It's possible, but it's manageable. Şu an because hepsi the Thams ekrana şöyle who basıyor gets the arkadaşlar. turtle. Bu smite ya. Maç başlamadan. Şöyle basıyorlardır ekrana. Not too sure. Kim daha hızlı basarsa o olacak. Looking at the screen just now, you saw a 39% win possibility for Onyx and 61% win Evos probability for AP Bren. Aleykümselam Kirey. We gotta remind everyone here that if AP Bren wins this, it is gonna be match point. So it's gonna put a lot of pressure onto Onyx. If they Evet, want Kairi Hayabusa to get that almış. trophy, they gotta work super hard for it. With that being said, we're now gonna be jumping back into the game with a turtle. Who gets the turtle? Çoktan kaplumbağa bitmiştir. Kaplumbağayı kim almış? Yine hiçbir bok görmedik. Hiçbir şey görmedik yine ya. Oyun bitti. Right now, AP Bren, this is a big lead. Sans can't protect. This mid lane journey is super important. AP Bren just takes it like that. And immediately they go Ya for the hatırlıyor purple musunuz? buff. İlk maçta Onyx Lord'u almıştı. İlk maç mıydı? İkinci maç mıydı beyler? Yine pause al. Aa replay al. İnşallah izletirler onu. What happened in that fight? It's brought to us by Kadia. And you can see that Sans Marco, already stole the wow. heavy spin, but it wasn't enough. I mean, Super Marco just Van guided Van- all throughout. Angela ikilisi What a çok play güçlü by ya. Marco. Yeah, honestly, Marco, you're the 1-1 expert. In this position right now, when AP Bren has Bugün çok kötü 3.4K gold lead, hazırlanmış Monton ya. Sürekli pause'lar, yanlış bilgiler. Oh, he's super ahead, man. The thing is, on the 1-1, you might take a look at the gold lead and you might say it's just an 800 gold lead, not even 1,000. But the thing about 1-1 is, if you reach that corrosion site and the DHS, that's already your power spike. That's why you can go for the with nature, and now he becomes lethal. Because he can find those weakness points, take more of a risk, and still be doing maybe even more damage than CW. yeah, and Kyle TZ took quite a lot of 3 damage birden 4 there, but 13. again, Valla ben bugün %100 Onyx kazanır demiştim. Ama şu an 4-2 Onyx AP Bren kazanır gibi ya. 4-2 4-2 ya. Veya 4-1. Ay! Çok güzel tuttu lan. Tam atlayacağı yere. Ogwen difini koyuyor ya. Looking for some sort of retaliation, but AP Bren are utilizing this chaos to go for the Lord. Onyx in shambles. Yeah, but look at Kyrie, man. He's looking for the side lanes. Vengeance. Baptizi just standing there menacingly. CW can't do Kanka anything. And yabancı yayınlarda kime sövüyorlar ya? Endonezya yayınlarında falan en çok hangi Onyx oyuncusuna sövüyorlar? Kairi'ye mi sövüyorlar yine? Merak ettim. Takes away another purple buff from Kyrie. And Kyrie can only get a tier 2 in the bottom lane to trade the Lord and a purple buff. Oh. Shige'ye bir R7'nin falan Endonezya 500 bin izleyen yayınını baksana kime sövüyorlar. Buts'a sövüyorlardır bence. Bats'a bir şey diyemezler bu arada. Bats'a saygı duyuyorlar. Especially because they have the massive objective here. Super Marco is already so farmed up. Kyle TZ is tanky enough. Kairi'ye sövüyorlar diyorlardı. Sans ve Kibo ya. Oğlum Sans'a hiçbir şey diyemezler. Hayırdır amına koyayım, Sans'a ne diyeyim ya? Because he does have the vengeance and he's very tanky at this point, even getting the dominance ice. 10 minutes. Yeah, but a big power spike from Kyrie. I saw that he built the Blade of Despair, so I think it's not quite over yet for Onyx, but AP Bren wants it to be over. It's really hard now for Onyx. I feel like for Super Marco especially, right? The main idea for Onyx was they want to get Super Marco assassinated, but he has the win in nature. So what comes next? Where does the damage come? Sans? Now the Lord is down bottom, but looks like AP
Bren is able to secure the tier 2s. Oh, CW wants Kyle Mute TZ. attı. He has to be careful. Shadow King also used up some damage back to AP Bren. Onyx still trying to defend from the siege that AP Bren are still going at it full force with. Conceal come down. BMI getting him out. A good splash of damage from the turret to try to take these minions down, but AP Bren do a lot with Açamadılar lan. that minion wave. The base turret in the bottom lane is low, very low. Oh, look at this purple buff here. Kyrie wants it, but AP Bren wants to deny it. He wanted more. Ogwen needs to time. No, he doesn't even need to. AP Bren have done it. They've taken another purple buff. For the longest time, we haven't seen any flicker Divine Judgment play from Onyx. In fact, there's no play that we saw from Onyx. The last time that we saw was probably the turtle fight where Onyx Sans şu an was able biraz to come in and çaresiz. spin, but that's just about it. Onyx cannot find an opening for a team fight. And this Kaja pick, even when it's like one of the best heroes that Kibo Hoş has ever geldiniz played, arkadaşlar, it hoş seems like he geldiniz, merhaba. does not have an impact right now. Kaç durum? I mean, look at 2-1 the AP lineup Bren here, man, önde. when Flap TZ as well as Ogwen is up in your face. There's Exactly. it looks like there's no right target for you to catch because in theory, Super Marco and Few is the perfect target you want to catch. Yeah. But having Flap TZ as well as Ogwen, Marco'ya tüm yatırımı Marco'ya yaptılar. Hakkını verecek Marco. penetrate that defense, Kyle is there, man. He's gonna nullify your engage. Heavy spin. Heavy spin. Just one tap away from a cover. Endonezyalılara bak. I don't know, man. I feel like if you ran with the draft, they've successfully nullified the advance that Keyboy has on his Kaja, but if he can prove me wrong, I'm all for it. Keyboy up top. Aa Kibo'yu görmüşler lan. All alone, isolated, still with a flicker now. Kyle TZ with a heavy spin, locks Keyboy down. Super Marco has a monster kill, 6-0. Kibo'yu görmüşler. That's a problem. And AP Bren, even though Retribution forced out, Boots might be in trouble. Is in trouble. Onward, Earthshatter locking him down. The top Boots gets him out with a flicker. Flapteezy chases him down. CW now pushing some damage. Pensions! Flapteezy. Flap ölmez. Angela çok fazla kalkan veriyor. Marco'ya baksanıza, kim kesecek Marco'yu? Kyle, all this time, he's still on the Lord and he gets it for free. The Hive in Rizal Memorial Coliseum. Go wild. AP Bren has been hiding this Thomas pick, man. He just, like you said, stands there menacingly. As long as he has the vengeance, dude, he feels strong. He feels invincible. He can make a beeline straight to anywhere and he'll be okay. Yeah. It will take so much from Onyx to be able to take down Flapteezy. DHS, the Trinity actually available now for CW, gets the Malefic Roar, much needed in this particular game, but they might not be able to utilize it because AP Bren, everybody else is tanky. Everybody else is the problem. Lord march down, gets a good charge on. The Primal Rat stolen away. Sans trying to deal some damage. Ogwen, Earthshatter out already. No onward just yet. Onwards to the back. Kyrie does a bit more damage onto him. But AP Bren will stay disciplined. They have a 7,000 gold lead. Onyx maçı pikte kaybetmemiş Furkan. Ya ben zaten şeyde de söyledim. Van Van Angela ikilisini gördüğüm gibi söyledim. Bence salınmayacak ikili. İkisini aynı anda salmak çok mantıksız. Çok güçlü oluyorlar. Aşırı güçlü oluyorlar. Ve Bren çok akıllılık yaptı. Son iki banı da gitti. Dairut'ta Kadita banladı. Yani Kaja'nın çektiği adamı burstlayacak kimse yok. Kaja şu an hiçbir şey yapamaz buraya. Hayabusa yani yapamıyor. Tamu... Sans öldü. Oyun bitti ya. Ya Angela Van Van ikilisi çok güçlü arkadaşlar. Freddy'ni XP'ye gönderdiler bir de. Tamus çok rahat oyun oynadı. Van Van rahat oyun oynadı. Kaja etkisiz kaldı. Steve'in yapabileceği bir şey yok. Sans'ın yapabileceği bir şey yok. Yavaş yavaş kaybediyorlar. Kyrie ve Kibo'yu sövüyorlar. Biraz moraller düşmüş gibi. 12 ne diyorsunuz? Evet biraz moraller düşmüş. Ne kadar belli etmeseler de birazcık moraller düşmüş çocukların. RRQ'ya irat gitti. RRQ oyuncu almaz. RRQ'nun kadrosu şu an harika bence. RRQ
storyline. Benim gözümde şampiyon bile olabilir ya şeyde şu an. Series. MPL Right now, Ap 13. Bren is sezonda. looking at it and be like, don't you know who we are? And now, a lot of things happen, man. We gotta talk about Mlbb. But we're gonna give it over to Leo as well as Gideon. Leon'un takım elbise ne güzel lan, kırmızı falan. Leo muydu? Leo muydu? İkisinden biri, ismini unutuyorum hep. Kim var RQ'da? Adamlar Ayret'le şeyi aldı. Brusco muydu? Unuttum nickini, onu aldılar. Murano kırmızı takımlı. 4-1 bitecek mi? Oldu abi, 4-1 diyorsa 4-1'de kapanır arkadaşlar. Tüt tüt tüt. The Akai, he's actually able to do more than just split up Onyx in those team fights. He's actually able to choke out once more. Vay be. Kyrie, Ap Bren's performance in game 4 here was a combination of what they did great so far in the first 2 games they won. Yeah, and again, Kyle, with one of Nexus the burada mı ya? spells in the game, the heavy spin being the biggest deterrent, a nuke. Some may Nexus'a say sormak istediğim bir soru var buradaysa. from going in, and worse yet, even for Sans, he's got to be extremely careful because the only all he could really take was the primal wrath. And İntizar maçı mı? İntizar maçı ne lan? İntizar mı var turnuvada? even a slight EXP lead. Didn't even notice that he was sitting at 100 KP. That's just a testament to R7 bıraktı oyunu, emekli oldu. Soruyu merak mı ettin? Bir dakika geliyorum. Bir dakikaya geliyorum. But let's remember, at the end of the day, as much as he likes to oppress, it's about their win conditions, and that's where you see Super Marco and as well as Mlbb really kind of take that early game into their hands. And when you see Super Marco with 3 kills immediately after this cleanup play, the one opportunity that Onyx had to try and even things out, had they walked away, maybe, but Super Marco said no. Looking at the way the KDA went throughout all of Ap Bren, you're looking at just one core, right? You're looking at Super Marco. But the way Mlbb and Ogwin also made use of the space that Kyle TZ bought for them, it made them all the more confident in even blocking the main arteries, the movements of Onyx, to try and find even that one last Hail Mary play from Keyboy where he hung out in the bush to try and get a sneaky Divine Judgment, which now explains why, even in the hands of a very talented player like Keyboy, the Kaja has a very, very low win rate. I don't know what they ate today, or better yet, what preparation that Ap Bren has done. They are reading movements across the map extremely well, being able to foretell a lot of the movements, and more importantly so, it's not necessarily just about Kyrie, it's about the big playmakers, it's about Keyboy, and it's even about Boots. As soon as he's out of that lane, they find him a punish. If Keyboy is missing off the map, they find that punish. Let's check out the emblem set once more on Kyle TZ. It's this as usual. I like the touch on the Quantum Charge. As an Akai, you have a Geldim. He's just using it to always be on his target, always be moving, and again, keeping Onyx on their toes, keeping Onyx honest. I think, keeping Onyx honest is what's making Ap Bren work out so much, right? Every single time we see in the draft, take away some of the comfort here, take away some of the problems that we saw in the previous game, and there's still another solution. Unfortunately, Kyle TZ might not be the person they want to look to pinch this time round for the upcoming game, but more so to escalate things even further and get CW a winning matchup. It's not just about the Claude anymore. These Wanwans, they've got to go. Yep, looking at Onyx though, it's clear that CW had an idea. CW was latching on to the fact that maybe they can hold out for the
18, 19-minute mark, wherein the work he was putting onto the map would pay off. As soon as he scored the Trinity, it seemed like it was going to be a fair fight, especially since clearing waves wasn't going to be a problem. But that's difficult to assume that it's going to work out, that you're even going to make it to the 18 or 19-minute mark when Ap Bren are hunting you down actively. Again, it's not just Kyle Teasy, it's Flapteasy and Ogwin actively manhunting. They're actively looking for kills, and those two, actually there's a lot of damage between these two chunky heroes. Best yet, the biggest nullifier of them all. Have any Trinity build, have as much damage as you want, but as long as Vengeance is available, you saw CW. He loses half of his health just auto-attacking this guy. He's got to be extremely careful. It is a big deterrent, and now that's something that they have to consider moving on. I think Ap Bren, they figured out and cracked the code when it comes down to EXP exploitations, and now it's up to Onyx to find their own answers, because unfortunately for Boots, yes, if match they keep point, putting all these brother. sandbags, it's not enough, especially when he's up against Kyle, who's doing a much better job. There's a silent MVP amongst us, and that is few. The fact that he does so well to hide himself in plain sight, to hide himself even from the map when it's so free to just clear waves as the Angela, he's able to provide for all of the highlight players for Ap Bren right now. Rich guy, Super Marco, even if he gets ganked by 2 or 3, he's fine, he's got a hard guard. Kyle Teasy, again, we've already talked about how he has controlled this matchup. And even Ogwin. Ogwin is so confident to actually even go for those Tokyo drift onwards, really, and find targets. Evos, herkes diyor ki Evos gitsin. Amına koyayım, Evos gitse sonuncu olur bu turnuvada. Hiçbir şey bilmiyor. The right opportunity, right? He can't just use his onward willy-nilly. The moment he uses it, he gets run down, and he's forced to use his ultimate. And that's not what you want to do as an Edith. You're waiting for that one chance to catch a big fish, and whether it be Sans, whether it be Kyrie, doesn't matter which, as long as you catch them in the middle of that fight, it's all over. All right, here's where the oxymoron, the paradox comes in. Look at the amount of damage Super Marco dealt, and look at how dominating he was and how many kills the young Stephen Marco Requetiano got in this game. Compare that to how much CW and Suns were putting on the board. That just shows how effective Ap Bren's front line was, how their peel was used for more than just protecting their front line, how they used it to bulldoze on through, coming into the base. What was that? Maybe a wave leader just taking all the inhibitors. No, that's absolutely true. We're seeing that there is almost double the damage coming in from the side of Onyx, and Yemek yiyorum ya, sesim biraz az geliyordu. Yemek yiyorum, o yüzden az geliyor. Şu an geliyordur ama işte mikrofonu ağzıma soktum. Kyrie could already barely participate in these fights, so unfortunately for good guy Boots, he's taking the brunt of those Teşekkür ediyorum hits. arkadaşlar. Yemek yemedim ya sabahtan beri. Kaç saat olmuş? 5 saat. I want to know Tavuklu pilav yapmış if the annem, onu Brendan has yiyorum. always been the plan, if putting it in the XP was always in the books, or was it a mid-draft situation wherein, okay, we already stole it, you want to push the advantage? You want to make things spicier? Okay, go get the Hayabusa. I don't know if that was the plan all along. I don't know. It's one of these moments where you're starting to lose faith in your EXP laner. I think that unfortunately for Boots, he's getting shafted in these drafts. For Kyrie, putting him Ayıp ettin Oğuz abi, göndereyim hemen. Yemin ediyorum anne yemeğini o kadar çok özledim ki Filipin'de bir ay durunca. It comes down to that purple buff, right? Your purple buff is so important for these assassins to get ahead, and if you don't actually have a winning lane, and in this case, it's not winning. Both sides, both EXP as well as gold. Something else to note, check it out. Flapteasy's Tams, he was also on the charts, top 3 minimum for damage dealt and damage taken. That explains why there is a sudden appearance of Tams in the metagame. For a fact that a hero with no CC, compare it to the heroes that usually dominated the XP lane, like the Lapu Lapu or the Terizla, Tams is just a damage, soak, and dispenser. Is that a term? Yeah, it's a damage dispenser, right? Given the fact that you have a Vengeance and you're able to just get in the backline free, willy-nilly, plus the Angela, that just makes for a puzzle that Onyx has just failed to solve here in Game 4. Yeah, it's a difficult puzzle as well, right? I think a lot of it comes down to the fact that so far, early to mid-game, Ap Bren's overall gameplay seems almost pitch perfect, right? It's hard to punish, and the most you're going to get is an equalization. But so far, they haven't taken any losses on these trades, and unless Onyx is able to, I don't know, really double down on that early game,
I feel like it's hard to actually bounce back to play for those 20-minute games. Really is exhausting. Şu an mod var mı la chatte hiç? Benim chatimde şu an hiç mod var mı? Yo banladım çocuğu zaten ya. Hiçbir şey demeyeceğim. Normalde belki kendimi tutamayıp küfür bile edebilirdim de hiçbir şey demeyeceğim. Banladım direkt. Çoluk çocuk. Solid analysis as usual, and ladies and gentlemen, AP Bren is one win away. And with me and Mara here are two of the biggest personalities in the Mlbb community. Oh, Çoluk çocuk kanka ya. Bir şey cevap vermeyin böyle adamlara. Ben direkt banlıyorum zaten. Siz hiçbir şey yazmayın. Let's give a warm welcome to Eruption and Ghost Wrecker! All right, we'll start with Eruption. Eruption. Yes, sir. Who do you think is gonna win? Who are you rooting for? Okay, Biri arkadaşlar, biri bizim ekibe veya ekipte birine bir şey dediği zaman siz cevap vermeyin. Çünkü siz cevap verdikçe o adam keyif alıyor. Daha çok şey yapmak istiyor. Ben zaten gördüğüm gibi banlıyorum. Hiç cevap vermemek en iyisi. Ne olduğunu anlamıyor bile. Ama mesela Ömer şey yazmış. Ne anlatıyorsun 2 saattir falan yazmış. Adam daha çok yazıyor, böyle gaza geliyor. Bir bardak su alıp hemen geliyorum bana. Bir 30 saniye verin, özür diliyorum sizden, geliyorum. O ona bir like atarsanız da yine çok sevinirim. Oh, that's good trivia. Oh, Basically, okay. he's just saying that the Philippines will get M5. You're rooting for AP Bren. How about you, Ghost Wrecker? Onyx. You're rooting for Onyx. Oh. Whoa! Whoa, the crowd. There's a wild reaction from the crowd. Mikey, how about let's see how they can cheer the fans. Oh yeah, let me see you hype up the bees of AP Bren. Talk to the bees, Eruption. Alright, alam natin ha, yung gagawin natin. When I say AP, you say what? They know, Okay, they isa know. pa. Ito, testing lang yan eh. Oh, okay, Parang, just parang, testing. parang Just ito. testing. Hip hip! Yan ginagawa natin sa Pilipinas eh. Okay. Hip hip! There you go. The bees are alive. He's good. Ghost Wrecker. We got Furkan mod başvurusu nereden yapıyoruz? Abi ayıp ettin, artık modsun. Nereye gittin lan? Gel. Gel. Okay, you know what, Ghost Wrecker? Let's see if you're gonna win this game because we want to give prizes to the fans. How about this? We have this signed shirt. This is from Kidia, and we're gonna give it to 2 lucky fans. Wow. Okay? Kime öpücük atıyorsun kuş ya? We're gonna play a game. Cici And if kuş. your team wins, separate team, Cici kuşuma atıyorum. Kıskandın mı? Vallot hoş geldin dostum. Aleyküm selamlar. Ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Göremiyoruz seni. Biz kaybettikten sonra bize küsüp gittin mi? Ne yaptın dostum? AP Bren, yeah. Okay. I stay in the middle, the fans stay in the middle. There you go. Anong pangalan mo, sir? Roger. Hayat yorucu mu geçiyor artık? Ikaw naman, what's your name? Lars po. Your energy, like you gotta yell your name. Lars! Lars, who are you rooting for? Lars? Onyx. Oh, Nick. Okay. Alright. Bunlar niye hep bağırıyor? Let's see who gets to win this signed shirt from Kidia. Now, all you have to do is name as many items as you can. Alright? In-game items. In-game items. Eruption versus Ghost Wrecker. So the fans, you can coach, of course, the person. Kuşun adı ne? Bilmiyorum ki, bu kuşun adı ne da Şigi? Palitan tayo, we go alternate. Kuş mu? Adı kuşmuş. Who can't give us an item, an in-game item, loses. The other team Within wins. 5 seconds para Within 5 seconds. Within 5 seconds. Are you Bren ready? külot yırtıyor, ne diyorum bu konuda? Valla ben hiç böyle bir performans beklemiyordum da harbiden de yırtıyor. Aleykümselam Oğuz abi. Onda sana selam var. You go first. Alright. Here we go. Alright. Welcome to Mobile Legends
5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Immortality. Twilight armor. What? Armor boots. Radiant armor. Malefic Raw. Divine Glaive. Warrior boots. Ice One. Ice One. Gelecek sezon için planlarınız var. Valla şu an kafada bir şey yok ya Tayran. Açıkçası şu an bana ne yapmak istersin diyeceksen şu turnuva bitsin. Az gidip yatayım çünkü bu Filipin'deki saat farkı beni mahvetti ya. Uyku düzenim çok değişik şu an. Sabah 6'da falan kalkıyorum, akşam 10'da 1'de uyuyorum, gece kalkıyorum bir daha. Kapıyı açsana gitsin. Sa motor ata, sa motor. The windbreaker is a jacket! Kasi uuwi na siya eh. Uuwi na. Ang sinabi ko, wind talker. Sabi niya windbreaker. Gusto niya tumakbo. Okay. Ikaw na. Antikiras. Antikiras, okay. Oh, Antikiras, what do you have? Lan! Boots. Meron. Okay. We'll take the boots. We'll take the boots. Rose gold medium. Rose gold meter. 4, 3, 2. Endless battle! Endless battle! Endless battle. Cici kuş. Oracle. Bu şerefsiz konuşuyor bir de. Cici kuş falan diye bağırıyor, aşkım diye bağırıyor. Babacık diye bağırıyor. We have a winner. Nick. AB! Sonunda ses selamı var. Skor ne? Söylemeyin, merak etsin. Söylemeyin. Furkan adı ne? Abi adını bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Abella Buzer bir şeyler diyorlar da unuttum. Akıllı kuş ya bu. Benim kuşa da öğretsin. Bu kuş şey bu arada biz almadık. Ya teyzem şeyden buldu. Geldi evin camına koymuş, aldı içeri koydu. Daha sonra yurt dışına gitti. Yurt dışına gidince de bize verdi. Şimdi biz besliyoruz. Akıllı bir kuş ya. May t-shirt na. Ayos na. What do you want to say to your favorite player? Thank you, Kidia, for this shirt. And let's go, AB! Before we throw it over to the casters, we're gonna do it one more time. All right, Onyx fans, go! Okay, how about the brand fans? AP Bren! It's gonna be a tough one in here. Who's it gonna be? AP Bren or Onyx? We're gonna throw it over Sizi Endonezya'da yakalamasınlar. O kadar söylüyorum. Endonezya'da sizi yakalamasınlar. Man, I love the energy. Oh, wait. Should it be the high? Man, I love the energy. I love the energy. And I love the energy because it's both sides. I love Red Bull'u seviyorum diyor. Duyuyor musunuz? I love the energy diyor. Ya Red Bull. Kamera fazla büyük değil mi? Yo lan iyi değil mi şu an? Büyük mü kamera? Watch for 3 minutes. You guys can win one TikTok viewer chance and watch for 5 minutes or more and you can win the TikTok. Bende hiperaktiflik var evet. Bir yerimde duramıyorum ben kanka. 50 tane 1 dakika içinde 10 tane farklı hareket yapıyorum. Oturduğum yerde. Ya yatarken bile mesela sürekli şöyle sağa sola, oraya buraya, şunu buraya. Dünden 2 gündür kamera açıyorum. Dedim ki biri sonunda bu soruyu soracak bana. Sen yerinde duramıyorsun. Sende hiperaktiflik var diye. Şimdi ilk defa sen sordun bugün. Mockle'ların eski ekibi toplanmış. Kimler var o ekipte? Valla ne kadar çok ekip gelirse ben o kadar mutlu olurum şahsen.
for Itachi 3 Kutsi. matches. You can also enjoy double star raising points, double protection points, Apex mesleğin gereği de biraz diyorum da oral saplantı da var sende. O ne demek amına koyayım lan? Free to use also from the 30th of December to the 31st of December. Enjoy limited time free access to all heroes and variety of epic skins. Hey, we get it. We don't. Luckily, we're not on. We're not on. All right, but now we're going into the draft. Tırnak. Kanka ben tırnak yemiyorum bak. Ben ne yiyorum biliyor musun? Nasıl göstereceğim size? Kamera çok kötü. Bak şuralarda bazen et kalkıyor böyle. Onu çıkarıyorum. O kadar. Ay onu da çok yapmıyorum nadiren. Tırnak yemiyorum. Bunu alacaksan al, işim bitti. Maça geçelim. Maça fokus. Maça fokus. Maça fokus. Zio'yu bırakın. Oo. Signature pick for CW. So one little fact as well, right? Onyx have lost on the blue side. It was 100%, and then now Onyx lost. 1-1 first pick. Goni kaldı. Bren, Cloud, Freddy. Angela açık mı? Angela da açık. Bu sefer Angela taktiğini şey yapar mı acaba? Onyx yapar mı? Looks like it's coming through here. Ap Bren again picking up the Fredrin as well as the Claude. Very quick responses here. I'm looking at the mid lane. Should they go for the Valentina or Lilia right now? Oh, could be Valentina, could be Lilia. But maybe they just settle for something like a Martis or a Nakai. Maria. Okay. The Varamino, very classic combo. But that means that they will not go for anything like an Angela. This will be their. This is a very. Furkan ilk buluşmada üstündekini çalacağım abi. The problem that they have right now is that they might be. Angel aldılar mı? Almadılar. Minotaur, Lobario. Apex Gürlüz'ün için izlemiyoruz. Ben kapatıyorum kamerayı. Eyvallah, ne diyeyim ki? Şunu içme. Mal mısın oğlum sen? Çok kötü kokusu. İçme şunu. Lan ondan mı aldım ben? Onu Emre aldı. Sensiz olmaz, sensiz ol. Ya bir tane puff içiyor kanka. O kadar kötü kokusu var ki. Bak benimkinin kokusu güzel. Bana göre de seninkinin kokusu kötü. İçme, istemiyorum. İçme. Bu liselilere şu puff yasaklanması lazım ya. Liseliler hiçbir şey içmesin. Sigara, puff, esrar. Hiçbir şey içmesinler. Hepsi yasaklansın ya. Tubor. Yeah, because I was thinking of the turrets as well, man. Without we had it today from the US? Oh, it's on from the USA. Hey, welcome. I mean, I'm not Filipino, but welcome. Yeah. Welcome. Welcome. You want to say welcome? Welcome. Arlot'u dolaşa alıyorlar. Arlot'u şey kullanıyorlar ya. Flex kullanıyorlar, çok işe yarıyor. Ap Bren'in en güçlü flex hero'su Arlot herhalde. Warlord işi gidiyor ki S2G'ye koç arıyoruz. Düşünüyorsa Barış ile iletişime geçsin diyor. Warlord'un işleri varmış ya, yoğunmuş. Filipino Savage. He says he came from Indonesia, far away to the Philippines to see Onyx win. Oh, thank you, man. I couldn't understand that. Your backup was well. Yeah, appreciate it. 100%, man. Valentina is open for Ap Bren, a valid option for this case. I mean, Few is phenomenal with it, but I will not be surprised if they go pick up something like a Kadira actually for Ap Bren because they need a hero for. Moçko var işte TR'nin en iyi koçu. Mokra abim galiba şey istiyormuş, oyuncu olmak. Koçluk düşünmüyor diye biliyorum. Emin değilim ama. Geçen story atmıştı galiba. For the side of Onyx, they picked Novaria, so Valentina won't be contested. Picking up a Paquito here, sure it does stop that flex from happening from the Skor kaç? 3-1 Ap Bren önde reis. S2G ne alaka? S2G'nin Mobile Legends ekibi de var artık.
Well, Ama daha kadro the clock kurulmadan is 10 tane ticking. oyuncu çıkmış içinden. Ap Bren has to make a selection right now. So here they're gonna pick up. Looks like it's gonna be the Lilia. Okay. So if Onyx is gonna pick up a utility jungler, he's gonna take quite a lot of damage. That means that Onyx might just go for Layli aldı the AP Yuran. or the Paquito that we talked about. But Lapu Lapu should be a wonderful choice. Then when it comes to their jungler choice, they still have Boy Akai as yedi well mi? as Martis. Evet. They might just go revert back to the Martis because what they need to do right now is to just rely on the 1-1. They have solid pickups for the 1-1 anyways. They have the Minotaur as well as this Novaria. Neden FF Station? Çünkü FF'ten Akai or iyisi Martis yoktu. should be the choice. And then something like a Lapu Lapu so that they can dive the backlines. Right. Looking at the selection here, a lot of crowd control as well as a lot of damage coming in from Onyx. Paquito getting picked up here. Pakuanto, Baxianko. I can't believe that the Bax Pakuanto ile Baxianko son pikten Lapu'yu çekti. Niye sen Flap? Yok Lapu almaz lan buraya. Lapu almaz. Ne alabilirler biliyor musunuz? Şu an aklıma bir şey gelmiyor da. Ne alır ya buraya? Support alır mı? Hangi taraf daha iyi sence? Bir son pike bakalım abi. Tamuz mu? Sanmıyorum ya bu sefer Tamuz olacağını. Bak kesinlikle diyor. Duydunuz mu? Spiker kesinlikle dedi. I think if he does go for the Lapu, the crowd will go wild, right? Right as he says, oh, he doesn't. Grok. Grok? Niye Grok acaba? Niye Grok acaba? Yani ben sol tarafı biraz daha çok beğendim. We have too much power. Dude, we're influencing the crowd. We're very sorry, but again, we're jumping in potentially the final game for today. 12 direkt sır versin niye? Wolf, do you feel Ap Bren's got it? Absolutely, they have a good they have a good standard matchup. Just especially because they have the Lilia anyways, and they kind of I think that this backshot was kind of forced. But at the same time, there's no other reason. I dare say though, for Onyx, all they have to do really is to rely on Chewa this time. Just rely on CW. They have a very standard draft. Ben uyuyorum, maçı birini sulsanıza. Early and the late portions of the game, all Carry needs to do is to make sure that he at least trades for the first few turtles and not get destroyed in the early stage if they're gonna be A-okay. Kamerayı niye koymuyorum lan buraya ha? An M series will Ap Bren be the difference maker? Şöyle yaparsam. Sky Kings extend and then continue this best of 7. We're jumping into the game. Şu telefondan da YouTube chatini açayım da. This is our homeland, they say, as they yell out Ap Bren. Kairi çok zaman kaybetmedi mi? Hızlı aldı. Ay güzel dojladı. Oldu. Evet Kairi çok zaman kaybetti oğlum. Bottan bir tane bile orman alamayacak Kairi. Aa şeyi de Akdeniz'e çaldırdı. Kairi'ye küfürler geliyor yemin ederim. Looking at the emblem set here, I want to see a little bit more aggression coming in from Boots because Boots is going very aggressive, having the rupture as well as the festival of Oh, Kairi'yi mahvettiler arkadaşlar. Shigi acil Endonezya chatini aç. Acil. The Master Assassin, but this time they went both for tenacity. So both are playing for survivability. Both are playing not for the lane, but for the team fights. That's what they want to do the most. So far, let's look at this matchup, right? The skill matchup, even in the jungle. It's Baxia versus Fredrin, but Kaltizi has been able to invade early on, getting a level lead. Maybe because of the... Arkadaşlar her oyuncunun kendi gününde olmadığı günler vardır ya. Bilmiyorum. Yani belki bugün kötü oynayabilir ama yarın çok daha iyi olacaktır. Yarın için çok geç ama yani yine de öyle. Kairi güzel ters rotasyon atmış. Emblem of choice. And then there was the quantum charge, eventually the concussive blast, and they are now going for the baseline because he wants a team fight. I think that Ap Bren, particularly for Kaltizi, they're recognizing the fact that
It's the Claude that is the main character here. Kiboy'un flash'ı var ama öldü. Yani bilemedim. The man who is on a mission to get his second M Series title. Let me just say that play was possible because of Ogwen. Evet yani ben Kyrie'lik bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Boots ağır diff yedi bugün genel olarak Kyle TZ'den. Endonezyalılar Boots'a hiçbir şey diyemiyor. Bunun en büyük sebebini ben size söyleyeyim. Boots biraz fazla saygı duyuluyor Endonezya'da. Ya mesela adam çok ağır bir şey, çok Müslüman. Böyle sürekli cuma namazını falan hepsini hiç kaçırmıyor. Endonezya kitlesi de full Müslüman. Biliyorsunuz zaten. O yüzden biraz fazla saygı duyuyorlar Boots'a o konuda. Kyrie'ye biraz sallıyorlar. Kiboy çok geç attın la flash'ı Kiboy. Yani çok geç attın Kiboy. Sans walks down, Astro Meteor going to be committed down. The mid lane cleared away by Few to stop that from happening. And what a juggle coming out from Few. He took the aggro of the turret and then survived because of the ultimate, making it so that they can dive. That was wonderful juggling coming out from Ap Bren. We gotta talk about the late game scaling here because honestly, Bizim Sunshine'da Müslüman. Kanka ikisi aynı şey değil ya. İkisi çok farklı şey şimdi. Sans can deal out so much damage in the meantime, and now we gotta look at the Novaria Astral Recall comparison, both Sans as well as Few. Games played, Few has more advantage, and look at that cast count. 396 for Sans, but 776 for Few. Very similar. They hit 35. 1 out of the 3 shots they make. But that's actually pretty impressive. Very impressive on the Novaria. Boots took down by Few, but Ogwen now, Power of Nature, getting him out to safety, but Boots dealing a bit more damage. Knockout strike as well. Ogwen gets out again. Kaplumbağayı alacak temiz bir şekilde. Level farkı da var. Yo level farkı yokmuş pardon. Kyrie canceled out on that shield unity. Flap TZ doing a bit of damage. The wall comes down, the Guardian's barrier. Minus Fury dodged away from Cal TZ, gets out. Oh, it's a wild card. Çok temiz oynadı burayı Kyle TZ. Çok temiz. Çok temiz oynadı. Hayır öldü. Kiboy öldü. Kiboy reisim hala M5'i boşsa atıyor. This is a very good start here coming in from Ap Bren. 1000 goal lead. They are in prime position to keep control. Ap Bren 2. Dünya Şampiyonluğuna gidiyor. Exactly. Right after taking the turtle, they know that Kyrie doesn't have the retribution. Then Cal TZ sneaks away. He actually gets to creeps, gets the Rakhurs as well as the orange buff. That's gonna be massive. I mean, you will not feel it right now, but every time that Cal TZ takes away a jungle creep away from Kyrie, that's double the effect. Because not only do you get gold, you also take away gold from your opposing jungler. And now Boots, he's taking a long way around. Boots will be taken out. Ap Bren have come alive again. Yavaş yavaş Ap Bren making a lot of mistakes, getting caught out. Ogwen, even though he's taking quite a lot of damage, he's not gonna get taken down. Few is here as well. Ap Bren bu arada Arlot'a kostüm getirecek. Benle M5 Dünya Şampiyonu olduklarında Arlot'a kostüm isteyecekler. Yok Cloud'a getirmezler. Arlot'a isteyecekler. Arlot'u isteyecekler çünkü Arlot'u çok iyi kullanıyorlar. Ogwen de çok iyi oynuyor. Flap da. Kiboy 04. Gets assassinated by Boots. Yeah, I don't know, man. Keyboy right now has a Minotaur 0-4-0. 6 minutes in the game. Ap Bren has 5 kills. 4 of those is Keyboy. Ap Bren, they have a target, and that target's name is Keyboy'a nazar ettik ya. Big problem. Turtle is gonna be available. They're forcing the retribution onto Kyrie once again. Level 10 to level 8. And Cal TZ gets it, but he does utilize the retribution. Now Kyrie, shield unity, instantly onto the turtle. It's now already being started up by Onyx. This is a desperate move, but it might actually work out for them. Kiboy'u bir daha Kyrie kes has şimdi. retribution. Ap Bren forced back. That's retribution secured for the turtle right now, and Boots is able to pop in that black shoes, and after Spear dodge away from by Few. Boots still chasing, but Few gets out. Let me just say, Ap Bren has been doing quite a good job. Matilda'ya da olabilir de ben Arlot'a getireceklerini düşünüyorum. Their move and making sure that Sun's not going to make that big of an impact. So I kind of feel like that's also a small thing
but it's really stacking up. It's really making it so that AP Bren is not really all that fearful. Çıt çıt ses yapma. And AP Bren also Onun sesi consistently geliyor to muydu lan? overtaking the jungle. Gelmiyor diye yapıyordum. The first Oyuncak ya. prioritize Şu. utilizing the retribution onto the purple buff. Boots in trouble. Flickering back out, easy chasing and battle mirror images. Boots Reis'im ne yapıyorsun We orada? take it down again. This time it's Super Marco who picks up the kill. Meanwhile, the bottom lane, not the same thing happening. AP Bren stopping any sort of trade from happening. 12 geçtim Endonezya. Çok acı. For Onyx. I'm just listening to the crowd. Eyvallah ya kanka. Endonezya bütün yavaş yavaş bütün Filipinli oyuncuları almasına rağmen hala bir şey şampiyon olamadılar ya. En çok o koyuyor. Right now is again for the game to equalize once again. They might Ölmez ki CV kesemez ki. The first 15 minutes it's going to be AP Bren for sure. And all they can do is to hope that Keyboy lands a beautiful. Siz şampiyon olsaydınız kostümü hangi hero'ya isteyecektiniz bilmem. Hangi kostümle hangi hero ile en çok winimiz olsa onunla. Veya hangisiyle çok iyi oynasa. Beatrice olmazdı ama lan ne Beatrice. They just have it right now. One way out for Onyx, it's to fight. But AP Bren are doing the best they can to stop that from happening. Yeah, and right now again, Onyx, their mechanics are going to be tested here because AP Bren. Boots yaşlanmış vallahi doğru diyorsun. The Lord has pawned. Boots up top with Super Marco. The Lord dance is initiated by Kyle. İlk 3 maç çok güzeldi ama son maçlar biraz flop öldü. Onyx Kaltiz de öldü. Lord'u alacak bu arada Kairi. Oğlum ne oldu burada? Bir anda ne oldu oğlum? Beyler ne oldu? Marco kesemez onu. Daha rüzgarı var galiba yanlış görüyorum. And that's a teamfight that Onyx badly wanted. We're looking for an opening. They have found it. They made it actually. Boots Reis'im ne yapıyorsun gözünü seveyim. Ölme. Nasıl böyle oldu la bir anda? Marco, breathe. We need you. We need you, man. I'll breathe. All right, so now we're gonna give it over to Wolf. Looking at the items here. Yeah, rush onto the window nature. Interesting choice coming out from CW. That's the reason why they were able to last the fight. At the same time, deal the damage. And now Onyx, they all of a sudden get 2.4k. What? Wait. Robert Bad. From 400 gold to 2,000. 5 kişiye ulti attı bu arada. Ki bu yanlışlıkla mı ultiye bastı? Ne oldu? Flap'a nazar değdirdik. Arlot'u en iyi kullanan oyuncular falan dedik. I would say here, Onyx has been winning those fights where Flap Teasy made a bad engage, and I don't know, AP Bren, they gotta stop that because every time we see Flap goes in, and then Onyx feels like they're having an advantage. His HP, you have to look at that, man. And my smart translation to that is that the box that was set up by Onyx was sort of Hadi bakalım maç şimdi güzelleşiyor. İşte ben şimdi şöyle bu maçı böyle buradan izlerim. Ne? Yayına like atalım diyor işi gibi. 300 yapalım ya cidden. Niye 300 olmadı bugün ya? TikTok'ta yayın açıyorum. Bir saatte 50.000 like oluyor. 50.000 olmuyor da 10.000 oluyor. 50.000 oluyor. Burada 5 saattir yayındayım 200 like. Yazık günah ya beyler. Flap ne yapıyorsun amına koyayım? Vallahi amma işladım ya. Uykum geldi izlerken. TikTok'ta kolay beğeni. Burada da kolayla bir tuşa basıyorsunuz. Ne fark var?
just doing your thing, man. You just get punished too much. It's like, excuse me, sir. Let me play the Kimin? game. Sandım farmı iyi. Game turned out to be a battle of mechanics in the end because both teams have good heroes. And when I say good heroes, they have the İyi de one with YSS falan they oynuyordu. have the cloud on the other side. They say no matter what happens, there will be the late game insurance. Shiggy Boots maça çıkmadan önce tavuk butu yemiş. Boots now, I gotta say, I don't think he's been drafted by the draft. He's been getting a hero that can make a difference, man. O yüzden bu maç iyi oynayacakmış. Performing on it so far on this Bakito. 2 deaths, but with those 2 kills now, they're looking for a little initiation. Astral Echo once again revealing forward. Boots flanking around. Ap Bren orada giremedi hiçbir şekilde Sans ulti attığı sürece. Dislike'ı hak etti bu espri. Bu fight'ı kaybedecek Onyx. Oo, Van ulti açtı. Van ulti açtı. Bitti. Niye atamadı? Safı yok muydu? Bekle bakacağım. Orayı tekrar izleyelim. Maç bitti zaten. Oğlum Piv'in sadece Piv'i izleyeceğim. Safı da var. Members of Ap Bren. Then immediately what they did afterwards was to go to Kaltizi. The front to back damage coming out from Onyx cannot be contained anymore. Oyunu tutar mı? Yok ya, bitti. Nereye? Yo, tutabilir aslında. Tuttular bu arada, bitmez oyun. Dur. Kaydı 2-0-7 oynamış ha bu maç. CW ne yaptın? Lan ne yaptın? Kamyonları kesin, oyun bitiyor. Kamyonları kesin. Orayı bir daha izleyeceğim telefondan. And the thing is, Onyx, all they need to do was to make sure that CW is cleared for takeoff. And Ap Bren finally able to stop them. Flicker is going off cooldown on Ogwen. And Ap Bren punish, they get biraz heyecan yapmış CW. Gonna live to see another day, another lord that Onyx sadece lane'leri iterek maçı kazanacak. Ogwen öldü bu arada. Smite var üstünde. Bir canı kaldı, ölmedi. Oh my goodness, this game. Onyx, they're in a position where they push Ap Bren. Now looking at the base, half HP basically. Bu full tank. Mino full tank çıkmış. Onyx has a lot of ways to play this. They can wait for the Lord. They can go for a fight. They can go for Van şu an can yakar. There's a lot of options here for Onyx. The pressure's on to Ap Bren now. They gotta figure out. Sans'a yazık mı? Yazık diye bir şey yok arkadaşlar. Bu bir takım oyunu. Aynısını bizim ekiptekilere de söylüyor. Yok Rosa'ya yazık, yok TMZ'ye yazık, yok Apex'e yazık, yok Sunshine'e yazık. Öyle bir şey yok. There's so many possibilities in fact. Backdoor gelir mi? I'm curious because Super Marco as well as Ogwen, they Kapıyı iyi mi? grouped up together. They might punish Boots. Well charged into everything. Boots able to dash away. Forward now with the That's the wall. play. Catches him and few takes the Oğlum Sans'ın hasara bakın lan. play indeed. CV onları Lord'a sokmaz. Öldü Kaltizi. CV'yi kestiler bu arada, öldü CV. Kiboy Marco'yu kesti. Oy! Lan çıkın, orada öleceksiniz. Oy!
Çok güzel dojluyorlar. Very low, has the immortality. Does he buy some time? Astral Media, but look at the minion waves. An Astral Spear connecting. Ogwen flickers out for safety. The crowd goes wild. But the base is still wide open for the minion waves to come crashing down. Right now, Suns finally gets it. Dude. Maça bak oğlum, şaka gibi. Oh, what is this? Saz'ın oynadığı oyuna bak. It's like playing tag. Suns trying to catch Keşke Galtizio'yu bekleseydi takımı ya. Kaçamazdı. This is what happens when you have two of the best teams in the world of Mobile Legends going up against each other in the best of 5 series with the best heroes. Güzel maç da maç bitecek ya. Onyx kazandı. Bu Lord'u tutamazlar. Right now the Lord has been started by Onyx. Ap Bren will not contest. Onyx now has the Lord. They will push with this. The question is Ap Bren. They have the Lilia. They have the Saz şerefsiz çok iyi oynuyor o var ya. clear Dominion. But Onyx, can they force this out? Sans Gila. Sans Gila. 125 hasar atmış Sans. Oğlum o hız ne? Şu an kaç stack oldu o? Kaç oluyor en fazla stack? Numarya'nın. Exactly, he's making a lot of space for the team because he's blocking so many of the passageways of Ap Bren, and the slows are actually super duper annoying to deal with. On oluyor mu oğlum o? It's not. Right now, And they have the Lilia. the Lord marches in. The wall has been brought up. Astral Echo hitting a form. Oyun bitecek ya, tutamazlar. Very low, able to get Muts the öldü, shield daha down. Lord'a gelmeden. Finish Fury, not gonna be casted just yet, but the Lord has been cleared out. Kyrie taking low. Ne yaptı Onyx? To run away. Oh, they go and collapse out to Kyrie. With the final stacks as well. Onyx ne yapıyor oğlum? CW looking for the play. On the few, but he's Kaybetti maç, oyun bitti. Kanka Onyx ne yapıyor? Sans clears out of midway. Flat team with a good stun. That's another Astral Spear not connecting this time around. Keyboy taken down. Flat easy. Finds the vengeance. Onyx has to change their strategy, man. They gotta take advantage of Sans. They gotta let Sans do the damage. Gözümde canlanır koskoca mavi. But back to my point. 30 seconds. Oh wait. Can he do it? No, he can't. No, he can't. He can't. He can't. It's very... Man was able to protect Ne oldu their oğlum? base, but back to my point. 30 seconds. Oh wait. Yayın bir gitti geldi. Very risky indeed. Has to recall out. He's keeping at it. He's keeping it. He's waiting for information. Few. Can he take a few? The assassin. 1v1 black shoes. Stop CW. Needs one crossbow attack. He saves it. He saves it. He outplays Fury. Body. Gets bought out. And CW will back away through. Has done it. Oh, great play. Now getting Kyrie. He's always able to made that point. He's isolated the team. But he is soaking a lot of damage. Kyrie çıkamaz oradan. Öldü. We have it right now. The immortality. No. No immortality. Onyx ne yapıyor kanka? Shige Endonezya yayını izle. Sövüyorlar Kyrie'ye. Usage of Guardian's barrier to isolate Kyrie away from his team. Then the supplement of the final slash. The displacements. Ogwen, wild charge, keeping it at bay. Super Marco now trying to turn it around. CW jumping forward. Çok fena vurdu ya Marco. Mechanical duel between the two best goal laners in the world currently. Lord'u salmak istemeyecek Onyx. Çünkü Lord'u verirse o oyunu kaybedeceğini biliyor. Lilia'nın gücüyle beraber bitirirler oyunu. Very intense fight. I mean, everybody's trying to outplay each other, forcing so many mistakes, and at the same time, like making the mistakes their own. Kyrie 12 seconds before respawning does have the shield unity, so he can get back. And the lanes are naturally Kyrie mi? in favor of Onyx. Yetişir de baksana. Flap'ın yaptığını gördün mü? The final slash. Ay. Kyrie öldü. Kyrie'ye sövüyorlar Shige'yi. Üzüldüm lan Kyrie'ye. Yemin ederim üzüldüm. Flap'ın ultisi var, bitmez. Oh. Saving this game with a final slash to take out CW, then saving them from the Winions.
Hadi lan Sans, hadi lan. This is the game. Sans has to carry the team, man. He has the damage. He just has to connect. Kalitiz Lord'u ölecek heyecandan. It looks like Ap Bren will secure this Lord. This is not looking good for Onyx. And the wave clear is not that good for Onyx. It's not like for Ap Bren where there is the Lilia as well as the... Sans iyi oynuyor zaten de Kairi biraz morali bozuldu ya. Vallahi ben dedim Kairi'nin biraz mental düşmüş. Belli oluyor şeyden. CV'ye ne oldu abi? CV çok öndeydi. Gayet iyi durumdaydı. Ona ne oluyor? Tutamazlar bence. Yani çok zor. Belki 2 boy 4 kişiyi falan zıplatırsa. 2 tane saf var. Once that crystal is down, we'll crown a new champion. The Lord is marching up top. Ogwen's delaying it. He's trying to sync up the minions. This is going to be very difficult for Onyx to defend. Even the base turret down below will be taken down by Super Marco. Astro Sphere in the mid lane. Can they clear it away? Is it still possible, Wolf? Again for Onyx, I think anything is possible. They still have boots. Maybe that's the wave that they're looking for. And Sans, a key hero, needs to survive for the 4 kişi ulti entirety of attı. this Sans. defense. The base is cracked. Onyx on full defense mode, under siege. The Golden Road at risk. Ap Bren in their world tour. In the mid lane, cleared out. Super Marco gonna be chunked down. The Athena shield already popped away. CW is able to clear out the minion wave in the mid lane. Kyrie, the shield unity, backing away once again. That top lane now gonna be dealt with by Onyx. And we are back again to the waiting game. Rizal Memorial Coliseum, are you not entertained? Ne dedi lan? Listen to the crowd. This is an amazing match. Ne dedi milleti o kadar kudurttu bağırdı millet? The goal is only about switching your items. You, as well as Ogwen, finds all members of Onyx. And Ap Bren, they're just Yemin et. they're just waiting Oha. for a point where Super Marco can just go in. Lilia just super duper late game. The ultra late game is so good. Oy! Oğlum bu flap sikti lan. Sabahtan beri var ya oyun oynatmadı CV'ye. Sordunuz ya bana hangi kostüm gelecekti. İşte bu yüzden Arlot dedim arkadaşlar. Flap şerefsi bayağı iyi Arlot oynuyor. Both waves dealt with, but Ap Bren are slowly sieging. Flapteasy. Oh, he's jumped in. Flap öldü. Kuleyi tankladı o ben ölmez. Marco, ne yapıyorsun evladım? Onyx holds on to two of their turrets. They might let go of the other one though. Bottom lane base turret, that might be taken down. That is a big resource, but they are able to keep it at bay. Flapteasy up top, clearing up the wave. Onyx looking for another way to reset this, to stop Ap Bren. Right now, 4 members. Marco niye hasar atamıyor lan orada? The few finds him. Slap wants to go in. He wants to find a target. Kairi öldü. Kairi'yi o kadar güzel yere bıraktı ki. Oğlum bu çok güzel oynadı orayı. Sans piçine bakın. Bitti, Onyx kazandı. CV öldü mü? Ölmedi. CV yine ölseydi söverlerdi CV'ye. MVP Sans tabii ki. Right now they got the Lord. The minions have spawned. Onyx can push right now. But look at the positioning here, Sans. CW, they're in the face of Ap Bren. Sans is preventing Few from laying down the glooms so that there will be no defense. Sans with a play. Tutamazlar ya, bitti. Turning things around. We can hear now the chant coming in from Onyx. Ogwen. Sans looking for a shot. Gilang sikti valla. This might be the end for this game. Ogwen running away. Onyx have found a miracle. Gilang sikti. Onyx denying the 4-1. Onyx. Kairi çok öldü bu maç ya. Onyx
chance to put. Bir şans daha var. Bir şans daha var. Seyirciler çok iyi. Tienzi yalakalık yapma dostum. Sans yazıp durma. Takımını almayacak seni yazma. Seni o niye almayacaklar? Sans aferin oğlum. Aferin oğlum. Yap dansını. Ya Sanlı saçını yapsana. Ya ne yapacağım? Ne yapıyor? Kim? Kameran açık ya. O nasıl bir pozisyon? Olsun lan. Oturuyoruz ama ne yapacağız? Grosso Novaryası mı? Sans Novaryası mı? Grosso da. Abi şu turnuva bitsin, az uzanayım, az yatayım abi, konuşuruz onu. Liverpool Manchester United maçı varmış 19.30'da. Muhammed abi ne yapıyorsun ya, nerelerdesin sen? Bugün sesin soluğun çıkmıyor senin. Sanza vermişler MVP. Şige gel otur buraya ya. Gel 2 dakika otur. Gitmeyeceğim bana ne ya? Selamünaleyküm. Gözlüğümüz yok ya. Lensimiz yok. Göremiyoruz bir şey. Ne yapıyorsunuz beyler ya? Yapamıyor ya yayın. Ben de alayım dedim devretsin bana. Yapamıyor yani. Açıkça söylemek gerek, yapamıyor. İyi Oğuz abi, ne yapalım ya, takılmaca. Şu an siz ne yayını izliyorsunuz ki? Bak şurada CV nerede? Şurada CV alta doğru kaçsa kaçar mıydı acaba? Bence kaçardı. Şurada. Ya üste doğru gitmiş burada. Bence alta doğru gitse kaçardı ya. Sağlık olsun Can Hocam. Video gelmez ya. Video izlenmiyor. Blacklist'e gideceğim ben de. Sarmıyor değil mi Apex ya? Dedim devret bana, olmuyor yani. Saygı duymak gerek. YouTube'u falan bırak. Yaşlandın artık. Habere buzer şigi vakti. Oturacağım mı? Yayını ben yapayım istiyorsun. Yap kanka. Vallahi ya, ben yatmaya gidiyorum ya. Nasıl kapatacağım sonra? Neyi nasıl alacağım? Yayını. Tamam yeter, küçült onu, küçült. Oy. Bana ne avradı? Şunu kapat. Şigiyle takılın ya, ben uzanacağım. Vallahi belim ağrıdı ya.
Ha, Asya teklifleri geldi tabii ki de biz de düşündük. Nereye gittin Apex kalbine? Apex toy çıktı babacım. Virtus Sodium'da ben vardım MT1'de. Yok, gözlüğü takmayacağım. Neyi? Oyuna gireceğim de nasıl gireceğim ben oyuna? Böyle boş yayın mı açık olsun? Ne yapıyoruz şimdi? Mehmet abinle sohbet et. Mehmet abim kim? Ha, Forgio bu gelecek sezon planları nelerdir? Duymak isterim. Murat'ın sesi nereden geliyor yine bana ya? And if these fights go on long enough, he can then walk back in and participate without having to recall. You know who else was a testament in this bout was Kyrie. I saw the young man from Bataan Lig now düşüp playing bot for buguyla oran Indonesia kasıyor. under Tamam Onyx. indirme artık ya. Towards the late game, I'm looking at maybe post 18 minutes. He was so willing to die. Şigi neden that he would Aliyen just put yakınlıkta himself in the partner way kısmındasın? of harm Sevgili just to olduk ya. protect Sans, just to protect CW, and then the odds be damned. He will just Hayırlısı da wait Forgio until he comes Mlbb back, başkan. 'cause once again, I remember getting a shouting, he has no money, he has no money. He can't even juggle with the trunch. And then again, that just shows how well connected Onyx is. They're able to Telefonu make bağlı. these Telefon sacrifices. oyun oynayacağım. Ne yapalım şimdi? Başlayacak mı şimdi? Bir analiz edelim. Super Marco, yani Super Marco etkisiz kaldı ya maç. Bu maçı niye kaybettiler biliyor musun başkan? Biliyor musun? Bilmemeye devam et o zaman. Can hocam. Oh wow. To be M5'in following in the footsteps gelecekteki of planlar such a ne? great in Carl Bilmiyorum ki Tuesday. abi ya. They're both in the top 10 greatest, so I'm not Geleceğimiz even yok. surprised. Looking at the damage dealt again, you'll see that it's a majority on Sans, that's no question. But what is surprising to me is the fact that Super Marco dealt more damage than CW, even when you're looking at a map that was controlled completely by Onyx. Where was that? Are we looking at a point wherein the turrets was, you know what? It was a very long game. That's why it led to that. That's why this looks this way. 3200 yen bağış geldi. Bu ne? Yen mi bu? Bakalım hemen. Ne? Eyvallah Muhammed abim. Sağ olasın. Nerenin paramı ben? Takıma girme olayları. Yani birleşiyorsun takımınla. Adam buluyorsun. Bir saniye. Gözüm görmüyor ki. With that said, it looks like we're in for quite a ride. This series must have waken up something inside of Onyx. Genel chat'e yazılıyor işte. Nasıl takım alınır? Yazıyorsun oraya asgari ücret ya da döner fiyatına. Dönere çalışan arkadaşlarımız da var zaten e-sporda. Döner ekmek. Çok biliyoruz ya o adamları. Balon oyuncular. Akira izliyorsan selam olsun, anladın sen. Regardless, this has been one of the best series we've had thus far in the entirety of the M series. It's been so long since it was not a sweep for the very first time in a long, long time. Something to note now, it seems like mid has been reactivated for Onyx. And in the games that they've lost so far in the series, by attacking the jungle and the XP, Ap Bren has been able to minimize Sans's efficiency. Now Sans is back online. Ne var ya The question now falls on the Coach Bren, Coach Ducky, and Ap Bren. What do they do now? Paranoid'den de telif yemezsin. ADC oynadığımı iliklerime kadar hissettim yazmış Paranoid başta. Analiz etmeyelim mi? Paranoid bize atar mı ya? Telif atar mı, izleyeyim mi diyorsun? Furkan. Ya izliyorum, bana ne ya? Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Bugün İzliyorum bakalım nasıl oynuyor. Ne? Well, we're taking it, and the score now is 3-2. And let me just say, from the English desk, shout out to Chantel. I heard. Oldu mu? Kamera oldu mu arkadaşlar? Kamera oldu bence.
Vallahi var ya o Black başında sesim kısıldı yemin ederim. Arkada. So we gotta thank Chantel for this 3-2. Exactly. We gotta go back into the Tamam game. tamam böyle yeter. Bir analiz edelim. Şunu bir sustır ya. Bu da konuşacak bir şey bulamadılar. Paranoid ne yapıyor şimdi? Karşısında da tam vardı hemen. Yanaş bakayım. Yanaş bakalım. Kardeş sen şu ayakkabıyı ver bana. Ayakkabıyla başlayan ADC Bana oyuncusu. bunun Direkt sana kapat. bozulma tırpanını Direkt ver. kapat. Ne isteyebiliriz? Messi Şantomay. Kaybedebildiğini biliyoruz biz. İki takım da 5'er 6'şar tane saçma diyebileceğimiz seviye hareket yaptı. AP'lerinkileri zaten Gözüküyor mu şeyde? Like atmamış mı? Kim like atmamış? Al atalım like. Buraya demedin de. Yayına konuk alalım ya. Yok mu kimse gelecek? Zio gelsin diyor. Nihayet troll olarak gelmiş yazmış birisi. Ne alaka başkan ya? Bir soru sorun muhabbet edelim ya. Olmuyor ki böyle Allah aşkına ya. Altın minyonu kaçtı hocam? But yediği için kazanmış. Banlanacak birisi yok mu ya böyle? Kimi banlayabiliriz chatten? S2G'nin maaşı ne kadar? Bir saniye. Başlıyor maç. Yavaş yavaş. Test ne yapacaksın Şige? Hiçbir şey. Şige abi yaş kaç? Yaşım 17. Yeni 17'ye girdik. Başlarınızı bekliyorum. Doğum günüm dündü. Gusyon kolektör. Ben o etkinlikten Brody kolektörü alacağım inşallah yani. Kostümümüz yok. Hesapta oran yok. Kostüm yok. Ne? Ekran yok mu şu an? ADC oyuncuları sıralasana M5'teki. Bir o hep. Bir o hep. İki Süper Marco yani. Başka kimse yok. CV bence ilk 5'e bile giremez. Yemin ederim. İlk 5'e bile giremez o adam. Yemin ederim giremez. Kötü oynuyor adam. İyi oynasa iyi oynuyor diyeceğiz yani. Kötü oynuyor. Nokta. Hadi be maç başlasın artık ya. Bir telif yesek bir de ne güzel olur. Şu WhatsApp'ı kapat ya. Yanlışlıkla tıklayacağım sonra diyeceksin mesajlarım gözüktü. Aleykümselam Kevser. Ya ne CV ne 3 ilk işte kötü oynuyor adam diyoruz ya. Abim en iyi birinci tank oyuncusu. Bir. Bir üyelik atalım. İzle Ajdaranık gibi hediye mi isteyelim? Ajdaranık'ı tanıyor musun? TikTok'a gir bak. Bilen bilir zaten chatte Ajdaranık'ı. TikTok'a gir bak Can Hocan. Dans ediyor böyle yayında şarkılar açıyor. Adam hediye alıyor valla. Şigi dans et. Allah Allah. At 5000 liraya dans ederim.
Liselerde nasıl oluyor? Bren önde. Bak bu maç %100 12 4-3 yenecek. Ben inanıyorum. İnşallah da 12 yener. Ya yapsınlar PP. Neyin PP'sini yapacaklar? Ne? Al PP için bakıyorum arkadaşlar. Şöyle de bir poz verelim. Aynen kanka. Yakışıklı güvenliğin küçük hali. Aynen. Benziyorum. Başlamadım ya. Hay ay. M5'te analist olarak elimden gelenin en iyisini yaptım. Yani en iyisinin en iyisini yaptım yani. Bir analist maksimum buraya kadar gelebilir. Neyi tam ekran yapayım? Ha. Piki yorumlamayalım. Piki bilmiyoruz zaten. Chat'i nasıl göreceğim? Gerek yok. Sinema modu yaparım. Şuradan da şunu açarım. Bitti işte mantık. Ha doğru. Sen niye böyle yapmıyorsun? Ya WhatsApp'ın açık. Amına koyayım ya. Abicim analizimi ettim. Yapacağım kadar yaptım yani. Tam ekran şu an. Streamlabs'e nereden bakacağım? Tam ekran. Nasıl? Nereden bakacağım Streamlabs'e? Tamam. Tamam görüyorum. Beni mi? Şurada kalsın. Tamam. Ses. Ses ne ses? Ses var. Ha oyun şeyin sesi mi? Congratulations to all that have the amazing skin. But now, Ne çıktı buna? Hadi. Iy. Bekle bekle aspirant aspirant. Zaten 2 tane var. %50 şansı var. Ne gösteriyorsun hala ya? we gotta look at the draft because again, this is the sixth game here. Yep. Onyx, very good start. How is Ap Bren gonna supplement this? Ses açtım What if açtım. they pick up the Akai, I think. So maybe Akai of Red Raid for Ap Bren for sure. But I think they might be leaning towards more than the Akai. Then pick up the Faramis, the Valentine as well, so that they have an answer to the Faramis. So another option might be Arlet. Ne aldı lan? VV Arlot Akai. That's the combo here with the 1-1 as well to try to cover for her and also try to punish this clump up composition that they are going to try to look for with a fairness. Yep. If the Fovia is not picked here, he's gonna get bad. Yep. Go Martis where they pick up the Claude immediately because you Ya don't bilemedim. want Bence sağ taraf daha güçlü. game-winning hero on your side for Onyx. Faramis var. And Onyx will just ban out the mages here for a few. Perhaps the Valentina, because it still is a pretty good hero, and it's a hero that can also one-shot the Claude later on. Shigi bu If the mid Claude does not best pick up the ADC Rose yazmış. Valentina is a hero Yazmış that can oraya. one-shot that hero. Then the Gourd, which... Or Navaria. Yep, that's also true with Navaria. Because I kind of feel like if they don't have Ha a dive. ya ne zaten %50 şansım var mal. No way! No way! Bunlar da şaşırıyor Furkan. Aspirant fullüyor. 0 to 100. Even the draft had to go down for that one, man. Congratulations, my man. Dude, shout outs to everyone getting the skins. Sana all. Sana all. Actually, I do have every skin as well. All right, rich guy. Well, either way, he's looking at the draft here. Looking like Minotaur getting back İnşallah. out by Onyx. So now it's on to İnşallah. Ap Bren. Game Pro başkan. Whether they want to ban out the EXP Kimi tutuyorum? or Oni'yi tutuyorum. the Rome. Oni. I feel like banning out the EX. Abi kaç kilo dedik? Ben mi? Ben 67 Definitely kiloyum. the safer choice, right? You want to take boots. Albert also. Same Yeah, thing, right? Khalid. That's going to be the Khalid ban coming through. Maybe Terizla as well. Terizla Khalid would be solid to take away from boots, but after that game on Paquito, do you want to respect that, right? That's my question. They can pick it up for them. Wait, no, first pick on red side. Yeah. So that is a viable ban actually to go for. Hero. So was the Benedetta. It's well, also the Terizla is a pretty good hero, but usually what you counter with the Arlot, against the Arlot, is the Terizla, right? You pick it up. Shigi It's a isim ne? good hero Şiar. to go up against the one anyway. Ş-İ-Y-A-R. Yeah, the Gourd, as we expected. And I think Onyx are willing to give the Valentina at the side. Oh, by the way, there is a chance for Ap Bren to also pick up the Şiar. Labyrinth once again. İntisar That önde. it worked before.
because it's like I said, it's a Ya great hero versus the sabır. fairness. So I'm thinking for AP Bren, Oturacağım they mı might bir just de? find out the Terizla for good measure. Yeah, I would say because again, the Paquita was strong. But Ne oluyor şimdi pikte bir çözelim you see pike. that it's a Boşuna mı possibility for analistik him, and I yaptık? kind of feel like I don't have the numbers, but if Boots gets the Terizla, the percentage of Kyrie actually securing those turtles and lords significantly increase. Yep. Çözülmez bu iş. Hoot hoot as well from Onyx. Ooh, knowing that there's the Arlet and the Kai, that could be a 1-1. İyi bomba. And the Tyroth and the Khalid, so you're right that he could actually still come through for Onyx here. Yeah, but they might pick up the Boots hero first though. Ne? Because they want to keep this Guinevere kind of flex. So what are the heroes that could be there for Boots? Forzacan adam nerede ya? Görmüyoruz 3-4 senedir falan. Gelmiyor evimize. Again, a lot of EXPs are open. Yep. You could just go for Terizla, right? Yep. Terizla is like Forza niye bana it's like sabuncu one of diyordu? those, like just pick it up and then Bana sabuncu diyordu. almost like you can autopilot because I'm guessing Şey, Boots bunun has been anlamı ne? playing this hero Furkan abime sor. O even in buldu his- Nick'i. Yeah. I'm sure. Like, oh, penalty zone. Penalty zone. Uydurdun Yeah, mu? a lot of XPs. I think XPs in M5 have just been that way, right? They can play Terizla in their sleep. It's the most common hero. They go for the hero Uydurdun that's mu not Nick'i? as common as Grok in the role. Benim iyi beni berbat oynuyor. Still, Berbat yeah, berbat. but technically, so far this tournament, have we actually seen Grok XP? That's my question. I don't think so. We haven't. The pickups. For AP Bren, Lapu-Lapu Son still is a turnuvasını prime izlemedin option. galiba, There's also kötü the option oynuyor of adam. Edith, because Edith is naturally a good hero going up against this. 40 saattir buraya koyamıyor mu Apex? Şuraya koyamıyor yani. 40 saattir adam ne yazmış bak. Banlayalım mı şimdi Valid adamı? choice as well for Şimdi AP Bren. kamerayı Unless çok they güzel wanna yere go koymuşsun. for- Apex 40 saattir oraya which koyamıyor. has been proven to be good against the Kafayı yersin fairness. ya. Great. Kafayı yersin Great. ya. I mean, there's a reason why the Gore was banned out, right? Exactly. But they could also just go for the safest choice. Lilia. Yeah. Lilia. Safest choice. O hep now iyi the ya, clock is şaşırtıcı. ticking down. A lot of good choices. And Ne oluyor bu Lilia pikte? picked up and Damas flap again. Ben bir I düşünelim. mean, he's Hangi been winning on taraftaymış? this Damas, man. No reason not to pick it up. This might be the game-winning draft. Sağ taraftaymış. for AP Bren. The series winning draft. Öyle gözüküyor. Layla bir şey yapamaz ki buraya. That's why it's banned. That's why Boş. it's banned. Nice Sue. Öyle diyorlar. With the Dyroth being banned out, what else is left for Onyx, for Boots to use going up against this Thams? There's still this Edith. There's just technically not a very bad hero, but at the same Bomber time, it hero'yu avcılar provides you ve with the sıkıyor front abi, line biliyor that you musun? need. And then you can run down the enemies with it. Oturuyor ya, biraz dinlensin. Maybe Adam 5 they might saattir even consider yayında. Uranus actually. Ooh. For that they have the split push. For them to be able to have the split push, go Purify, and then you can stay in front of this Akai. Yep. Clock is ticking down. It looks like Onyx. They're gonna pick up the Phobius. It's all part of the plan. It's Ne all oldu? part of the plan. AB ran 4-3. Kim geldi? I mean, we talked about the Phobius the moment we saw the 1-1. That's right. Yeah, and then on top of it, the Arlet comes around, and then you think, okay, Provius, if it's not picked, it's gonna be banned. That's what you said in Yeah. the first phase. It wasn't picked or banned, so... Kit bomba al, picked kit up. bomba We have diyordunuz ha. Mr. Bomba. Aha, and Mr. Bomba. Oh, there you go. Basic as well. Mr. Mr. Bomba. Basic and Mr. Bomba, the two Bs. Two Bs. We just need Beloyski to complete the Ne bileyim ya. BBB. İzini onlar yazdı, Going izni into onlar this game, yazdı. will the Phobius, will it be a difference maker? Ben or anlamıyorum şeylerden. will Boots won't be Böyle able to kalsın, do much böyle with it? izleriz ki. Difference Alayım mı maker bunu when it buradan? comes to team fights 100%. My problem is, how does it fare against the Thams in the EXP lane? I would assume that it's Şöyle. not that good. Tam böyle gider. So there are many few heroes that actually win against Ya the boş Thams. ver, böyle kalsın, maçı buradan da izliyoruz. The golden road for this Ya izleriz year böyle, for bir the şey olmaz. Sky Kings. The dream is still alive for them to complete it, but they gotta take down. Ya bütün AP ADC'ler Bren, güçlü and ya, it's maça again göre bence in hepsi. match point where we're going into game number 6 to see whether it will end here Heh, or it will tamam go bak böyle all bakarız 7 Can Hoca. games. At the start of the game, it's Chat'e yazmayalım arkadaşlar, odaklanalım hadi. on the Guinevere. This is the reason it's so heavily prioed in the draft. Baptiste and Ogwen, though, very aggressive start of the game. Actually clears it out very well. Kyrie has already rotated. This might be a miscalculation. Ogwen. Sans as well is here. Flicker out from Ogwen. Baptiste holding on to that orange buff. But in the end, will disengage. Yep. Interesting idea, because we know that the Phobius will not win against the Thams, but he gets level 2 now, so it's gonna quite an even matchup. And the reason why that happened is because Keyboy did the anti-glue treatment. Bakmayın in bana M4. If you arkadaşlar, remember, kamerayı he bir blocked yerini to değiştireceğim, block iyi şu the an. minions twice.
so that Şu the %7'yi minions ben will de be artık in gireceğim ya. favor of Boots. Bakalım bir deneyelim And niye that was a giriyorlarmış. genius move coming out from Onyx. That's why they drafted this Grok earlier on. We gotta talk about Super Marco Acaba again. Cloud Now Mamman'ı using the counterladığı Master için mi? Assassin, where before this, he was a tenacity but Kyrie. Kairi şımarıyor ama. Spatial migration, retribution secures the invade steal over to the gold buff now. It seems like he should be able to find this for free unless, nope, Kyrie takes it. Yeah, looks like Flapteasy still again wants to go for that corrosion scythe early and maybe try to bully out Boots because the Vovia is strong, but if the Vovias can't do much in lane, then it's not gonna be that big of a problem. Kyrie again, always getting pressured by AP Bren. AP Bren has a thing for Kyrie. Yeah. They know I mean, he is cute, but you know. Aha, aha kim öldü? Super Marco 1v1 battle. İkisinden biri öldü. Oh my goodness. Marco able to escape, regen pop by CW. Does this mean Marco has already used it? Ay! Super Marco gets away. My God. Safa acaba erken bas CV ya. Pasif patladı ya. I feel Counterlıyor yani Euro abicim. Ya biraz sakin oynasana. They are. I mean, like that. Adam şimdi Gold'un hepsini alacak. Dude, you bonded over a best of 7 like that. That's true. You gain respect, man. They have an even better or more special connection for sure. Flapteasy jumping forward. Violent Requiem locking few down. That's a lot of damage. Black Shoes as well with a heavy spin. Flapteasy secures it. The heavy spin knocks Keyboy out of the frame. Demonic Force though. Now on the Flapteasy. One more shot should do it. First blood secured by Onyx. Keyboy still onto Owen. Who still has the vengeance. But he gets knocked out. Tavuk butunu yemiş maç vallahi belli. Kyrie one shot. But he's still able to Rahatlasana survive. onunla. Turned around now. Still brought back to the team. By the Stampede. Sattı And ya it's AP flash Bren da. who win in a prolonged team fight. I mean, that was a very prolonged team fight. I kind of feel like Onyx really wanted that kill because again, he was right in front of them. Who would CV have önde wanted? şu anda değil mi? But Aynen. AP Bren 1900'e was 1400. able to buy enough time for Turtle the rest of the alsalardı team bir to de. respond. Exactly. But the thing is, Onyx will manage to go for double lanes this time. That this is the effect of CW winning some of the early stages of the match of this laning stage. Süper Marco and var ya having to buraya get oynama even more şansı gold yok. for his team. Vallahi imkansız. This is Bütün the main hero'lar win condition of counterlıyor. Onyx. Bütün. Stat pad this Claude Belki give all Gunnivere the iş things yapar da. to CW and let him carry the game later on. Looks like the first item coming in from Liz Ben de is gonna anlamadım. be that Q'su extended bitmişti talisman galiba. that'll help out quite a lot during that turtle fight. Kaşınıyor ya, CW as well kaşınıyor. as Super Marco, they're really going at it. Blazing to it in the bottom lane. Super Marco going to be chunked down. He did get the gold buff, however, and Onyx now tried to look for an angle to attack this bottom side of the map. Meanwhile, Ay, spatial safı migration into the yokmuş. Requiem finds a kill in the mid lane. Sen on the niye Pew. oradan geçiyorsun ki? Without the Purify, he was a sitting duck. Going at the able to force the Yüzün çek Tidal olarak Slash da or the Purify to CW. But that was a great pinch coming out from Onyx. They found a reaction coming from AP Bren because there was a massive push in the bottom lane. So naturally you want to defend that, but they cut it off. Right now, Kyle PZ has level advantage onto Kyrie. 12'te ya bu maç. İmkansız yani o For me, it pikleri just çok kötü. signals that the invasion onto Kyrie was definitely worth it because Kyrie is, I don't know, Çok this is iyi oldu Kyrie, Apo man. Even with a level Olgusu'nda. disadvantage, I feel like he can still secure the turtles. Final slash though on the Suns. Might force a flicker out with Flapteasy jumping in, but he actually instead goes for the other round. Brought back. Suns Ay. taken out. The flicker with 1 second off. Spatial Çalışmaz migration orada. though. Locking him down. The turret gets the kill O back. nasıl And it's kesti 1 for onu? 1. Now it's Boots who's rotated over. Demonic Force already used earlier. So now it's going to be resetted. It's going to be on cooldown. Yep. Nice Evin vision ultisini coming al out kessin from, onu. Key boy. Oh, Nation Wild Charge, blazing to it. Belli yani. Getting him down. Keyboy gets Tahmin the kill. ediyorum. CW goes for another wave push in the mid lane with Sounds respawning. Kyrie holding the turtle Kule down. altı kimi kesti Yeah, ya? right now the turtle has been started. Sans Kule is altı there. tamam. Ben o kadar hasar yemez diye düşündüm. Sees it. But looks like Açıldı 12 evet. Kyle PZ is going. Yep. I don't know. Heavy spin. Bakalım No smite. demonic Kimin force, smite'ı migration, da? battle requiem, retribution, Kyle! Teasy finds it, and even a pin! Onto Mahvoldular. Kyrie and AP Bren come alive once again. That lead going back and Tamam forth. üstü açacaktı CV. Absolutely. AP CV Bren maç taking taşıyamıyor advantage valla. Farmını of sayıyorum. what they have. They have the heavy spin versus the Guinevere. The key boy getting chunked down. Oh my Ya goodness. sabır, What was that ya kill? That was Flapteasy. The fadeaway. And what he does is, I think there's one thing Üstü that I really açılmış want to CV. comment about Farmlar. Flapteasy. A very smart move that he made. Mika After he öndeler. was able to take out the Nether Realm, there's a suppression, right? So he threw his Yani. sight, waited for Sans to be not invulnerable anymore, then Onları iyi hits ya. him back with the sights, then gets the kill. And he Parlaksları does it, bitirmişler almost şey. does it again against Keyboy, taking full use of the sights.
We gotta look at the goal lead though, because even though Ap Bren has Kaç the goal lead, kaç. but Bak şu CW sarı has the şeyler goal var lead. ya. Oh, before Nasıl that göstereceğim? Sans Orada yazıyor getting zaten. down. Looks like Çizgiler. Ogwen 3 understanding kişi that şu an. Sans is not in a good position. He wants to force it and forcing on CW. Kaşınıyor CV'de Beautiful. var ya, Now drop kaşınıyor back to ya. Ogwen, the vengeance is going to be resetting. He goes back to the Mlbb image. Kötü He oynuyor pops diyorum. in that blazing duet, but Flap Kötü Teasy oynuyor is abi there to canım. punish. Keyboy, wild charge defensively, and Ap Bren take the lead. Valla Kairi ile Kiboy değil bence. Bugün CV ile Bats kötü oynuyor. They get a kill onto CW, who we have been commending to be able to farm out the early stages of the game, but now CL it's ilk tırpanma onu bilmiyorum yani. Oyun tarzına göre değişiyor da farmlamak için alıyorlar. Belki karşıda Spitiros yokken de alınabilir. Tersi de çok rahat farmlarsın. Bilmiyorum, bazı durumlarda alıyorlar da çözemedim daha. Yeah, even Keyboy now opens it up. Keyboy öldü. Turret in the bottom lane. Ogwen poking Keyboy down, doing a good amount of damage. But right now, Ap Bren, they're moving as Ne? unit. Boots is moving around Sans to make sure that Sans is actually able to survive, actually able to farm out. Ama o alt kuleyi öyle salmayın ama. Marco is just pushing. He's alone in the bottom lane. Team Turtle'a gidecek, alt kulede gitti, oyun bitti. Bak izle. Ölsün o. Tamam. Turtle al Kairi. Valla var ya son şansınız. Tam güzel güzel güzel, onu fokusla. Aldı Turtle'ı. Sans. Sattı Sans ya. Bir de vur, 2 tane, bir de vur. Güzel. He was greedy, man. Like he really wanted it. And the thing is, he paid for it. Right now, Onyx, even though Adam mavi CV'ye saldı da, helal olsun. I don't know, man. Yani I kar feel topu like atmaya losing çalışıyorlar that tier ADC'yi. two 12. It's gonna hurt Onyx in the long run. 100%. The only good thing that might have came out from that is the fact that they pushed the mid lane. And the fact that they pushed the mid lane means that they have access to better access to the mid lane. And obviously, somebody just can take care of this long lane anyways. That's the only good thing that came out of that. And Eşit of course, bence the şu an. gold that they had afterwards. 1k gold farklı zaten. This is interesting. CW. 1k gold farklı da şeyde varmış işte, XP'lerde de o kadar fark etmez. He went for the lightning truncheon. Yeah. I think I like this build better. Dominance Ice Rush into the Lightning Truncheon. Rica ederim Cev. As the Phobius. Cev. You're not that required to actually output the damage anyways. You have the Claude for that and you have Sans to dive with you. You badly need the Dominance Ice because you're the one to be Lord in nerede? front lines. Lord'u görmedim bile la ben. The fact that they have both belim Ogwen as well ağrıdı. as Flapteasy, good sustained heroes, somebody has to really man the front lines and then take over with the Dominance Ice. I'm very interested to see the lightning truncheon on the Phobius. Damage. Before that, Kyle Teasy finds Kyrie. Eyvah. It looks like they want him. Oo çok güzel ulti. Hadi lan. Oyun bitti. Hepsini kesti Bats, hepsini. Çok iyi oynadı Super Marco. Bitti oyun. Bitti oyun, bitti. Bom. Bu fight'ı nasıl kazandılar? Bats, baksana tam Bats'lık bir iş. Bats'lık pick. Vallahi son pick'ten çok güzel düşündüler Povius'u, helal olsun. Povius yüzünden yani. Fight her türlü kazandırıyor ki. Ne yapıyorsunuz da siz? Son maçı izlemeye Apex gelir ya zaten. Look at the live coming in from Indonesia. They're excited, man. CV gününde değil hiçbir zaman. Vallahi kötü oynuyor adam diyorum size ya. Bir tane iyi oynadığı maçı gösterin bana ya. They can fish out that mistake coming in from Onyx, and we've seen quite a few times. But Boots, let's talk about Boots. 2-0 and 5 here, Wolf. Yes. Was the last one to get into the fight around the Lord area. But his timing was perfect because now he is able to force out Super Marco. And big shout out to keep up with the flicker play. Or the Valla ben de anlamadım. Povius bir de Allot da var. Yani Tamuz da teskili oluyor. Akai'nin de bir tane var. Yani niye banlamadılar hiç anlamadım. Doğa rüzgarı çıkmaya gerek yok bence şu maça. Çıkabilirsiniz aslında. Van Van için tek çıkılmaz da. Gözlüğüm yok ya, lensim de yok. O yüzden. Doesn't have the right ring, but you know what? We'll work on it. Ya Sörlot vallahi banlarım bak. Vallahi banlayacağım.
Sen hak ediyorsun bana. Bekle sen. tank Bekle bekle. damage coming from Super Marco. Definitely gonna be able to dive that. And now that's a massive problem. Kanka sıkıntım mı var? Zor dedim. Ne oluyor orada? Kairi sattı. Sans niye ulti atmadı? Bats yine oynayacak buraya. Hadi lan Bats. Çok güzel pik oldu Povius ya. Çok güzel oldu ya. Yemin ederim Bats. Bak adama bir şeyler dediniz. Adam taşıdı maçı. Oyun bitmez. Oğlum şımarmayın lan. Altı aç. Üst aşamazsınız. Altı açarsın. CV taşıyor ilk defa ya. Güzel adama kartopu yaptılar, adam taşıdı. Güzel hamle. Vallahi Povius piki var ya, oyunu bitirdi, adamlar kaybetti. Bir daha böyle bir şey yapmazlar. Geçen maç Sans çok iyi oynadı, bu maç Bats iyi oynadı. Yani takım oyunuyla öne çıkmıyorlar bugün. Unafraid of fighting under the base of Ap Bren. Salak ya. Yaşıtyancıyım, alayım motorunu ya. Gel kendin konuşsana delikanlıysan. Yarram. Very impressive here. It does look like Oni did. Now they have the mentality is that they want to get everything from Ap Bren in terms of their skills. All of their survivability once is gone. CW is just gonna go in and Vallahi banlayacağım ya. Dur şunu biraz banlayayım, bekle. Bir dakika bir tatile çıksın. Bana hak ettin, konuşma, neredesin? Kyrie has not been having a great game, but dude, everyone else around him is moving forward. Hak etti ama bunu chat, bir şey diyemezsiniz bana. Hak etti, yapacak bir şey yok. Uzun süre banladım, gitsin. There you go. It's not gonna spawn this wave. They'll have a bit more time to prep for it. Çıldırdım mal. Şu salağı banlayacağım ya, vallahi banlayacağım. Bir 10 dakika gitsin burada. Tamam hadi yoksun hadi. Hadi bay bay. Kusura bakma Ramazan abi, bir daha olmaz, özür dilerim. Özür dilerim. Bu sıkıntılı arkadaş bana hak etti. CV fırtınası var, normal vurur o kadar. Not like that. Not like that. Not like that. Toksik ya, toksik. Not like that. All right, now the Lord is marching down mid. Kyrie's down bot. Bitti oyun, imkansız. Povius var ya, mutlayacak burayı. They're gonna crash together. In sync. Mid lane held down by the barrier. There Bağırıyorlar arkadan seyirciler. CV sattı. Allah'tan. Ya CV yapma şöyle işte, oyun bitmişti ya. Great play coming out from Flap, forcing the vengeance and finding CW, even forcing the wind of nature. That's gonna be a massive resource that Onyx will not have, but they have to defend for more. Well, CW is top, but we gotta think about Sans. He doesn't have the net realm anymore. Can't Onyx give a force. Kötü ulti. Baksana hasara. Hasara bak. Bitti oyun, bitti. Aha. Bitti, imkansız. Elinize sağlık vallahi Vat. Povius çok güzel oldu. Koçumuzun ellerine sağlık. Beynine sağlık. Ya da onu düşünemeyen beyinlerine sağlık olmasın yani. Bir şey diyemeyeceğim. Ellerinize sağlık. Yolladım onu ya. Gelmesin ya. İstemiyorum. And I wish this will go Game 9, Game 11. I wish to see these teams fight against each other. Evet ya, güzel pik attılar vallahi. Hadi 3-3. İstediğimiz maç senaryosu 3-3. Son maçı da Onyx alıyor, bitiyor. Endonezya şampiyon artık, yeter. Yeter artık, vallahi yeter lan. The question is, I don't think Busk is getting shafted anymore. Ramazan abim 4-3 olacak ya zaten. 3-3 oldu ya. I know for sure now we're in game 7. %100 Onyx. We're going to game 7. Onyx takes game 6
going all the way. Eko-Onyx daha in hopes of zevkliydi yani bu claiming maçlardan. the Eko-Onyx golden maçı road. MSC'deki. What a Bütün turnaround. maçları çok A iyiydi back onun. and forth in the early to mid and now here we are. 1 dakika. I thought they didn't have it in them, you know? It's easy to lose faith for some of these teams, but I'm just as surprised as all the Onyx fans out there. They found a second win. Ne? They're looking cleaner than ever. The fact that Mr. Calvin Winata apparently is aging like fine wine. His laning is getting better. Vallahi ya, Each şampiyon and every olsunlar. time he touches the land Ne of kostümü dawn. getirdiler I chat? cannot wait to see Onyx who kazansa. our MVP Düşünelim. is going to be. Brought to you by the Republic of Gamers. Let's have a look here. Ne I'm olabilir just ya? curious. Hiç aklıma bir kostüm gelmiyor Game valla. 6, we're handing Bu it ne yapıyor da over burada? to Lavuk. Calvin Winata. Stone cold thumbs up. Kim bu? All according to plan. Amazing. He's able to Ya duel, gelmesin he's kardeşim, able ben to değerlendiririm o own pozisyonları. lanes, Gelmesin he's able to istemiyorum. Bu threaten yine yasak after artık TNT'nin Boots, gelmesi. after Sans, after even Keyboy engages. And Guniver, they Dairot, were in Lancelot. Cairo was Valla clearly var ya, struggling. I bilmiyorum. cannot believe it, you know? Claude From where getirmezler he bence came ya. from. And Bilmiyorum. more importantly, the fact that this is not exactly the easiest lane to win. He has Aklıma been bir şey abusing gelmiyor. every moment. He's ending with a GPM of Satoshi King 990, 10 off 1,000. This is as high as it gets in the current metagame. We are far from the days of 2-3 years ago wherein MVPs or even cores would be hitting 1,000 and change. He got this much of gold throughout Game 6 because of how Söyle sen de ban istiyorsun ha, bir yarım saat, 3 saat, 24 saatlik bir ban istiyorsun sen de bence. Wipeout in the mid game wherein they so well orchestrated even after Ap Bren Link ne alaka pulling Allah out some aşkına ya? punches, presenting Link threats in the early. imkansız. It's Link just olsun this oyunu lineup right here, bırakacağım. this team Hadi. fighting lineup. It's insane, right? And I think, you know, the first issue that they have to address is what do we do against Flap TZ's Thamos, right? We know that the early game is played so perfectly by Ap Bren, and the solution to that is, you know what? Take it. Because Thamos' biggest problem is Yok that he ya, runs söyle, out seni of gas, eklemeyeceğim, hak whether in the etmiyorsun. late game or during team fights where he is by Lucio. far, I would say, he's got a Suyu time çarı limit niye on him. getirsin? In Adam suikastçı mı comparison oynadı to hiçbir Boots maçta? on this Phobius who is able to delay and really stretch out, really get the mileage out of the hero. Burada döndü oyun That's ya when you know valla. that AP Doğru Bren were oldu. Ben exhausted kaybedecekler fights. sandım da. Boots is an Burada gelmez unsung bence. hero. You'll see him here making the call. I want to pick up the Winter Truncheon third item and make it count. Yes, he eventually does get punished. Yes, eventually he does overheat, but this is the writing on the wall right here for AP Bren. It was hard Burada bir an dönecek for sandım da Super Marco imkansız. to play the way he wants to. It's one thing to try and outplay a Phobius by just walking, but how do you even take the skies? I don't know, man. I really don't know. I think, you know, CW in this particular, you know what? Come on. Övme I'm gonna kardeşim beni. tell you something Övgüye about ihtiyacım CW yok. himself. Before this, Kage's used to rule the world. Kage's used to be the one coming in from Onyx, Indonesia. I hear you, And I when hear they you. made that first change, it was CW who took that place in the gold lane. Söyle de ekleriz ya, hepsi Can hocam. Long were the days of his old Melissa. You remember his Melissa? Beyler hadi şimdi. Hangisindedir? Gözüküyor mu bakayım? Muddles and get away from me Şimdi. every Şuna tıkla. single time he makes it work. Bak. And that's Gitmiyor the ki. difference. That's the difference maker here, right? Abartma, bir Mr. maç adam Calvin Phobius oynadı. Phobius Winata. kostümü mü If we gelecek start Allah aşkına looking at ya? the emblems, we see Balmont da a deeper gelmez story abi ya. going on here. Because immediately it's about itemizing Sen based kimsin? on the tempo of the game. Beğenemedim yeni That's what a lot of sahibini, people Rue. don't recognize here. When we start Daha to iyi look at, birisi mi for lazım? example, Nasıl biri Sans, lazım? he Söyle, ona understands göre he needs to be able to seçenekleri rotate değerlendirelim. fast, but more importantly, so having the CDR to build up stacks so that when he has just enough in the early game, hey guys, I can dive. I am willing to die for this. I'll be right Nolan back when it Şigi, Nolan happens. And gelecek. here's another matchup wherein Vallahi the Rue ayıp Master ettin Assassin ya Can hocam. really didn't do much to win you the Adam, lane. he adam Instagram'ını istiyor. Adam Adam Instagram'ını istiyor, normal öyle diyorlar. from Super Marco, so he really wasn't able to take advantage of Bilmiyorum, ben that Claude'a one gelmez diye bit düşünüyorum. of extra Ya bence early percentage Layla'ya damage gelmesin. to try and quell Olabilir, her şey CW's olabilir. reign here. That's why he's the MVP, is because he was able to make the most of that advantage that he had, wherein it's Onyx playing with numbers. Here you see it ended very quickly. Not even enough time for Super Marco to find that window to try and play out of Boots' ult. Absolutely, and I think, you know, the biggest problem that we're seeing right now in the laning phase, considering that Super Marco should technically won the lane, is the fact that he is not as Tigreal generous olabilir ha valla. with his battle Bilmiyorum. spells compared to Mr. CW. But Olabilir even mi then, ya? right?
We look at the items, generally about the same, and of course we've already touched on the Phobius. I was surprised that he didn't go for the Ice Queen's wand, but again, tempo of the game. He's looking to dive, he's not looking to chase. He already had it on the way. I believe after that Radiant Armor, it would have become eventually an Ice Queen wand. Again, rich guy, 990, carry, 95.4. It's what you can expect when everyone from Onyx is just setting it all up for an amazing, for a big time blazing. And not to mention, Flap was really overloaded here. Now you kind of see how in the games that he actually won with the Tams, it was working is because AP were able to 2 years I am studying Turkish. When you're on the back foot, when you're up against the ropes, you're just a Furkan big gel dude otur with ya a yeter. cardio. You're not really punching back Sarmadı. hard. And we look at the damage dealt, right? Sıkılıyorum bir de burada. CW coming on off top, of course, coming up with 95,000, 85% of the overall İyi, buna güzel diyor ya. Bir de The benimkine question is, kızıyor. what could have AP Bren done better in these cases, Metadan right? düşebilir, And sürekli tercih obviously, edilen there hero'lar were a olabilir. Bu couple. turnuvada However, Valencia it really Tigreal comes down ağırlığı to the çok oynandı. mechanics of it all. The fact that Few was getting chased olabilir, around doğru in the söylüyorsun. manner that he did because Keyboy was holding him hostage Aynen, with hep that oynanacak wild hero'lar charge, olur. making sure that the Tamam. black shoes were Herite always niye covered. getirdi o zaman Ember'deki adamlar? Herit oynanıyor mu? The fact that AP Bren's playing with a Tams able to come in from the flank and try to stop via damage Ya again. Sophia sarmadı, o anlamda sarmadı değil yani. Sıkıldım yani. Final slash from Owen and three, you Sıkılıyorum have the heavy Ne yapsam spin diye of some kind of düşünüyorum şu easy. an. They never really got to Performans break ödevim up var da. Onyx formation. Onu okulda Onyx had yaparım. superior communication here, Film and izleyeceğim that's ya. why after Boots took to the Film skies, öneriniz var mı beyler they were the ya? ones left Bayanlar, scrambling. beyler bayanlar. Note the places of which Hadi they actually yeni took bir these görev fights. yapıyoruz. A lot of it Baylar happening bir around yazsın, the river, bayanlar a lot iki of it yazsın. happening around neutral objectives like Lord and Turtle. Even though yes, it is technically an open and a very enclosed Muhtemelen spot Poison to Earth'leri be burada in, çok çok as long as Sans is nearby, 3 that yazdı Netherrealm biri. makes all the Interstellar difference. That izledim. extra bit of time makes all the difference for people like Boots, like the Art of Thievery. Bayan on değil this kadın. cloth from Kadınlar 2 CW. yazsın, So erkekler 3 now yazsın. we've come to this. Belli olmayanlar Game 6 number yazsın. 7, all on the line. The last time we were in this situation was about 2 or Türkiye'de 3 şu years oyunu ago in aslında versen Singapore ne doğru when söylüyorsun Bren Allah Sports went başkan all ya. the way against the Burmese Ghouls. Here in the Yaşım now, the 18. greatest finale. Yaşım What else is 18 left? diye It's farz just a matter of edebilirsin. Ben who öyle doesn't diyeyim de. overheat. It's Olgun just bir a insanım matter of bence who ya. Vallahi doesn't olgun bir insan. just tilt first and who has better communications. I think mechanically speaking, these teams Ha have shown doğru. that Rosa they're ile the aşık best of the dağlarımız best. doğru. I mean, it's 3 variables that they have to worry about. The laning stage, the team fight, and most importantly, the heart at the end of the Sofia day. sen bir bana Can hak they ediyorsun ya. coordinate Şu just as haberin well as all of olsun. their team Sofia. members? With that being said, this is going to be the final panelist with me, and as well as Leo. It's been good doing good work with you up here on the panel. Ya bu, boy. bunlar ne With that being anlatıyor said, ya? we're gonna Baba be throwing tiplere it bak. over to a break, and when we come back, the grand finals will conclude. Oo, on Apex Mlbb üyeliği. Eray DKLL, Nemesis Mlbb. Venüs'ün kaymakamı hak etti. Hak eden kişileri söylüyorum, hep gördüğüm kişiler. Beğendiğim adı şey yok. Oo, Yusuf Forza güzel. 4 dakikamız var. Son maça güzel. Ben bir saat bekliyordum yani son maça da vermediler. 1 saat seyirci gösterirler. Vallahi helal olsun. Helal olsun vallahi 3 dakika verdiler. Kamera ne Furkan Allah aşkına ya. Tipine bak kamera. Ya etkinlikleri kolektörleri neyine sırayım etkinlikteki kolektörleri. Yani Gusion Brody var bugün Apex'te de. Ben Brody'yi alacağım. Alabilirsem. Eyvallah Ramazan abim. Kesene bereket. Anatomi çalışacak bana Nilo'yu izle diyor. Anatom 5. sınıfta başlıyor zaten. Okudun mu abi başlat tabir ready izlediğin film kalmadı diyebilirim üstüne bunun filmleri. Başlat ready. Hatırlıyorum ya öyle bir şey sanki. Arkadaşım söylemişti. Kayırı patlamadı Can Hocan ya. Kayırı en iyisi Teddy. Anladın sen Cano. Teddy anladım bana bunu söyle. Kayırı en iyisi bence. Sence? Gelecek ayda Fleo ablam atsa. Oha hepsi beleş mi? Fleur ablam atmıyor artık ya. İsmini bile bilmiyoruz ablanın. 12 yaşında çıkmasın.
Shigi, Valir, Kadita ve Badanga Sonava bükücü kostümü serisi gelse. Sonava bükücü ne ya bilmiyorum ki. Yani dis değil ya. Boşver. Flap'tayız yakışıklı ya. Keyboy da yakışıklı. Baksana tiplere. Avatar serisini bilmiyorum ki ne bileyim. Teddy biliyor ya bizim Teddy. Tienzi ne alaka? Bizim Teddy Can biliyor. Evet ya FF'e geçtim. Artık söylemeye vakti geldi yeter. Yeter. Şigi Araplar sana ne kadar teklif etti? Teklif etmediler. Bir teklif gelse. Dubai'den bir teklif gelse nasıl olur? SLM az. 12 oyuncularını bilmiyorum ki. Ama Keyboy bir 22 vardır bence. 22. Thomas Pick'i bilmiyorum ya. Bilmiyorum ben beğenmiyorum Miro'yu. Lan nasıl bilmiyor Kayırı dünyanın en iyi ormancısı? Kim diyor onu kanka? Onu diyen biri yani. Onu diyen biri normal değildir. Turnuvada koşardan sonra eğildin sahne Şigi. Ha evet. Yemin ederim bizimkilere bakıyordum unuttum eğilmeyi ben en son eğildim. Herkes eğildi sonra ben eğildim. İnşallah bir gün ya transfer olacağız da orada yemek yok oraya olma. Gelmesin kardeşim Tienzi. Tienzi yani kahpe görüyorsunuz yazdığını şey şımarıyor. Sofya sen bana ne demeye çalışıyorsun? Biraz açıkça konuşur musun sana zaten? Ya 10 dakika attık TNC abicim ya. Gururu varsa yazmaz zaten. Ladies and Yazmasın gentlemen, istemiyorum. we are here now in the Philippines. It has strike TR'nin en iyi 12 jungle'ısı midnight, Suno and we tipi are değil misin going boş to bros a sen? game 7. Let's go! Yanlış mı biliyorum? This is the grand finals. We won. This is the grand finals. We deserve for the final game here Sahneyi again. değiştirmişler bu arada ilk Lapel, dörtten sonra Marco, and sahne Wolf. böyle değildi. It could not have gone any other way. This golden road from Yok Onyx. Jin'in bir saç This teli o diyen travel all yayıncıları around çok the ciddiye alma globe sen for başkan. Ap Bren. It's gonna be completed. O diyen yayıncıları The çok final ciddiye game alma of the game. başkan Can. Right? Everybody has to work for it. If you look back, everybody's shooting for AP Bren now. If you look back, in their M2 run, it's another best of 7. So every time that Few plays, and Flapteasy plays in the grand final so far, it will go to a game 7. Hey, you're right. Gym memberships, man, it helps you out in a lot of ways. That's right. Yanlış They bir are ekstra. here for Kayırı büyük bir endurance, kendisi. man. And right now, 3-3. I think it's safe to say for us on the desk, whoever takes it, we're satisfied, man. Oh yeah. Game 7 in the best series. Kim alır that we 12, have 12, casted 12'in in our almasını lives. istiyorum 12 It alacak is, bence. it is true. Which also makes it Nereye It's gidiyor? amazing death, and by the way, Niye öyle amazing hazırlanmışsın panelists as düğüne well. giderim Quick gider shout-outs to misali? Leo as well as Gideon, Sanki düğüne breaking gidiyor. it down all this while. You guys have been great, but now we're gonna look at the players. Oturmuş man. bizim Look at the elemanlar, trophy. oturmuş. Remember what you're fighting for. Hadi yeter artık Look at Allah'a that emanet. trophy, Mirko. Does that not spark emotions? It does. It sparks more than emotion. Hard work, dedication, everything put. Arkadaşlar bitmedi mi ya bu maçlar? Ne oldu ya? Ay hava buz gibi lan bugün buz gibi. Ramazan abi Montana üyelik atmış ben yokken kesene bereket abim benim. Allah sana 500 üyelik versin. M1'i kim kazanmıştı? Fireflux. Sen kimsin? Ben Şiar'ın abisiyim kardeş. Kardeşimi tehdit falan ediyormuşsun. Game 7 in the World Championship awaits, and it is
totally intense for anyone. All I can say is we're gonna bring our best. The players are gonna bring their best because the energy from the crowd here. They've been here since what? Tiyanzı kaydeden iyi mi 7-8 diyorsun? hours now. Doğru. Yeah, that's right. They're still strong. Amin 500'de sana atarım Furkan. Eyvallah abim benim. I'm even questioning. Hadi beyler tek maç. Kazanın siktir olup gidelim bize. 7 saattir yayındayız amına koyayım yeter. Aramız ağladı. At this point, it's mental, it's mechanics. Şu anda yayında 299 like var. Bir kişi daha like ederse 300 olacak. Şunu bir 300 yaparsak beni çok mutlu edeceksin. Mutlu olmamı istemiyorsanız dislike at geç. We're jumping the draft game number 7. Ap Bren against Onyx. Who wins this one will be the world. Kupa da ayrı güzel. Kupa güzel ya tabi. Güzel olmaz olur mu? Right off the bat. We can see the Guinevere. Apet küçük Fred 200 lira açacağım. 100 lira at. Garantiyi alayım kaportayı alayım sonra ederim. İnanmıyorum yalan söylüyorsun. I need tight 5 flux hoodle please. Ne diyor la bu? Oh thank you brother. Yeah, surely Bruno or the Fredrin should be the pick here for Ap Bren. I almost feel like you gotta set up for that Claude, man. Either you're gonna use Kapora mıydı? Kaporda mıydı? Ne sikimse. Both Super Marco as well CW which in my personal Fireflux bitti mi istemem. Furkan Black Kişi maçının 8 RG banlamasının bölümüne hani TN verdi saldığı maç. TN'den korkuyorlar kanka. TNZ birçok kere onları Amon'da falan tokatlamıştı ya. Kapora. Bruno Faramis or Claude Faramis. No reason not to pick it up if you're Onyx. Yeah, especially considering they might be up against either a Claude or a Brody. Two heroes that up against the tabii kardeşim Fireflux struggle. Onyx can definitely go for the Faramis here with, I mean, just take a look at the bans, right? Just throughout this series. 150 lira attı. 50 lira daha açan kanka olmaz öyle. Started out with just Bio heroes. It's a Kadita for Sans. It's an Indonesian hero. Freddy'ne karşılık Baxi'ye Kadita. We're talking about Onyx. Oh my goodness. Do you still want to go Lilia for Ap Bren or do you want to pick up the... I mean the Bruno is good. Faramis plus Fredrin though, that's a valid option here for Ap Bren because it's a classic combo. Decent versus the Kadita. There it is. Maybe they close it out with the Arlet. Here's the thing, man. I kind of feel like that Kadita pick was forcing that Faramis pick because it's a good answer, right? Kadita goes in, wants to burst. Ben inanmıyorum çünkü. Yok sen beni 50 lirayla kandıramazsın. 50 lirayla kandırılacak bir tipe benziyor muyum o zaman? Gece CS2 yayını. Hepinizi bekliyorum. Gece 11-12 gibi gelin CS2 yayınını yapacağım. Gece CS2 yayınımı yapayım YouTube'dan yoksa TikTok'tan Mobile Legends yayını. I'm looking at the draft here and I kind of feel like Onyx, they want to have a very solid front line. I feel like they want to go in. I feel like Metin 2 oynamıyorum. CS aç. Gece 2'de yapacağız. Gece 2. CS, Mlbb, YouTube Mlbb. YouTube'dan Mlbb olmaz. YouTube'dan yaparsın. YouTube'da Mlbb yapmama sebebim Ghost'im yok ki bilgisayarda. Sadece CSGO var. Oğlum ben sana gel eğitimle buluşalım, ayarla buluşalım diye yamanım hatırlıyorsan. Kanka sen niye Kürtçe küfür duymak istiyorsun? Ne yapacaksın Kürtçe küfre? Şimdi bir şey diyeceğim, yanlış anlaşılma olacak. Zeytinburnu'ndasın, kavga çıkacak. Sen beni bıçaklayacaksın. Abim gelecek kafana silahla sıkacak. Baban gelecek abime döner bıçağı çekecek. Hiçbiri. Valla yayını kapatayım, maz böyle uzanayım, başka bir şey istemiyorum. Vay kuzetlerim. Bak Cengiz'in doğru demiş. Mediterranean ne demek? Mediterranean ne demek biliyor musun? Mediterranean şey demek yani. Seni sikeyim, sana sokayım gibi bir şey aslında. That's the beauty of using the flex pick here in Game 7, right? Meanwhile for Ap Bren, they've gone for solid picks in their own role for the Brody, the Faramis, and the Fredrin. I would say the Fredrin can be flex, but for Ap Bren particularly, we've never Aksanı seen merak ettim, ben bana salayım. We've seen it multiple times into the mid lane even in ISF. Yes. Tamam mandalina versene. Bir tane sen de bir tane ben diyeyim kardeş payı. O kadar yayın yaptım burada sayemde. TikTok'um var ya.
from a few. Tabakları niye veriyorsun? Al şu tabakları. Azegora bave kallitanım ne demek? Kanka yani Azegora bave kallitanım diye bir küfür yok aslında. Bak 2-3 tane kelime yanlış yazılmış bu yazdığın şeyde. Onları doğru yazarsan ne olduğunu anlarım ben de. Gora bave kelli. Bu nasıl bir Kürtçe lan? Bunu hangi Kürtler kullanıyor? I don't know if that's a proper word, but yeah. It is now. Ya siz niye bu kadar merak ettiniz Kürtçeyi ya? Harbi ya şaka mı bu konuşulan konu? Go up to 6, that would be amazing. But the final ban here, coming in from Ap Bren, we will see if Bren rules. Ezbirçina. Öyle bir şey de yok oğlum. Azbirçima var, açım demek. Azbirçina diye bir şey yok. Ezbirçina şey gibi oldu. Why are you waiting? Projection, right? Yes. You gotta imagine it. You gotta do it. Do it now, man. Do it now. But Lilia getting banned out as well. They're really not taking the bait here. They do feel like this might be a key boy, Kadita. Now that they see this Brody, do they pick up the Bruno or do they still want the Claude? Claude is going to be a solid option for Onyx. Draft yorumlar mısın? Onyx, Kadita Baxia, Tedizza, Ap Bren'de. Maybe they pick it last, so now it means Faramis, Happy anniversary, by the way. Yep. Fredrin They might pick up something like şey almış. Brody almış. It's the Faramis, Eve. of course. 1% ban pick rate, 100% win rate. That's right. Sans bugün korku salacak bunlara. Sans var ya bugün bunların rüyası olacak Sans. Against a Eve. That's right. This Kianzi'yi is what niye happens in a banlıyorsun? long series, man. You wait to hold on to your ace. Exactly. Of büyük analiz. Everything and then Bad Miracle? I'm sorry. Nani? I said 4-0 something. Şöyle siz bir şu yayını bir 300 like yapın sonra bana bir şey sorun. Hala bak hala 299'da. Bir kişi like açacak 300 olacak ya ne kadar zor olabilir. Maybe a rupee actually for Ap Bren because it can check the Like atmamış mısın sen Military is şimdi? also open. Şeref. There's also a valid hero going up against Eve. I mean, you don't get some of the real world Tank manipulation, destek but at the öğretici same time, you're videoları. stopping from doing it. Attım CNM, teşekkür CNM. Khalid. So this leaves us with a gold laner. Will it be Harith? But that might be an overload of magic damage. Yeah. So they might just go standard. Ya Go for nerede draw. bizim adam? Zizu. Bak ortalığı sen karıştırdın. Herkes bana Kuttan ne demek? Cihabavetlerim ne demek? Yok. Azbirçima ne demek? Senin yüzünden sordukları sorulara bak. 309 mu oldu? Arkadaşlar şu yeni bir 400 like yapalım. Şu an 399 like'da. Oğlum niye gülüyorsun? Şu an 399'da şunu bir seri 400 yapalım aga. Edit Khaled. Cloud sondan çekildi. What did he do? He went in their base and he said, fight me, fight CW. He took that fight, he got that wipeout. I mean, at this point, you got the momentum. Don't stop. This is for the World Championship. Ortalığı karıştırdı ya Zizu. 50 lirayla ortalığı karıştırdı ya 50 lirayla ya. 50 lirayla Filipin'de ben şey alamıyordum lan. Burger King'den kola alamıyordum. Ap Bren, they might win this best of 7. They should win this best of 7 only with their standard playstyle. Their early game. To everyone tuning in. Ne oldu ben görmedim bekleyin. Bunlara mı diyorsunuz? Bunlara mı dediniz? Bu Kibo'yu sevgilisi lan bu arada. Şu sağdaki kız Kibo'yu sevgilisi. Bu en sağdaki evet. They should win this best of 7 only with their standard playstyle. Their early game. To everyone tuning in, ladies and gentlemen, welcome to the last game of the F5 World Championship, where either the golden zone will be Let's go! Be completed. We're jumping into the game. Where this game will determine the world champion. There's no other way to see it happen. One last time. Rizal Memorial Coliseum. Give it up for the two teams. Now, Kiboy as well as Ogwen, man. Kiboy şey oynuyormuş Kadita. Looks like this time maybe Bren is opting not to go aggressive into the jungle. Çözünürlük mü? Çözünürlük iyi değil mi şu anda? Will have an easier time farming up to level 4. CW opted to go for the Purify, knowing that he can be gone upon by Ogwen. And obviously, Flap TZ can go for the flicker play. Flap Furkanzi. I can eliminate the gold laner easily. Oh, solumda hemen şey var, kalorifer var. Elimi ısıtalım oradan. El ısıtmaca. Flap öleceğim Flap. Some damage placed down. Quick Sandguard gets him a bit more HP. Kyrie already looking for an invade.
Calteezy able to clear it out. Just a big one though. Kyrie looking for a little small one. Retrieves it. Kyrie 4 oldu. And pokes Calteezy, getting boots a bit more prio in the bottom lane. And again, we gotta Şöyle bir pause alıp tekrar Sans and yapacağım. Keyboy. I gotta say this duo has been İşref doing well Kutan for Onyx, but the same A12 can be said for tamam Q as well as 22 lira Oakwood. için teşekkür I do ediyorum feel kankam, like with the kesme composition that they bereket. both have, the mid duo is gonna be a very big impact in this game. Zizi benim 150 liramı atıyorsun hemen. Speaking of the mid duo here for Keyboy as 150 well as liramı Sans, ver. it's a tricky duo because you clear the waves fast, but you don't necessarily stay in that lane. It's gonna be up to Onyx on how they utilize this. Bugün Keyboy, Ap Bren, and at the same time, Ap Bren, Brody Cloud dışında herhangi bir ADC oynadı mı? Bu maç Bruno oynadı değil mi? Başka oynamadı galiba. can save his teammates, but they're not built for this Kadira. Able to pull them in, but not that Bir much maç da damage. Vaman Both oynadı Sans aynen. as well as Boost just won that level 4. Calteezy already leashing the turtle in a position where he can cancel at any moment. Kyrie thinks about it. But Boost as well as Sans now level 4. Doing the same thing. Kyrie with a shield unity into the back right now. Able to connect it onto Ogun, who has the Earth Shatter. Sanza çok güzel dive attılar. Ay, Flap'la Pef çok iyi oynadı. Harikasın Boots. Bu çocuk tavuk butu yiyip oyuna girdiğinde var ya paramparça ediyor cidden. Oh yeah, definitely AP Bren won the turtle, won the fight. This is the usual story of this best of 7. Look at AP Bren to win the early. Yes, it's the early game for AP Bren all the time. They're the masters of the early game that we saw all throughout this M5. Every time that they win, they destroy their enemies in the early stages. And you gotta say, FabTG started the charge once again, going in for the flicker Abi play. Nick'in nereden In geliyor? fact, they have both Sans. Sans forced to use Bilmem the ki flicker ya, and the nereden real world geliyor? manipulation to try to Şeyden keep ya. himself alive. CS But oynarken in the yapmıştım. end, during the turtle fight, he was a non-factor. And it's all thanks to Aşağıdan neye FabTG. bakıyorsun? Now Bak looking buna at bakıyorum. the item builds here, the Cloud has to delay Gözüküyor a mu little yayında bit şu? just Bekle because bakayım. he has to build a little bit of defense. But Ay, Boost chat'ime getting bakıyorum. attacked here. Chat. Look at that burst. My Chat yani sohbet. İngilizcesi chat demek, Türkçesi sohbet. Out. Real world manipulation. Popped down by Sans Ogun. Just posturing. Zoning Boots away. Meanwhile. Hangi takımı destekliyorsun? Looks like CW. Valla kanka hep Filipinler kazandığı için ben 12 kazanmasını istiyorum. Bir farklılık olsun. Artık Endonezya dünya şampiyonu olsun ya. 3 senedir Filipin. They've been getting the kills. They got the turtle. The faster they can get the outer turrets, the more space they're gonna deny from Keyboy. Aleykümselam. However, Metin 2 Fusion hayatımda plus oynamadım, and a lot of oynamam da. lane pile. Able to get to level 6. It's actually almost a level ahead of Suns. Size diğer takımlardan teklif geldi mi? Yo. Bunlar nasıl sorular? Ben saat mi satıyorum? Tişört nerede aldın? Saat kaç mı? And eventually they will activate Super Marco. Fortunately for Onyx. Abi azıcık bağırman lazım, şeyden heyecan yok. O zaman bekle, Murano abimden daha iyi sunacağım. Kaplumbağa fight'ını daha iyi sunacağım. Kyrie mavisini aldı, kaplumbağaya doğru yöneliyor. Buz kaplumbağayı çekiyor, Calteezy kaplumbağayı çekiyor. Flapteezy oraya doğru yönlendi. Kyrie Flapteezy'ye güzel bir fokus attı. Kyrie çok fazla hasar yedi. Flapteezy ölmüş bile. Flapteezy harika bir kaplumbağa çekişi yaptı. Tapta bir şeyler oluyor. Tapı görmek istiyoruz. Tapı görmek istiyoruz. Ovgüven orada güzel bir şey yapmış. Ovgüven! Öldü Ovgüven. Flapteezy! Flapteezy kaplumbağayı almadan önce 10 saniye önce Flapteezy dedim. And that is a trade. 1 kill up top for a turtle for AP Bren. Kyrie is one of the only junglers that can play a utility hero like Sesi kısın biraz, sesi kısın biraz. LDD thread the needle. Sesi kısın bak, chat'e bağırma yazmayın. Bağıracağım. Az eğlenek mi oğlum? 7 saattir yayındayım, mahvoldum. Belim ağrıyor yemin ederim. PVF çok fena bir fokus yedi. PV ultisini kullandı şimdi. Kyrie'yi kaldırdı Ovgüven. Ovgüven! Ooo Kebo! 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 But Sans picks him up. This is why I say, man, Super Marco, as well as CW, they're developing a relationship.
Super Marco came in, is like, I want to go down, but you're gonna come with me. And that's a positive trait, obviously, for Onyx. Babam bile içeride maçı izliyor lan. Evdekiler de maçı izliyor içeride Malatya yüzünden. one kill after that. Eventually he died, but that's all good for a Claude who's looking for farm in this early stage Kibo'yu of the game. sikti valla. Most importantly, they have Musim bak, Musi şeyi dedi. Musim Po dedi galiba, yanlış duymadıysam. Ne diyor oğlum bu sunucular? Hey, I just want to say, man, this time they're picking up the pace. Both teams are fighting, I would say, in a faster tempo here. Both teams are finding the mistakes, and this is what happens in the best of 7. Kaltezi sapa doğru yönlenmiş. Orada Kairido gördü onu. Kibo'ya Mesya boşluğuna atarak rakibi kışkırtmaya çalışıyor. Kaplumbağa kadar herhangi bir şey olmayacak. Kaplumbağa çıkmasına 5 saniye varken Ap Bren oyuncuları Kaplumbağa doğru pozisyon aldı ve Flap Teasy lane'i önden iterek Kaplumbağa'ya doğru koşuyor. Ne oldu Ishigi? So confident walking towards that bush, and that's a smart decision on his part. Kaltezi Kaplumbağa kendisine doğru çekti. Flap Teasy de orada. Kairi orada 5 ve 5 fight izleyeceğiz. Kibo'nun çok değişik bir yeri var. Kibo'yu bakalım ne yapacak? Kibo görünmezliğini kullandı. Flap Teasy CV harika bir fokus. Flop! Hiç şey çıkmadı bu fight'tan. Biraz daha bari izleyici artıyor. Ben bağıracağım. Ovgüven, Ovgüven! Flap ölmüş olabilir. Flap yok. Ovgüven ölmüş olabilir. Flash'ı var, ölmez. Oo! Kalden temiz bir kaplumbağa gördük. Like'ı 500 yapalım. Like'ı 500 yapalım arkadaşlar. Cidden son 10 kişi. Şey yapalım. Sesi biraz kısın, bağıracağım. Söylüyorum şimdiden. Kiboy ultisiyle kaçmayı başarıyor. Ancak o kuleyi vermek zorunda kalacaklar. Kiboy'un ultisi olmadığı için. Hayır. Kairi geldi. Kairi orada. Süper Marco'nun hasarına bakar mısınız? Süper Marco'nun hasarına bakar mısınız arkadaşlar? 3 kişi oldu ya vallahi. Alta niye kimse mi gitmiyor? Top kulesini istiyor iki takımda. İki takım da top kulesini istiyorken botta milyonlar birbiriyle savaşıyor. Ve Ap Bren top kulesini açmayı başardı. Şimdi hemen bir swap göreceğiz. CV ve Super Marco bota doğru yönlenecek. İki takım da bot kulesini isteyecek. Oh yeah, very clean right now. Onyx, it looks like they're being more responsive than being proactive. Whatever Ap Bren is doing, they want to counter it for better or for Super Marco'nun farmı şu anda 6500, CV'nin ise 5800 arkadaşlar. 800 bir gold farkı var. İki ADC arasında. Botta güzel bir fight göreceğiz sanırım. İki takım da bot lane'i istiyor. Yok. Ap Bren istemiyormuş. Ap Bren oyuncuları bota doğru yönlendi. Botta 5 ve 5 fight izleyeceğiz. Tam 15 saniye sonra. 15 saniye sonra botta 5'e 5 fight'i izleyeceğiz sanırım ki bu oyun yeri güzel. Kaltizi çok güzel bir smite attı. Sans'ın flash'ı yok. Sans bu hatayı yapmamalıydı. Sans Kiboy'dan güzel. Kiboy atamadı ultiyi. Atamayacak da ve harika. Kairi! Şöyle biraz kamerayı biraz kaldırayım. The problem there for Sans as well as Keyboy is that Ap Bren! The Lord was already respawning during that time, so Kaltizi temiz bir lord alarak şimdi makro oyunları beraber mid açtıktan sonra top 2 bot 2 isteyecekler sanırım. Lord bottan gidecek. Ap Bren'in şu an istediği top kulesini açıp mid'e dönmek. Dönek. Buradan Cumhurbaşkanı'na da selamlar olsun. Pevin safı var. Hiçbir şey yapamazlar. Kiboy Lord spawning back in the land of Dawn, this time on Ap Bren's side of the map. Yok, parçaladı hemen. Parçaladı çok boş bir kelime bence. Mardin mid yaptayım. Kiboy'un yeri güzel ancak
Kaltizi bunu tahmin ediyor, evet. Tahmin ediyor. Görüşünü verdi. Ap Bren tapa açtı. Şimdi mid 2'yi açtıktan sonra bot 2'yi açacak Ap Bren. Kyrie so far is taking the opportunity of Ap Bren setting everything up for him to farm for himself because he understands that he needs to CV get kasarsa as tanky as sıkıntı. possible. Yani ne kadar sıkıntı olur bilmiyorum ya. Bot 2 de açacaklar. Mid 2 açılıp bot 2'ye dönecekler. Onyx fight istiyor mu sanmıyorum. Çünkü şu an fight kazanabilecek güçte değiller. Ben Başak Burcu'yum ya. Eylül'de doğdum. 1 Eylül doğum günüm. Bota da bir tane vurarak botu açmayı başardı Ap Bren. Onyx şu an çaresiz bir şekilde bekliyor. Yapabilecekleri şeyler kısıntılı. Belki Kadita patlarsa Onyx fight istiyor. Onyx fight istiyor. Bu fight mantıklı mı Onyx için? Değil. Değil. 5 kişiye ulti attı. Kibo'yu gördü. Kibo'yu gördüler. Kibo'yu gördüler. Kiboy. Boots öldü. Boots arada kaldı. Süper Marco'nun hasarı şu an çok fazla arkadaşlar. İçeride kimse duramaz. Kimse duramaz. Kiboy da öldü. Kiboy'un ultisi yok. Ovgen'den harika bir flash W. Kiboy da öldü. Onyx, they made a move. That was a brave engage. Süper Marco mid 2'yi açtı. Mid 2 gitti arkadaşlar. Tutamaz orayı çünkü işte açtı çünkü yok. Bot 2 harika. Harika bir makro oyun görüyoruz Süper Marco'dan. Nick'in hakkını veriyor Süper Marco makro oyunuyla. Süper Marco. Babysitting Sans during that time because he knows that the Khalid will eventually jump and they needed to punish. What that meant is that after the jump, Ap Bren Lord etrafını alıp Onyx'i Lord'a sokmazsa %100 maç win arkadaşlar. Because the Nether Realm is available, so Onyx tried to go for the play, didn't have the items to back it up. Spikerliğimi beğenmeyenler varsa arkadaşlar yan tarafta Maranoid var, bak oraya gidebilirler. O arkadaşın maç sunumunu izle. Kyrie ne yapıyorsun? What are you doing bro? Kyrie! What the fuck are you doing brother? Please! Kibo! Ovgen Kibo'yu kesti. Ap Bren! Ap Bren! Ap Bren! İkinci kez dünya şampiyonu mu olacak Ap Bren? İkinci kez dünya şampiyonu! Ap Bren ikinci kez dünya şampiyonu! Ap Bren! Ap Bren! Ap Bren! Ap Bren ikinci kez dünya şampiyonu. Flap Tize ve PF mi neyse artık nasıl okunuyor bilmiyorum arkadaşlar. İkinci dünya şampiyonluğunu almış bulunmakta. Ağlıyorlar, 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 ağlıyorlar. Flap Tize ağlıyor. Dönek değilim dostum. Ey Ap Bren. Shigi gel buraya Shigi. Ap Bren. Ap Bren. Ap Bren. Ap Bren. Ap Bren. Nice try Onyx. Kim? Onyx'e üzüldüm. Onyx'e üzüldüm. Elinize sağlık kardeşlerim, iyi iş çıkardınız. Tebrikler. Ap Bren. Şimdi size çeviri de yapacağım, gideceğim sonra 5 dakika. Kamera nerede? Ve şimdi onları buraya çağırıyoruz. Onyx gelin buraya. Lütfen buraya gelin lütfen. We'd like to call on our first runner-up, Onyx. İlk finale çıkan takım Onyx. Onyx. Teşekkür ederiz. Bize gösterdiğiniz
Şov için teşekkür ederiz. You may now take Ve şimdi siz buradasınız. Finale çıktınız. You may now take your bow. Ya dur kapat şu telefonu. Elinize sağlık, iyi oynadınız. And we hope to see you guys stronger next year. Bak Paranoid abim gidin bakayım size çeviri yapabilecek mi? Paranoid abim hayatta çevirme yapmaz size. Kyrie ağlıyor yani çok üzülüyor bu çocuk. Kyrie, listen to them. Say your name. Thank you so much, Onyx. Onyx size teşekkür ediyoruz. Bize gösterdiğiniz şov için. And now, give it up for your M5 World Champion. Ve şimdi M5 Dünya Şampiyonu Ap Bren. Ya ben Filipinler olsun istemiyordum ya. Two-time World Champion. Kadita Nura... Oğlum Kadita mahvetti rakibi. Ne demek Kadita Nura ya? Kadita iyi oynamadı mı maç arkadaşlar? Bence çok iyi oynadı ki bu. We'd like to welcome Mr. Lucas Mao, Managing Director of Moonton Esports, and Miss Sophie Guo, Regional Esports. Oğlum ben işin eğlencesindeyim ya. Canım sıkılıyor diye eğlenmeye çalışıyorum. Lucas Mao. Sopiego, Regular Espor Monton Games. Herhalde adamın Monton kurucusu, öbürü de karısı galiba. İkinci kez dünya şampiyonu oluyor Ap Bren. Pandora yedek XP lane. Super Marco. Kyle Teasy. Oğlum bu Kyle Teasy tip olarak Sidar'a benzemiyor mu? Hafiften bir çekik gözlü olmasa. İkinci kez dünya şampiyonu oldu şerefsiz. Flap Teasy vardı, bir de Piv vardı. Piv mi Pev mi neyse. Altın mı lan o madalya acaba? Eğer altınsa valla bana turnuva hiç para vermese, sadece şu madalyayı versinler bana yeter ya. Oğlum kaç kişi bunlar? 50 tane madalya getirmen lazım. Coach Bren and the legendary Coach Ducky. Analiz Shigibun. All the people behind the scenes, managers, staff, and everyone who made this win possible. You are now two-time world champions. Hak eden kazanmadı. Kaç para aldı ya bunlar? 300.000 dolar. Kişi başı 20.000 cebe atsalar. 7 tane oyuncu var desen 140.000. 100.000'i Bren alsa 50.000'i koç analist, menajer falan yalandan. Temiz para. Furkan düşünsene bunların yerinde siz vardınız. Vallahi kanka şahsen ben finale çıksam kaybetsem üzülür müydüm? Tabi üzülürdüm ama bir yandan da çok gururlu olurdum ya. Hani ikinci olsam. Ya bu kadar düşük şartlara rağmen ikinci olabiliyorsam orada çok büyük bir başarı benim için. And to celebrate the achievement of our finals MVP, let us all welcome. MVP kime verir sizce? Kaltizi'ye verecek bence MVP'yi. Final MVP'sini. Kaltizi'ye verir. Jerry Chao. Smartphone Control Project Manager Asus Filipines. Asus telefonun kurucusuymuş Filipinler'deki. Salak yazıyor da niye uydurayım, sen mal mısın oğlum? It's time to announce the M5 World Championship Finals MVP. Kaltizi. Congratulations Kaltizi. to Flap Teasy. Flap mı?
Nasıl diyor. What diyor bak duydunuz mu? Nasıl mı flop arkadaşlar? Flop oynadığı maçlarda bu arada şaka maka bir yana ağır diff attı Buts'a bence. Ağır buff attı. Kaç para almış bu eleman ya? Oğlum kaç para almış Flop abi? 5000 dolar almış final MVP'si. 5000 dolar da iyi para. Sobrang nakakashock po kasi. Teşekkür ediyorum Filipin halkı. Bizi desteklediğiniz için çok sağ olun. Bugün burada olmaktan gurur duyuyoruz. İkinci kez dünya şampiyonu oldum. MVP olduğumu düşünmüyorum. Takım olarak kazandık. Salak mısın? Çok sağ olun. Allah'a emanetsiniz. Lan salak mısın oğlum sen? Ne oldu oğlum sen mal mısın? Foro tut şunu, MVP oldun. Thank you very much to Mr. Lucas Mao and Miss Bay Lucas teşekkür ediyorum. Thank you to Miss Jerry Chow. Jerry Chow teşekkür ediyorum. Gidebilirsin. Evet beyler. Ap Bren. Your trophy Bugün is sizin right gününüz. there ahead of you. Gidin ve kutlayın. Hadi. You may now take your walk. Siz kazandınız. Siz dünya şampiyonusunuz. Your pursuit towards greatness has led you to be crowned as the world champion. Evet işte dünya şampiyonu. And now Ve şimdi it's time to raise the trophy. onların zamanı. Immortalize this legacy. In 3, 2, 3, 2, 1. Kaldır. Baylar ve bayanlar. Ap Bren burada. your two-time world champion. 2 defa dünya şampiyonu oldular. Çok mutlu gözüküyor taraftarlar. Epic clash of titans Clash Royale oynayarak buralara kadar geldiler. has proven their greatness. Onlar dünya şampiyonu. Bang Bang M5 World Championship has finally come to an end. We have witnessed history, and let's not forget that M5 is powered by Moonton, presented by Kidia, and supported by ROG, the official gaming phone. Oğlum Grab, sabahtan beri the çeviriyorum, official sesim Super gitti. App partner, and Secret Lab, our official share partner. Montona, Kidia'ya, Rockpon'a teşekkür ediyoruz. Partnerlerin hepsine çok teşekkürler. M5'i desteklediği için çok sağ olun. We hope you enjoyed this tournament and we thank you. Ve teşekkür ederim. Mobile Legends'ı desteklediğiniz için. Dünya şampiyonası. Benim adım Mara. Ben Tito Magigori. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Arkadaşlar, işte beni öbür yayıncılardan ayıran en büyük özellik de bu bak mesela. Paranoid izleseniz siz hiçbir şey anlamaz, yalandan izlerdiniz. Ben size çeviri de yapıyorum burada. Yani ne istiyorum? Yayınımı 400 like yapın. 7 saattir yayındayım amına koyayım. Yani 400 like olmamış daha yayın. 2 saat burada size dil döktüm. 4 tane dili çevirdim. Malakança, Tagolakça, İngilizce, Kürtçe, Türkçe. Her dili çevirdim İngilizce. Çok mu şey istedik? Arapçam yok ya. Arapça bir anikımık demeyi biliyorum. Anikımık dışında bir şey bilmiyorum Arapçada. Aa ya sesim kısıldı ya. Bir saniye.
Şunu şuraya alalım. Oyun yok kanka, 7 saattir yayındayım. Gece gel CS oynayacağım. Gece CS yayını yapacağım. Yok abi, eve gelmem ben. Boş boş niye bekleyeyim? Yayındayız kanka, ekmeğimizin peşindeyiz. Ne yapalım? Beyler, M5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu M5'ten ne öğrendiniz? Şiki, bir analist olarak ne öğrendin kanka? Bir analist olarak M5'ten gel bakayım buraya. Nasıl hiçbir şey öğrenmedin? Ne siki? Niye geldin? Neyse, Charlotte Tottenham'a göre bence yeni dünya turnuvasıydı. Bence de güzeldi ya. Çünkü çok şaşırtıcı şeyler falan oldu. Ne bileyim, kimsenin beklemediği şeyler oldu. Yani kamera amına koyayım. Tamam, şu an. Herkese şaşırttılar bu arada. Yani ne bileyim, mesela Devu 4. oldu. Biz gruptan lider çıktık. Homeboys erken elendi. 12-3-0 kazanırken bugün 4-3 kaybetti. Çok güzel bir dünya şampiyonasıydı ya. Valla çok keyif aldım ben açıkçası izlerken falan. Oynarken de. Yani biz öbür dünya şampiyonlarında bu kadar maç oynamadık herhalde. Bu turnuvada kaç maç oynadık la biz? Bir de maçlar Bo 3, Bo 5 diye sürekli. Çok fazla maç oynadık. Biz gruptan çıktık, bizim max başarı. O da bir başarı. Şahsen bizim elimize başka ekip çıksa, gitseydi gruptan çıkamazdı yani moruk. Analistimiz bir şeyimiz olmadan yine az çok bir şeyler yaptık. Shigi vardı, Shigi uyuyordu. Nasıl analist? Saat 8'de Shige'ye yazıyorum, uyuyor abi çocuk. Bu analist nesi kime yarıyor? Dev'un yerine Dev'u yenmemiz gerekiyordu. O ayrı konu. Dev'u %100 yenmemiz gerekiyordu. Dev'udan daha iyi oyunculara sahibiz. Bir jungle'ları bizimkinden iyi o kadar. Jungle Diff'ten kaybettiniz zaten her maçı. O son Rambot maçı neydi öyle? Öyle bir oyun Hangi Raya kostüm gelecek? Ben Allot'a geleceğini düşünüyorum. Sen Savo'yu tokatlardın be Apex. Valla Savo ligi almasa Savo'nun amına koyardım da, ayıptır söylemesi de. Çocuk her maç ligi aldı. Sikti beni. Tigrer falan oynuyordu. Söylediği şeye bak. Şimdi Savo gelse, Case'ini alsa ceza yiyecek. Turnuvaları bir daha Alsın amına koyayım. Kim kimi koparıyor kendi payına. Furkan 4. olsa yatırım gelir mi TR'ye? Kanka yatırım bilmiyorum ya, o konuda emin değilim mesela. Bilmiyorum kısaca kanka, bir şey değişir miydi sanmıyorum ya. Bir şey değişmezdi belki. Apex Mlbb kaç para kazandın şimdi abim? Kişi başı 30 bin dolar kazandık. Çok ağır Roam bir analist vardı. Evet, kişi başı 30 bin. Takım olarak değil, direkt kişi başı 30 bin. Shigi, Sacit de, Vlad da, takım menajeri de, Aber Abuzer de. Yani 15 kişiydik, herkes 30 bin dolar aldı. Ya bu amına kodumun... TL. Evet, Barışçı üstüne düşerse fark yaratır. Yani ne yapabilir ki kanka, Barışçı çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum ya. Barışçı ne kadar çok büyük kitleye sahip olsa, büyük bir adam olsa da bu Barış, yani bu şeyle ilgili aslında arkadaşlar, Monton'la ilgili bir sorun. Barışçı ile veya Fireflux'la alakalı bir sorun değil bu. Bu tamamen Monton'la alakalı bir şey. Son 3 M serisi. Sizin emoji ne oldu? Valla ben emoji için yazdım açıkçası. Bana şu an öyle bir plan yok dediler. Gözüm niye böyle gözüküyor la kamerada? Gözüm böyle içi kırmızı gözüküyor da gözüm öyle değil arkadaşlar. Kamera bu. Buradan ne çıkarıyoruz? M6'ya FF gitmiyor. Olabilir, olabilir. Belki Türkiye'de yetenekli ekipler var. S2G gibi, Nextria gibi. Belki onlar şansını dener. Türkiye'deki turnuvada başarılı olurlarsa şansını deneyebilirler.
Harem 6'ya ben gidiyorum. Shiggy Jungle. Shiggy Jungle oynayamaz ya. Çoluk çocuk lane'i değil o. Shiggy'm aldı mı o da Rockpone ya? Lavuk'ta da bedava Rockpone aldı. Beleşe telefon aldı. Geldi Filipin'de tatil yaptı 2 hafta. Dişini yaptırdı. Telefon aldı. Daha ne olsun abi? Ya ben bu kardeşim için daha ne yapayım? Bir abinin yapabileceği max şey değil mi arkadaşlar? Beleş diş, beleş telefon. 2 haftalık Filipin tatili. Rockpon beleş bak burada. Bir şeyini açayım hemen. Bak burada. Bak duvar kağıdım nasıl? Ölümüne FF amına koyayım. O zaman chat'e çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Rockfon 6'yı vereceğim. Chat'e Tianzi istifa yazmanız yeterli. Rastgele bir kişiye vereceğim. Tamam yapıyorum. Tianzi sana göre değil dostum bu mobilecisi. Wild Rift'e git. Yazmayı bırakacak şimdi oyunu. Hala satılık salıyorum Furkan. Satılık. Tiazi chatten çıkmıştır ya dayanamaz o. Arkadaşlar neyse onu bunu boş verin. 7 saat 8 dakikadır yayındayım. Valla belim ağrıdı. Ben artık gidiyorum. Gece belki YouTube'dan CS yayını yaparım. CS oynarım veya TikTok'tan veya TikTok'tan şey yaparım. Mobile Legends yayını. İkisinden birini yapacağım. Geldiğiniz için çok sağ olun. Benle beraber 7 saatinizi geçirdiğiniz için çok sağ olun. Umarım sizi az da olsa keyiflendirmişizdir. Az da olsa eğlendirmişizdir. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tienzi boş yapma amına koydum veledi. Anlasana TNT'yi.